Sümer tabletlerinin şifresi. Bağdat'ın kuzeyinde, Dicle Nehri'nin kıyısında sabahın ilk ışıkları toprağa düşerken, Doktor Jonathan Hartwell çadırının önünde oturmuş soğumuş kahvesine bakıyordu. Elleri eskimiş bir deri kaplı not defterinin üzerindeydi, parmakları sayfaları çevirirken zihninin derinliklerinde 10 yıllık yorgunluk birikmiş gibi hissediyordu. 42 yaşında, İngiliz asıllı bir Sümerolog olan Jonathan, Oxford Üniversitesi'nin Antik Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde öğretim üyesiydi. Hayatının son 10 yılını eski Mezopotamya yazıtları üzerine geçirmiş, Londra'dan Berlin'e, Berlin'den Tokyo'ya kadar pek çok müzede Sümer tabletleri incelemiş, bunların büyük çoğunluğunun yalnızca ticari kayıtlar ya da hukuk belgeleri olduğunu defalarca kanıtlamıştı. Ama bu kez iş farklıydı. Elindeki not defterinin son sayfasına birkaç hafta önce Londra'da şöyle yazmıştı: "Eğer Profesör Al-Raşid'in söyledikleri doğruysa, dünya tarihinin en büyük keşfiyle yüz yüzeyiz." Profesör Tarik Al-Raşid, Bağdat Üniversitesi'nin emekli arkeoloji profesörü. 73 yaşında, beyaz sakallı, gözlerinde tuhaf bir ışık taşıyan, Irak'ın en köklü arkeoloji hanedanlarından birine mensup olan bu adam, 3 ay önce Jonathan'a Londra'da beklenmedik bir ziyarette bulunmuştu. Jonathan o sabahı hala net biçimde hatırlıyordu. Üniversitedeki ofisinde öğrenci ödevlerini düzeltirken kapısının çalındığını duymuştu. Kapıyı açtığında, uzun boylu, hafif bükük omuzlu, kirli beyaz bir keten takım elbise giymiş yaşlı adamı görünce önce onu tanıyamamıştı. Sonra adamın gözlerindeki o özgün ışığı fark etmiş ve sesi titreyerek sormuştu: "Profesör Al-Raşid?" Adam başını sallamış ve hiç zaman kaybetmeden içeri girmişti. "Jonathan," demişti Arapça aksanlı İngilizcesiyle, Sümerolog'un karşısındaki koltuğa oturarak. "Seni uzun süredir takip ediyorum. Çalışmalarını biliyorum. Ur tabletleri üzerine yazdıklarını okudum. Lagaş kazısında yaptığın sınıflandırma çalışmasını inceledim. Sen bu işin en iyi insanlarından birisin." Jonathan biraz mahcup olmuştu. "Çok naziksiniz, profesör. Ama bu kadar yoldan gelmenizin sebebi övgü değil herhalde." Al-Raşid hafifçe gülümsemişti. Sonra ceketinin iç cebinden dikkatli biçimde katlanmış, sararmış bir kağıt çıkarmıştı. Masaya koymuş ama henüz açmamıştı. Elini kağıdın üzerinde tutmuş ve Jonathan'ın gözlerinin içine bakmıştı. 1987 yılında, Nippur'un 12 kilometre güneyinde, kayıt dışı bir kazı yapıldı, demişti alçak sesle. Saddam rejiminin özel arkeoloji birimi tarafından. Bu kazıyı yöneten kişi babam, Profesör Mahmud Al-Raşid'ti. Babam o kazıdan 16 tablet çıkardı. 16 tablet, Jonathan. Ve o tabletler daha önce keşfedilen hiçbir şeye benzemiyordu. Jonathan'ın nefesi tutulmuştu. "Neredeler şimdi?" Al-Raşid yavaşça kağıdı açmıştı. İçinde Sümer çivi yazısıyla dolu küçük bir fotoğraf vardı. Jonathan fotoğrafı alıp gözlerinin önüne getirdiğinde, içinde bir şeylerin uyandığını hissetmişti. Çivi yazısının biçimi, alışılmadık derecede düzenliydi. Sanki bir şiir gibi, bir ritim taşıyordu. Standart Sümer ticaret tabletlerinde gördüğü kuru kayıt dilinden tamamen farklıydı. "Bu," demişti Jonathan yavaşça, "bu erken hanedanlar döneminden çok daha eski görünüyor." "M.Ö. 3500'den önce," demişti Al-Raşid. "Belki milattan önce 3800. Yazının henüz sistematik bir forma kavuşmadığı dönem. Ama bakıyorsun ve görüyorsun ki bu tabletlerdeki semboller son derece sistematik. Kasıtlı, şifreli. Şifreli mi? Babam ömrünün son 20 yılını bu tabletleri çözmeye çalışarak geçirdi. 2003'te, Bağdat'ın bombalamaları sırasında hayatını kaybetti. Notlarını bana bıraktı. Ben de son 20 yılı aynı işe harcadım. Ve şimdi, Jonathan, şimdi artık tek başıma devam edemiyorum. Çünkü tabletlerde Sümerce'nin yanında bilmediğim bir dil daha var, ikinci bir dil. Daha eski bir dil." Jonathan fotoğrafa tekrar bakmıştı. Gözleri semboller arasında dolaşırken gerçekten iki farklı yazı sistemi fark etmişti. Biri tanıdık Sümer çivi yazısıydı, diğeri ise, hiç görmemişti. "Bu tabletler şu an nerede?" diye sormuştu. "Irak'ta, güvendeler. Seni oraya götürmek istiyorum." İşte o günden bu yana 3 ay geçmişti ve Jonathan Hartwell şu an Dicle kıyısında soğumuş kahvesine bakarken,
yanındaki çadırda Profesör Tarik Al-Raşid'in uyuduğunu, sabah olur olmaz yola çıkacaklarını ve hayatının en büyük macerasının eşiğinde durduğunu düşünüyordu. Kahvesini bitirdi, kalktı, ufka baktı. Güneş Mezopotamya'nın üzerine doğuyordu. Tıpkı binlerce yıl önce, ilk insanların bu topraklarda ilk sembolleri kilden tabletlere kazıdıkları sabahlar gibi. Çadırdan çıkan ilk kişi Tarik Al-Raşid oldu. Yaşlı profesör her sabah yaptığı gibi elinde küçük bir tesbih tutarak yürüdü, Dicle'nin kıyısına kadar gitti, suya baktı ve sessizce bir şeyler mırıldandı. Jonathan onun bu ritüeline alışmıştı artık. Adam dua ediyordu. Ama sadece Allah'a değil, sanki nehre de, toprağa da, havaya da dua ediyordu. Mezopotamya'nın kendisine. Jonathan yanına yaklaştı. "Bugün kaç saat yol var?" diye sordu. Al-Raşid tesbihini cebine koydu. 3,5 saat. Belki 4. Yol iyi değil. Güvenli mi? Yaşlı adam hafifçe güldü. Irak'ta, güvenli mi, sorusunun ne kadar naif göründüğünü bilen bir gülüşüydü bu. Bu topraklarda hiçbir şey tamamen güvenli değildir, Jonathan. Ama benim adamlarım yolu hazırladı. Sorun çıkmaz. Ekibin diğer üyeleri de çadırlarından çıkmaya başladı. İlk olarak Lena Kovacs göründü. 38 yaşında Macar asıllı bir dilbilimci olan Lena, Budapeşte Üniversitesi'nden geliyordu. Kısa, kumral saçlı, yeşil gözlü, her zaman üzerinde onlarca cep bulunan bir yelek giyen bu kadın, Jonathan'ın Londra'daki eski bir konferansta tanıştığı ve hemen saygı duyduğu biriydi. Proto-Hint-Avrupa dilleri üzerine uzmanlaşmıştı ama antik Yakın Doğu dillerine de hakimdi. Al-Raşid'in bahsettiği o ikinci, bilinmeyen dil için ekibe katılmıştı. Arkasından Marco Bellini çıktı. İtalyan, 45 yaşında, kalın kenarlı gözlüklü, her zaman sigara içen, her zaman gergin görünen bir arkeolog. Floransa Üniversitesi'nden geliyordu ve arkeolojik stratigrafi konusunda Avrupa'nın en iyi isimlerinden biriydi. Bir tablete bakıp, bu MÖ şu yüzyıla ait, diyebilecek kadar deneyimliydi. En son çıkan ise Sami Haddad'dı. 29 yaşında, Lübnanlı, zayıf yapılı ama inanılmaz enerjik bir genç. Bağdat'ta büyümüş, sonra Beyrut'a taşınmış, ardından Paris'te bilgisayar mühendisliği okumuş. Dijital arkeoloji konusunda uzmanlaşmıştı, tablet görüntülerini bilgisayara aktarıp 3 boyutlu modeller oluşturuyordu, yazı tanıma algoritmaları geliştiriyordu. Ekibin en genci ve teknoloji adamıydı. 5 kişiydiler. 5 farklı ulustan, 5 farklı uzmanlık alanından. Kahvaltı kısaydı. Al-Raşid'in yanında getirdiği Irak ekmeği, biraz peynir, çay. Kimse fazla konuşmadı. Sabah sessizliğinde Dicle'nin sesi her şeyin üstündeydi. Yola çıktıklarında güneş iyice yükselmişti. 2 araç vardı. Önde Al-Raşid'in güvendiği 2 Iraklı şoförden biri, Hakim, direksiyon başındaydı. Arkada diğer şoför Velid. Her iki araç da eski, toz içinde Land Cruiser'dı. Jonathan Al-Raşid'le aynı araçtaydı. Lena da onlarla geliyordu. Yolculuk boyunca Jonathan, Lena ile o fotoğrafı tekrar inceledi. Al-Raşid fotoğrafı onlara bırakmış, kendisi gözlerini kapatmıştı. "Şuna bak," dedi Lena, fotoğrafı tutarken parmağıyla alt satırlara işaret ederek. Bu üst kısım klasik erken hanedanlar dönemi Sümer çivi yazısı. Ama bu semboller, parmağı aşağı kaydı. Bunlar farklı. Bakış açısı farklı. Sümer çivi yazısı soldan sağa gider ya, bu semboller neredeyse dairesel bir düzen izliyor. "Spiral mi?" diye sordu Jonathan. "Spiral değil tam olarak. Ama doğrusal değil kesinlikle. Sanki, merkeze doğru yönelen bir yapı var, bir anlamda içe dönen." "Proto yazı olabilir mi? Sümer öncesi?" Lena dudaklarını büzdü. "Olabilir. Ama proto yazı bu kadar sistematik olmaz. Proto yazıda semboller daha dağınık, daha sezgisel olur. Bu semboller kasıtlı bir düzen içinde. Biri bunları öğrenmiş, bu düzeni bilen biri yazmış. Yani bir yazı sistemi. Evet, bilinmeyen bir yazı sistemi." Jonathan pencereden dışarı baktı. Çöl manzarası geçip gidiyordu. Zaman zaman yol kenara çökmüş, zaman zaman toprak o kadar sertleşmişti ki araç neredeyse zıplıyordu. "Tarik," dedi Jonathan yaşlı adama dönerek. "Babanızın notlarında bu ikinci dil hakkında ne var?" Al-Raşid gözlerini açtı. Bakışları uzaktaydı, sanki şu an orada değil de çok daha eski bir zamanda, babası Mahmud'un yanındaydı.
Babam, dedi yavaşça, bu ikinci dilin Sümer öncesi bir medeniyete ait olduğunu düşünüyordu. Belki milattan önce 4500'e kadar giden bir medeniyete. Ve şunu yazmıştı notlarına, bu semboller bir dil değil, bir hafıza sistemidir. Hafıza sistemi mi? Evet, babam, bu sembollerin kelimeleri değil, kavramları temsil ettiğine inanıyordu. Soyut kavramları, zaman gibi, ölüm gibi, tanrı gibi, evren gibi. Al-Raşid durdu ve bir şey daha yazmıştı. Bu semboller bana Indus Vadisi yazısını hatırlatıyor. Ama Indus'tan 500 yıl daha eski. Lena dikkat kesildi. Indus Vadisi yazısıyla benzerlik mi? Bu inanılmaz olur. Biliyorum. Indus Vadisi yazısı hala çözülemedi. Eğer bu tabletlerdeki dil gerçekten Indus yazısıyla akraba bir sistemse, ikisi birlikte çözülebilir, dedi Jonathan alçak sesle. Üçü birden sustular. Araç bir tümsekten geçerken sarsıldı. Hakim direksiyon başında bir şeyler mırıldandı. Dışarıda rüzgar kumu kaldırıyordu. Jonathan tekrar fotoğrafa baktı. Sembollerin üzerinde gözleri dolaşırken içinde garip bir his uyandı. Akademik heyecanın ötesinde bir şeydi bu. Sanki bu sembolleri daha önce görmüştü. Rüyasında mı? Hayır, bu saçmaydı. Ama his gerçekti. Lena'nın sesi onu düşüncelerinden kopardı. Jonathan, şu orta kısımdaki sembole bak. Parmağını fotoğrafın tam ortasına koydu. Bu sembol, bak, bu sembol Sümer çivi yazısında, An, işaretine benziyor. An, Sümer'de gökyüzü tanrısı demek. Ama bu versiyon çok daha eski görünüyor. Sanki An sembolünün atası. Jonathan yakından baktı. Gerçekten de benziyordu. Daha yuvarlak, daha ilkel, ama temel form aynıydı. Eğer bu sembol An-ın atası ise, dedi yavaşça, o zaman Sümer Panteonu'nun kökleri biz şimdiye kadar düşündüğümüzden çok daha derine gidiyor. Al-Raşid onlara baktı. Gözlerinde o tuhaf ışık tekrar parlıyordu. Tabletlerin tamamını gördüğünüzde, dedi sessizce, bunlar size çok daha büyük şeyler söyleyecek. Öğleden sonra, güneş en yüksek noktasına ulaşmış ve araçların içi fırın gibi ısınmışken, hakim aniden durdu. Önlerinde küçük bir köy vardı. Birkaç kerpiç ev, bir cami, bir kuyu. Köyün girişinde iki adam duruyordu. Silahsız görünüyorlardı ama duruşlarında bir sertlik vardı. Hakim Al-Raşid'e döndü ve Arapça bir şeyler söyledi. Al-Raşid başını salladı. Kontrol noktası. Ama bizimkiler. Endişelenmeyin. Araç yavaşladı. Adamlardan biri hakimin penceresine yaklaştı. Birkaç kelime alışverişi oldu. Adam gülümsedi ve el salladı. Geçebilirlerdi. Ama Jonathan o anda, kısa bir an için, köyün arkasındaki tepede bir şey gördü. Bir silüet. Birisi oturmuş onları izliyordu. Sonra silüet kayboldu. Kimseye söylemedi. Ama zihninin bir köşesine not etti. Köyü geçtikten sonra yol iyice daraldı. Artık yol bile denemezdi buna, iki araç arasının zar zor açık kaldığı, taşlı, engebeli bir patika uzanıyordu önlerinde. Hakim direksiyon başında küçük homurtular çıkarırken Velid arkadaki araçta onu takip ediyordu. Jonathan penceresinden dışarı bakıyordu. Manzara değişmişti. Düz çöl yerini hafif dalgalı, alçak tepelerle çevrili bir ovaya bırakmıştı. Toprak burada farklı bir renkteydi. Sarı gri değil, daha koyu, neredeyse kızıl. Ve zaman zaman yüzeyden çıkıntı yapan şeyleri fark ediyordu Jonathan. Kırık kiremit parçaları, yanmış toprak izleri, eski bir yerleşimin kalıntıları. Burası, dedi Al-Raşid pencereden dışarı bakarak, antik dönemde büyük bir sulama kanalının geçtiği yerdeydi. Dicle'den gelen bir kol, şimdi kurumuş. Ama o zamanlar bu arazi tarım açısından son derece verimliydi. İnsanlar binlerce yıl burada yaşadı. Hangi dönemden kalıntılar bunlar, diye sordu Lena. Üst katmanlar Babil dönemine ait. Onun altında Akkad. Daha derinde erken hanedanlar dönemi Sümer. Ve onun da altında. Al-Raşid durdu. Ve onun da altında, diye sordu Jonathan. Babam, adlandırılamayan dönem, diye not etmiş. Çünkü o döneme ait başka hiçbir yerleşim yeri kayıtlarda yok. Hiç. Araç durdu. Önlerinde alçak, kumlu bir tepe yükseliyordu. Görünürde hiçbir şey yoktu. Bir tel gibiydi, Mezopotamya'ya özgü, üst üste yığılmış yerleşim katmanlarından oluşan yapay tepecikler. Bölgede binlercesi vardı ve büyük çoğunluğu hala kazılmamıştı. Hepsi araçlardan indi.
Sami arka bagajdan ekipmanlarını çıkarırken Marco sigarasını yaktı ve çevreyi incelemeye başladı. Kazılmamış bir tel, dedi Marco alçak sesle, gözlükleri üzerinden tepeye bakarak. Yüzey toplanması yapılmış mı? 1987'de, dedi Al-Raşid. Babam ve ekibi. Ama kayıt dışı olduğu için hiçbir akademik veri yayınlanmadı. Peki tabletler nerede, diye sordu Jonathan. Al-Raşid cevap vermedi. Bunun yerine yürümeye başladı. Tepenin etrafını dolaştı, güney yamacına geçti. Orada, bakılmasa fark edilmeyecek kadar doğal görünen, taşlarla örülmüş alçak bir duvar vardı. Duvarın önünde çalılıklar büyümüştü. Al-Raşid çalıların arasından geçti, duvara doğru eğildi ve bir yerde bir şey çekti. Küçük bir kapı açıldı. Jonathan şaşkınlıkla baktı. Taşların arasına o kadar ustalıkla yerleştirilmişti ki dışarıdan bakan biri onu asla fark edemezdi. Babam 1988'de yaptırdı bunu, dedi Al-Raşid. Saddam'ın adamları yaklaşıyordu. Tabletleri sakladı. 30 yılı aşkın süredir burada mı, diye sordu Lena. Evet. Durumları nasıl? Girerek görürsünüz. Al-Raşid içeri girdi. Jonathan, Lena, Marco ve Sami sırayla onu takip etti. Dar bir geçit vardı içeride, eğilmek gerekiyordu. Geçit 5-6 metre devam etti, sonra genişledi ve bir odaya açıldı. Al-Raşid bir fener yaktı. Oda beklenenden büyüktü. Taş ve toprakla desteklenmiş duvarlar, üstte tahta kirişler. Ve duvarlara yaslanmış, zemine sıralı biçimde dizilmiş, üzerleri eski Irak gazetelerinden yapılma paketlerle sarılı onlarca nesne. Tabletler. Jonathan yutkundu. Al-Raşid en yakınındaki paketi dikkatle açtı. İçinden yaklaşık bir kitap büyüklüğünde, kalın, kil renkli bir tablet çıktı. Yüzeyi çivi yazısı sembolleriyle doluydu. Ve alt kısımda, gözle görülür biçimde farklı olan ikinci yazı sistemi. Jonathan ellerini uzattı. Al-Raşid tableti ona verdi. Ağırdı, kalındı ve korunmuştu şaşırtıcı biçimde iyi. Kil sertleşmişti, ya kasıtlı olarak pişirilmişti ya da çok eski bir yangın sertleştirmişti onu. Jonathan feneri yaklaştırdı. Sembollere baktı. Fotoğrafta gördüğünden çok daha etkileyiciydi gerçeği. Semboller derin ve keskin kazınmıştı. Her biri özenle, titizlikle işlenmişti. Ve Lena'nın fotoğrafta fark ettiği o dairesel düzen, gerçek tablette çok daha belirgin görünüyordu. Üst yarıda Sümer çivi yazısı düzenli satırlar halinde ilerliyordu. Alt yarıda ise ikinci dil, neredeyse tablet yüzeyinin tam ortasını merkez alarak dışa doğru spiral biçimde yayılıyordu. Spiral, dedi Jonathan farkında olmadan. Evet, dedi Lena heyecanlı bir sesle yanına gelerek. Fotoğrafta tam göremedim ama spiral. Saatin tersi yönünde dönen bir spiral. Marco da yaklaşmıştı. Fenerin ışığını tablette dolaştırdı. Stratigrafi açısından, diye mırıldandı. Bu kil karışımı, bu gerçekten çok eski. MÖ 4000'li yıllardan bahsediyoruz. Yanlış çıkmamak için daha fazla analiz gerekiyor ama ilk izlenim güçlü. Sami çantasından cihazlarını çıkarmıştı bile. Küçük bir taşınabilir tarayıcıyla tableti her açıdan fotoğraflamaya başladı, ardından dizüstü bilgisayarını açtı. Kaç tablet var toplamda, diye sordu Jonathan Al-Raşid'e. 16. Babam 16 tablet çıkardı. Ama bunlar kazının yüzeye en yakın kısmından gelenler. Daha derinde, ulaşamadığı daha fazlası olduğuna inanıyordu. Hala orada mı? Hala orada. Jonathan tableti yavaşça Al-Raşid'e geri verdi ve odanın ortasına geçti. Paketlenmiş diğer tabletlere baktı. 16 tablet. Her biri belki yüzlerce sembol içeriyordu. 2 dil. Binlerce yıllık bir sır. Tamam, dedi derin bir nefes alarak. Çalışmaya başlayalım. O gece odanın içinde küçük bir kamp kurdular. Al-Raşid'in adamları dışarıda nöbet tutuyordu. İçeride, fenerler ve Sami'nin dizüstünden yayılan ekran ışığında, 5 kişi tabletlerin etrafında çalışıyordu. Jonathan önce sistematik bir yaklaşım önerdi. Her tablet önce fotoğraflanacak, sonra Sami bunları dijital ortama aktaracak, Marco stratigrafik özelliklerini not edecek, Lena ve Jonathan ise yazı sistemlerini analiz edecekti. İlk 3 tableti incelediklerinde Sümer çivi yazısı kısmı zaten kısmen okunabiliyordu. Standart erken hanedanlar dönemi Sümer diliyle yazılmıştı. Jonathan yavaşça deşifre etmeye başladı. Birinci tablet, Anın emaneti yerde saklıdır.
Yerin altında gökyüzü vardır. Kim aşağı inerse yukarıya çıkar. İkinci tablet. Büyük sudan önce dil vardı. Dil sudan önce geldi. Dili bilmek suyu bilmektir. Üçüncü tablet. 7 isim var, hiçbirini söyleme. 4 yön var, ikisine gitme. Bir merkez var, orası her yerdir. Jonathan okudukça sessizleşti. Bu ticaret kayıtları değildi. Hukuki belgeler değildi. Bunlar, dini metinlerde tam olarak değildi. Daha farklı bir şeydi. Bunlar, dedi alçak sesle, talimatlar gibi. Lena ona baktı. Evet, ben de öyle hissettim. Sanki biri bir şeyi nasıl yapacağını anlatıyor. Ama ne yapıldığını bilmiyoruz. Bir ritüel mi? Belki. Ya da bir yol tarifi. Nereye giden? Lena cevap vermedi. Bunun yerine tabletteki spiral sembollere baktı. Bu ikinci dil, dedi yavaşça. Eğer gerçekten o semboller kavramları temsil ediyorsa, o zaman üst kısımdaki Sümerce talimatların altındaki bu spiraller onları açıklıyor olabilir. Bir nevi dipnot gibi. Ya da tam tersi, dedi Jonathan. Belki spiraller asıl metin, Sümerce kısım ise onun daha sonraki tercümesi. İkisi birbirlerine baktı. Aynı anda aynı şeyi düşündüklerini ikisi de anladı. Eğer Sümerce kısım bir tercüme ise, o zaman asıl kaynak çok daha eskiydi. Ve o kaynağı anlayabilmek için spirallerin dilini çözmek gerekiyordu. Dışarıda rüzgar sesini yükseltmişti. Çalıların hışırtısı geliyordu. Sami birden başını kaldırdı. Bir saniye, dedi. Bilgisayarının ekranına baktı. Taradığı tablet görüntülerini analiz eden programı bir şey bulmuştu. Bakın buna. Hepsi Sami'nin etrafında toplandı. Ekranda birinci tabletin dijital görüntüsü vardı. Sami görüntüyü bir filtre işlemişti, spiral sembollerin belirli açılardan çekilmiş fotoğraflarını üst üste bindirmişti. Ekranda beliren şey hepsini dona kaldırdı. Spiraller ayrı ayrı bakıldığında rastgele görünüyordu. Ama üst üste bindirildiğinde, tüm 16 tabletin spiral desenleri tek bir büyük haritayı oluşturuyordu. Bir yıldız haritası. Bu, dedi Marco sigarasını düşürerek. Gece gökyüzü, dedi Lena fısıltıyla. Jonathan eğildi ve ekrana yakından baktı. Yıldız konumları milattan önce 3800 civarına işaret ediyordu, daha sonra bunu hesaplayabilirlerdi. Ama şu an dikkatini çeken başka bir şeydi. Haritanın tam ortasında bir nokta vardı. Ve o noktanın etrafında, küçük ama net biçimde, bir sembol kazınmıştı. O sembolü daha önce görmüştü. Fotoğrafta, Lena'nın an-ı-ne atası dediği sembol. Bu merkez noktası, dedi Jonathan yavaşça, nereye karşılık geliyor? Sami koordinatları girdi. Program hesapladı. Ekranda bir yer adı belirdi. Hepsi aynı anda okudu. Sonra sessizlik oldu. Uzun, ağır bir sessizlik. Dışarıda hakimin sesi geldi, Arapça bir şeyler söylüyordu. Ama içeridekilerden hiçbiri duymadı. Hepsi ekrandaki o iki kelimeye bakıyordu. Ekranda iki kelime duruyordu. Eridu, Irak. Jonathan doğruldu. Nefes aldı. Sonra tekrar eğildi ve ekrana baktı, sanki bir kez daha okursa farklı bir şey görecekmiş gibi. Ama hayır, aynıydı. Eridu. Bu, dedi Marco alçak sesle, sigarasını yerden alıp tekrar yakarken, dünyanın bilinen en eski şehri. Bilinen en eski şehri, diye tekrarladı Jonathan. M.Ö. 5400'e kadar gidiyor. Sümer medeniyetinin beşiği, Enki'nin tapınağının bulunduğu yer. Enki, dedi Lena, su tanrısı, bilgelik tanrısı, yazının ve sanatın tanrısı. Ve şu an harabeye dönmüş bir tel, dedi Marco. Güney Irak'ta, Nasiriye'nin yakınında. Kısmen kazılmış, kısmen hala toprak altında. Al-Raşid odanın köşesinde oturmuş, çayını içerken onları izliyordu. Yüzünde ne şaşkınlık ne de heyecan vardı. Sadece sakin, derin bir ifade vardı. Sanki bu sonucu bekliyordu. Tarik, dedi Jonathan adama dönerek. Bunu biliyordunuz, değil mi? Yaşlı adam çayından bir yudum daha aldı. Babam biliyordu. Notlarında yazmıştı. Ama haritayı tamamlayamamıştı. Tek tek tabletlere bakıyordu, hepsini bir arada göremiyordu. Teknoloji yoktu o zaman. Peki neden bize söylemediniz? Çünkü söylesem inanmazdınız. Kendiniz görmeniz gerekiyordu. Jonathan bir an için durdu. Haklıydı. Eğer Al-Raşid Londra'da, tabletler Eridu'ya işaret ediyor, deseydi, Jonathan muhtemelen gülümseyip kibarca geçiştirirdi. Ama şimdi, kendi gözleriyle, Sami'nin programının hesapladığı koordinatlarla,
16 tabletin spirallerinin birleştiği noktayı görünce, inanmamak için hiçbir nedeni kalmamıştı. Eridu'da ne var, diye sordu. Yani tabletlere göre, haritanın merkezi ne anlama geliyor? Al-Raşid çayını bıraktı. Cebinden eski, sararmış bir deri kaplı defter çıkardı. Babasının notlarıydı bu, Jonathan bunu daha önce görmüştü ama içini okumamıştı. Babam, dedi Al-Raşid yavaşça sayfaları çevirerek, ikinci tabletin şu kısmını özellikle işaretlemişti. Defteri açtı ve sesli okudu, büyük sudan önce dil vardı. Babam buradaki, büyük sunun tufan olmadığına inanıyordu. Sümer metinlerinde tufan için genellikle, Amaru, ya da, Abubi, kullanılır. Ama bu tablette farklı bir kelime var, Engur. Engur, diye tekrarladı Jonathan. Bu, yeraltı suyu demek. Tatlı su. Enki'nin yaşadığı yeraltı okyanusu. Evet, Sümer kozmolojisinde Enki, Abzu'da yaşıyordu. Abzu, yerin altındaki tatlı su okyanusuydu. Ve Eridu bu Abzu'nun yeryüzüne en yakın olduğu nokta olarak kabul ediliyordu. Yani tabletler şunu mu söylüyor, dedi Lena yavaşça, düşüncelerini sözlere dökerken, dil ve bilgi, Abzu'dan yani yeraltından geldi. Daha da ileri gidiyor, dedi Al-Raşid. Babamın notlarına göre, tabletlerin tamamı bir arada okunduğunda şunu anlatıyor, insanlığa verilen ilk bilgi, yani dil, yazı, sayılar, takvim, bunların hepsi Eridu'nun altında saklı bir yerden çıktı. Ve o yer hala orada. O da sessizleşti. Sami dizüstü bilgisayarının ekranından başını kaldırdı. Yani, yerin altında bir şey var demek istiyorsunuz? Babam öyle düşünüyordu. Ne gibi bir şey? Al-Raşid cevap vermedi hemen. Uzun bir süre deftere baktı. Sonra başını kaldırdı ve herkese teker teker, tek tek baktı. Babam buna, Enki'nin kütüphanesi, diyordu, dedi. Gece geç saate kadar çalıştılar. Jonathan ve Lena tabletlerin Sümerce kısımlarını sistematik biçimde deşifre etti. Marco her tabletin fiziksel özelliklerini not aldı, kalınlık, ağırlık, kil türü, kazıma derinliği. Sami tüm görüntüleri dijital ortama aktarıp yazı tanıma algoritmasını çalıştırdı. Ve spiral semboller için Lena yeni bir yaklaşım denedi. Eğer bunlar kavramları temsil eden sembollerdir, dedi, spiral desenleri bir kağıda elle çizerken, o zaman en sık tekrarlanan sembollerden başlamalıyız. Dildeki en temel kavramlar en sık kullanılır. Zipf yasası, dedi Sami hemen. Dil frekans analizi. Zaten algoritmam bunu yapıyor. Güzel. Peki en sık tekrarlanan semboller hangileri? Sami birkaç tuşa bastı. Ekranda bir liste belirdi. En üstte 5 sembol vardı. Jonathan listeye baktı ve kendi kendine not aldı. Birinci sembol, bir daire. İçinde nokta. İkinci sembol, iki paralel çizgi. Birbirini kesen. Üçüncü sembol, üç köşeli şekil. Ama üçgen değil, köşeler yuvarlatılmıştı. Dördüncü sembol, dalgalı çizgi. Yatay. Beşinci sembol, spiralin kendisi. Küçük boyutlarda. Birinci sembol, dedi Lena, evrensel olarak güneşi ya da gözü temsil eder. Hemen hemen tüm antik kültürlerde. Ya da An-ı, dedi Jonathan. Gökyüzü, Tanrı. İkinci sembol iki çizgi, kesişme noktası, bir buluşma yeri. Ya da bir karar anı. Ya da başlangıç ve son. Üçüncü sembol üç köşe, üçlü yapı. Sümer'de gökyüzü, yeryüzü, yeraltı. Ya da geçmiş, şimdi, gelecek. Dördüncü sembol su, dedi Sami. Bu kesin. Dalgalı çizgi bütün antik yazı sistemlerinde su demek. Beşincisi ise, dedi Jonathan, spiralın kendisi. Yani bu sembollerin dili içinde spiral temel bir kavram. En sık kullanılanlardan biri. Spiral ne anlama gelir, diye sordu Marco. Herkes birbirine baktı. Zaman, dedi Jonathan sonunda. Spiral zamanı temsil eder. Doğrusal değil, döngüsel değil, sarmal olarak ilerleyen zaman. Ya da, dedi Lena yavaşça, bir şeyin içine inişi. Derinleşmeyi. Yeraltına inişi, dedi Al-Raşid köşesinden. Herkes adama döndü. Yaşlı adam ayağa kalktı ve odanın ortasına yürüdü. Elinde babasının defteri vardı. Babam son notlarında şunu yazmış, dedi. Defteri açtı ve Arapçadan çevirerek okudu, spiraller yalnızca bir yıldız haritası değil. Aynı zamanda bir iniş haritası. Biri bu spirallerin gösterdiği yönü izlerse, Eridu'nun altında doğru yere ulaşır. Tıpkı bir labirentin çözümü gibi. Tabletler hem neyin var olduğunu söylüyor,
hem de oraya nasıl gidileceğini. Sessizlik. Sonra Marco güldü. Kısa, gergin bir gülüştü bu. Yani, dedi, bu tabletler bir define haritası mı? Define değil, dedi Al-Raşid sakin bir sesle. Bilgi, insanlığın ilk bilgisi. Yazıdan önce var olan sistem. Tüm dillerin, tüm sayıların, tüm takvimlerin temelini oluşturan o ilk anlayış. Bu efsane, dedi Marco. Enki'nin kütüphanesi efsanedir. Mitoloji. Bağdat Müzesi'nin bodrum katında, dedi Al-Raşid sesini yükseltmeden, 1990'lı yıllarda çözülemeyen ve yayınlanmayan 84 tablet var. Bunları bilen yok çünkü Körfez Savaşı sırasındaki kaos döneminde kayıt dışı kaldılar. Ben onları gördüm. İçlerinden birinde şu yazıyor, Sümerce, çok net, Enki'nin evi 7 kat derindir. Her kat bir bilgiyi saklar. Birinci kat dili saklar. İkinci kat sayıları saklar. Üçüncü kat gökyüzünü saklar. Dördüncü kat zamanı saklar. Beşinci kat ölümü saklar. Altıncı kat doğumu saklar. Yedinci kat ise hepsinin başlangıcını saklar. Marco sigarasını söndürdü. Lena elindeki kalemi bıraktı. Sami bilgisayarına bakmayı kesti. Jonathan ise hiç kıpırdamadı. Sadece Al-Raşid'in gözlerinin içine baktı. 7 kat, dedi alçak sesle. Bu Sümer mitolojisinde tekrar eden bir tema. Yeraltı dünyası 7 kapılıydı. İnanla 7 kapıdan geçerek Kur'a indi. Evet, dedi Al-Raşid. Ve her kapıda bir şeyini bıraktı. Giderek çıplaklaştı. Giderek yalın hale geldi. Ta ki en dipte, en temel formuna kavuşana kadar. Bu bir inisiyasyon ritüeli, dedi Lena heyecanlı bir sesle. Bilgiye ulaşmak için katmanları soyuyorsun. Her katmanda bir şey bırakıyorsun. Ya da, dedi Jonathan yavaşça, her katmanda bir şey öğreniyorsun. Al-Raşid başını salladı. İşte tam olarak. Babam buna, tersine inanla, diyordu. İnanla yukarıdan aşağı indi ve soyundu. Ama bilgi arayıcısı aşağıdan başlar ve her kata bir katman ekler. En üste çıktığında her şeyi bilir. Jonathan ayağa kalktı. Odasının içinde birkaç adım attı. Kafasında parçalar oturmaya başlıyordu ama henüz tam resim görünmüyordu. Tamam, dedi dönerek. Diyelim ki tabletler gerçekten bir harita. Ve harita Eridu'ya işaret ediyor. Eridu'nun altında 7 katlı bir yapı olduğunu söylüyor. Bu yapıya nasıl ulaşacağız? Eridu arkeolojik koruma altında. Kazı izni almak aylar sürer. Al-Raşid hafifçe gülümsedi. Jonathan, dedi, babanın notlarını okurken bir şey fark ettim. Spiral harita yalnızca Eridu'nun altına değil, belirli bir noktaya işaret ediyor. Ve o nokta, şu an aktif kazı bölgesinin dışında. Resmi sınırların ötesinde. Resmi sınırların ötesinde mi? Evet, kim bilir, belki tesadüf. Belki değil. Marco gergin bir sesle konuştu. Ruhsatsız kazı yapacak mıyız? Çünkü ben buna dahil olmak istemiyorum. Kazı yapmayacağız, dedi Al-Raşid. En azından başlangıçta. Sadece gidip bakacağız. Yüzey araştırması. Ve eğer ipuçları bulursak, o zaman resmi kanallardan ilerleriz. Marco inanmamış bir ifadeyle adama baktı. Ama itiraz etmedi. Jonathan tekrar oturdu. Masanın üzerindeki tabletlere baktı. 16 tablet, binlerce sembol, 2 dil. Bir şey daha var, dedi Sami birden. Herkes ona döndü. Genç adam bilgisayarının ekranına bakıyordu, ifadesi ciddileşmişti. Frekans analizini bitirdim. Spiral sembollerin dağılımına baktım. Durdu. Ve, dedi Jonathan, 16 tabletin hepsinde, her birinde, tam olarak aynı yerde, aynı sembol var, spirallerin tam merkezinde. Hiç değişmiyor. Sanki bir imza gibi, her tablette aynı yere konulmuş. Hangi sembol, diye sordu Lena. Sami ekranı döndürdü. Hepsi baktı. Sembol basitti. Çok basitti. Bir çember. İçinde çarpı işareti. Ve çarpının her kolunun ucunda küçük bir nokta. Jonathan o sembolü gördüğünde içinde garip bir şey oldu. Daha önce hissettiği o tanıdıklık hissi, o rüyavari tanışıklık duygusu, bu kez çok daha güçlüydü. Bunu daha önce görmüştü. Nerede? Jonathan, Lena'nın sesi geldi. İyi misin? Evet, dedi. Evet, iyiyim. Ama gözleri hala semboldeydi. Bu sembol. Sonra hatırladı. Yutkundu. Bu sembol, dedi titrek bir sesle, babasının defterinde, Al-Raşid'e döndü, var mı? Al-Raşid anında anlayışla başını salladı. Defteri açtı, sayfaları çevirdi ve Jonathan'a uzattı.
Sayfanın tam ortasında, Mahmud al-Raşid'in elleriyle çizilmiş, aynı sembol duruyordu. Altında Arapça bir not vardı. Jonathan Arapça bilmiyordu. Al-Raşid'e baktı. Yaşlı adam notu çevirdi. "Babam şunu yazmış," dedi sessizce. "Bu sembolü daha önce bir yerde gördüm. Oxford Üniversitesi'nin antik eserler kataloğunda. Bir Sümer mührünün üzerinde. Mühür M.Ö. 3200'e tarihlenmişti. Ama sembol tabletlerdekinden çok daha yeni görünüyordu. Sanki biri o mühre bu sembolü sonradan eklemiş. Kim ve neden?" Jonathan dondu. Oxford Üniversitesi. Kendi üniversitesi. Kendi bölümünün deposunda, kataloglanmış Sümer eserleri arasında, bu sembolü taşıyan bir mühür vardı. Ve o mühürü Jonathan daha önce görmüştü. Evet, işte bu yüzden tanıdık gelmişti. Yıllar önce, lisans öğrencisiyken, bölümün deposunda çalışırken, katalog kartlarını incelerken. O mühür, aklının bir köşesinde unutulmuş, anlamsız bir ayrıntı olarak bırakılmış o mühür. "Tarik," dedi Jonathan yavaşça. "Bu sizi Londra'ya getiren asıl neden miydi?" "Beni bulmak için," Al-Raşid başını eğdi. "Babam o mühürü araştırmak istedi. Ama vakti olmadı. Ben de araştırmak istedim. Ama Oxford'a girmek, oranın depoları, kolay değil. Sana güveniyorum Jonathan. Ve senin o depoya erişimin var." Oda yeniden sessizleşti. Dışarıda rüzgar dinmişti. Gecenin tam ortasındaydılar artık. Jonathan masanın üzerindeki tabletlere, Sami'nin ekranındaki o sembole, elindeki deftere ve karşısındaki yaşlı adama baktı. Mesele Irak'ta başlamamıştı. Oxford'da başlamıştı. Ve belki de çok daha önce. 3 gün sonra Jonathan Hartwell Londra'daydı. Irak'tan ayrılmak kolay olmamıştı. Al-Raşid'in ısrarına rağmen tabletleri bırakmak, Lena ve Marco ile yarım kalan çalışmayı askıya almak içine oturmamıştı. Ama o mühür meselesini çözmeden devam etmenin anlamsız olduğunu hepsi kabul etmişti. Sami tabletlerin dijital kopyalarını almıştı zaten, çalışmalar Bağdat'tan da sürdürülebilirdi. Heathrow'da indiğinde hava tipikti, gri, yağmurlu, soğuk. Jonathan bavulunu alırken telefonuna baktı. Lena'dan bir mesaj vardı. 5. tableti bitirdim. Sümerce kısım şunu söylüyor, mühür kapıyı kapatır. Mühür kapıyı açar. İkisi aynı mühürdür. Ne düşünüyorsun? Jonathan mesajı okuyup cevap yazmadı. Düşünmesi gerekiyordu. Taksiye bindi. Oxford'a giderken yağmurlu İngiltere manzarası penceresinden akıp geçerken zihninde tabletlerin sembolleri dönüyordu. O çember, içindeki çarpı, uçlardaki noktalar. Yıllar önce depodan geçerken gözüne çarpan o mühür. O zaman neden dikkatini çekmişti? 20'li yaşlarındaki Jonathan ne görmüştü? Hatırlamaya çalıştı. 1999 yılıydı. Lisans 2. sınıf. Hocası Profesör Whitmore ona bölümün deposundaki katalog kartlarını yeniden düzenlemesi için görev vermişti. Sıkıcı bir işti, yüzlerce kart, onlarca kutu, saatlerce süren tekrarlayan bir çalışma. Ama Jonathan o zamanlar her şeye merakla bakardı. Her eseri incelemiş, her kataloğu dikkatlice okumuştu. O mühür hangi kutudaydı? Sümer mühürleri bölümü, silindir mühürler, kil baskılar, M.Ö. 3000 yıl ağırlıklı koleksiyon. Ama o mühür farklıydı. Katalog kartında M.Ö. 3200 yazıyordu ama Jonathan o zaman bile tuhaf bulmuştu, mühürün yüzeyi diğerlerine kıyasla farklı bir aşınma izleri taşıyordu. Farklı ellerin bıraktığı farklı izler. Sonra ne olmuştu? Kartı yerine koymuş ve devam etmişti. 20'li yaşlarının dikkatsizliği. Şimdi 42 yaşındaydı ve o dikkatsizliğin bedelini anlamaya çalışıyordu. Oxford'a öğleden sonra ulaştı. Üniversiteye gitmeden önce evine uğradı, duş aldı, temiz giyindi. Ofisine girdiğinde bölüm sekreteri Patricia başını kaldırdı ve gülümsedi. "Hoş geldiniz Doktor Hartwell. Irak nasıldı?" "Sıcaktı," dedi Jonathan geçerken. Ofisine girdi, kapıyı kapattı. Masasının üzerinde biriken postaya, öğrenci e-postalarına, akademik dergilere bakmadı bile. Doğruca masasının çekmecesine gitti. Arka köşede, eski notların altında, bölümün depo kataloğunun bir kopyası vardı. Her öğretim üyesine verilen standart bir kılavuzdu bu, hangi eserin nerede olduğunu gösteren indeks. Kılavuzu aldı. Silindir mühürler bölümüne geçti. Gözleri hızla taradı. Buldu. Katalog numarası 1987 ila 0034.
Tarih, M.Ö. 3200, tahmini. Menşei, Güney Irak, satın alma, 1987. Tam olarak Mahmud al-Raşid'in Nippur güneyindeki o kayıt dışı kazıyı yaptığı yıl. Tesadüf olamazdı. Jonathan kılavuzu kapattı ve ayağa kalktı. Bölümün deposu ana binanın bodrum katındaydı. Asansörle inildiğinde metal bir kapı karşılardı insanı, şifreli kilit, kamera, iklimlendirme sistemi. Jonathan şifreyi girdi, içeri geçti. Depo uzun, dar bir koridorla başlıyor, her iki yana açılan raflı bölmelerle devam ediyordu. Hava soğuktu ve kuru, ışık floresan, beyaz, sert. Tahta raflar üzerinde etiketlenmiş kutular, cam ekranlı vitrinler, plastik kaplı parçalar. Her şey yerli yerindeydi, her şey korunmuştu, her şey sessizdi. Jonathan koridorda yürüdü. Sümer mühürleri bölümü sağ taraftaydı. Rafları inceledi. Katalog numaralarına göre sıralanmıştı her şey. Durdu. Raf üzerinde küçük bir kutu vardı. Asitsiz karton, standart koruma kutusu. Üzerinde katalog numarası ve kısa bir açıklama etiketi yapıştırılmıştı, silindir mühür. Kil. Tahmini M.Ö. 3200. Güney Irak. Kutuyu aldı. Yakındaki inceleme masasına taşıdı. Eldiven çıkardı cebinden, geçirdi. Kutuyu dikkatle açtı. İçinde, pamuklu bir yatak üzerinde, küçük bir silindir mühür yatıyordu. Silindir mühürler Mezopotamya'ya özgü bir mühürleme aracıydı, küçük, silindirik, üzeri tersine oyulmuş sembollerle kaplı. Kil üzerine yuvarlandığında semboller baskı bırakırdı. Genellikle kişisel imza ya da resmi mühür olarak kullanılırdı. Bu mühür yaklaşık 3 santimetre uzunluğundaydı. Kil rengi standarttı. Jonathan onu dikkatlice kaldırdı ve ışığa tuttu. Silindir yüzeyi sembollerle kaplıydı. Standart Sümer ikonografisi, birkaç insan figürü, bir tanrı tasviri, hayvan motifleri. Bunların hepsi beklenebilecek şeylerdi. Ama Jonathan döndürürken, silindirin alt kısmında, dar bir bant halinde kazınmış başka semboller fark etti. Spiraller. Ve spirallerin arasında, tekrar eden, ısrarcı biçimde her aralıkta yer alan o sembol. Çember, çarpı, uçlarda noktalar. Jonathan nefesini tuttu. Al-Raşid'in babasının haklıydı. Mühür gerçekten buradaydı. Ve gerçekten o sembolü taşıyordu. Ama şimdi daha dikkatli bakınca başka bir şey fark etti. Mahmud al-Raşid'in notlarında yazdığı gibi, bu semboller mühürün geri kalanıyla aynı dönemden değildi. Mühürün ana yüzeyindeki Sümer ikonografisi M.Ö. 3200'e aitti, stili, derinliği, aşınma biçimi tutarlıydı. Ama alt kısımdaki spiral semboller farklıydı. Daha derine kazınmıştı. Farklı bir alet kullanılmıştı. Ve aşınma izleri, daha eskiydi. Mühür, önceden var olan bir nesnenin üzerine Sümer döneminde ek semboller kazınarak oluşturulmuştu. Alt kısmındaki spiraller ise orijinalin kendisiydi. Yani bu mühür aslında çok daha eskiydi. Tabletlerle aynı dönemden, belki daha da öncesinden. Jonathan cebinden telefonu çıkardı ve fotoğraflamaya başladı. Her açıdan, yakın çekimle. Sonra mühürü dikkatle çevirdi ve silindirin içine baktı. Çoğu silindir mühürün içi boştu. Ama bu mühürün içinde bir şey vardı. Küçük, neredeyse görünmez, ama vardı. Silindirin iç yüzeyine, çok ince bir aletle kazınmış, küçük bir sembol. Aynı sembol, çember, çarpı, noktalar. Ama bu sefer sembolün altında bir şey daha vardı. Bir sayı. Sümer sayı sistemi ondalık değil 60'lık tabandaydı, sembolleri tanıyordu Jonathan. Saydı. 7. Jonathan depodan çıktığında saat 5'i geçiyordu. Dışarısı kararmıştı, yağmur hala devam ediyordu. Ofisine döndü ve kapıyı kilitledi. Mühürün fotoğraflarını bilgisayarına aktardı ve Lena'ya gönderdi. Kısa bir not ekledi, mühür gerçek. Ve içinde 7 yazıyor. Cevap 2 dakika içinde geldi. Jonathan, 5. tabletle 6. tableti karşılaştırdım. İkisinde de ortak bir yapı var. Spiral sistemin merkezindeki sembolün ardından gelen sekans, bana göre bir koordinat sistemi. Düşün, Sümerler 60'lık tabanlı sayı sistemi kullandı. Bizim saat ve açı ölçüm sistemimiz hala buna dayanıyor. Ve bu tabletlerdeki sayısal sekans. Jonathan, bu GPS koordinatlarına benziyor. Açıkça GPS değil tabii, ama aynı mantık. Enlem ve boylamı değil, başka bir koordinat türünü tarif ediyor.
Yeraltı koordinatlarını. Jonathan mesajı okudu. Sonra tekrar okudu. Sonra telefonu masaya koydu ve penceresinden dışarıya baktı. Oxford'un ıslak sokakları, sarı lamba ışıkları, yağmurda yürüyen öğrenciler. Yeraltı koordinatları. Eridu'nun altında 7 katlı bir yapı. Mühürde 7 sayısı. Ve tabletlerde bir iniş haritası. Hepsi birbirine bağlanıyordu. Telefonu tekrar aldı ama Lena'ya değil, Al-Raşid'e yazdı. Mühürü buldum. Gerçek. Ne zaman dönmeliyim? Cevap birkaç dakika sonra geldi. Kısa ve netti. Yarın. Ama önce Patricia'ya git. Jonathan mesajı gördüğünde alnını çattı. Patricia. Bölüm sekreteri. Neden Patricia? Tekrar yazdı. Patricia mı? Neden? Al-Raşid'in cevabı biraz daha uzun sürdü bu sefer. Çünkü o mühür 1987'de Oxford'a nasıl geldi biliyor musun? Kim getirdi? Kim sattı? Kayıt var elbet. Ve o kaydı görmek istiyorum. Ama bu soruları sormak için önce o kaydın var olduğunu doğrulaman gerekiyor. Patricia'nın erişimi var arşive. Jonathan telefonu bıraktı. Masanın üzerindeki kağıtlara, bilgisayar ekranına, mühürün fotoğraflarına baktı. Sonra bir şey daha fark etti. Mühürün fotoğraflarından birini büyüttüğünde, silindirin üst kısmında, neredeyse silinmiş, çok hafif bir iz gördü. Baskı izi değildi bu. Mürekkep iziydi. Çok eski, sararmış, silik bir mürekkep. Biri bu mühürün üzerine bir şey yazmıştı. Jonathan fotoğrafı olabildiğince büyüttü ve ekrana yaklaştı. Harfler seçilebiliyordu zar zor. Arapça değildi. Latince de değildi. Farsçaydı. Ve Jonathan Farsça bilmiyordu. Ama o gece oteline dönmeden önce, üniversite kütüphanesine girdi ve Farsça bilen bir meslektaşı aradı. Çağrıya cevap veren, İran asıllı tarih profesörü Doktor Nuri Tehrani'ydi. Fotoğrafı ona WhatsApp'tan gönderdi. Nuri, bu yazıyı okuyabilir misin? Birkaç dakika bekledi. Telefon çaldı. Tehrani'nin sesi geldi. Normalde sakin ve akademik olan bu ses bu kez farklıydı. Gerginleşmişti. Jonathan, dedi. Bu mühürü nereden buldun? Bölümün deposundan. Neden? Ne yazıyor? Kısa bir sessizlik. Farsça. Eski Farsça, modern değil. Yaklaşık 16-17. yüzyıldan. Yani mühür çok eskiken biri bu döneme gelmiş ve üzerine bir şey yazmış. Ne yazmış? Bunu açma. Açanın gözü kör olur, dili çözülür, yolu kaybolur. Bu mühür Süleyman'ındır. Jonathan dondu. Süleyman mı? Dedi. Kral Süleyman mı? Öyle yazıyor. Ama Jonathan, bu tür yazılar Ortaçağ İslam dünyasında çok yaygındı. Koruyucu büyü formülleri. Ciddiye almanı önermem. Anlıyorum. Teşekkürler Nuri. Telefonu kapattı. Uzun bir süre penceresine baktı. Sonra Al-Raşid'e son bir mesaj attı. Mühürün üzerinde Farsça uyarı yazısı var. Eski. Bunu açma, diyor. Ve Süleyman'dan bahsediyor. Cevap hemen geldi. Bu sefer Al-Raşid çok şaşırmış görünmüyordu. Biliyordum. Babam da bulmuştu bu notu. Ve şunu yazmıştı, Süleyman bu mühürü biliyordu. Yani ondan çok önce de bilenler vardı. Bu bilgi hiç kaybolmadı. Sadece saklandı. Ve saklayan her nesil bir sonrakine bir iz bıraktı. Jonathan mesajı okuyup telefonu cebine koydu. Dışarı çıktı. Yağmur hala yağıyordu. Oxford'un taş kaldırımları ıslak parlıyordu sarı ışıkta. Jonathan yürürken aklında tek bir düşünce vardı. Bu bilgi hiç kaybolmamıştı. Sadece saklanmıştı. Ve şimdi o, farkında olmadan, bu bilgiye giden yolun üzerindeydi. Yüzyıllardır birinin beklediği yolun. Ertesi sabah Jonathan saat 8'de bölüme geldi. Patricia normalde 8.30'da gelirdi ama o gün erken gelmişti. Ofisinin kapısı açıktı ve içeriden kahve kokusu yayılıyordu. Jonathan kapıyı tıklattı. "Girin," dedi Patricia'nın sesi. Patricia Owens 63 yaşındaydı. Bölümde 30 yılı aşkın süredir çalışıyordu. Kısa boylu, gümüş saçlı, kalın çerçeveli gözlüklü, her zaman sert görünümlü ama içten sıcak olan bu kadın bölümün hafızasıydı. Hangi öğretim üyesinin hangi projede çalıştığını, hangi eserin hangi depoda durduğunu, hangi satın almanın hangi bütçeden yapıldığını ezbere bilirdi. 30 yıllık birikimdi bu. Jonathan içeri girdi. Patricia bilgisayarının başında duruyordu, ekrana bakıyordu, kaşları hafifçe çatılmıştı. "Doktor Hartwell," dedi başını kaldırmadan. "Irak'tan erken döndünüz. Yarım kalan bir iş çıktı burada," dedi Jonathan. "Patricia, senden bir şey isteyeceğim." "Evet."
Jonathan sandalyeye oturdu. Doğrudan konuya girmeyi tercih etti. 1987 satın alma kayıtlarına erişmem gerekiyor. Özellikle katalog numarası OXSAM 198700034 olan silindir mühürün alım belgeleri. Kim sattı, nasıl geldi buraya, kim onayladı? Patricia o ana kadar ekrana bakıyordu. Bu cümleyi duyunca durdu. Durması bir saniye sürdü ama Jonathan o bir saniyeyi fark etti. Sonra Patricia döndü ve ona baktı. Gözlerinde hiçbir şey yoktu, ne şaşkınlık ne merak ne rahatsızlık. Düz, sakin bir bakıştı. 1987 kayıtları fiziksel arşivde, dedi. Dijital aktarılmadı henüz. O yıl öncesi ve sonrası aktarıldı ama tam o yıl eksik kaldı. Eksik mi? Neden? Bilmiyorum. Ben gelmeden önceki dönem. Ama fiziksel belgeler var, alt kat arşivinde. Onlara bakabilir miyiz? Patricia bir an durdu. Sanki karar veriyordu. Bugün öğleden sonra vaktim var, dedi sonunda. Sizi götürürüm. Jonathan teşekkür edip çıktı. Ama koridorda yürürken aklında o bir saniyelik duraksamayı düşündü. Patricia bir şey biliyordu. Ya da en azından bir şey hissediyordu. Öğleden önce Jonathan ofisinde Lena ile video konuşması yaptı. Lena Bağdat'taydı, Al-Raşid'in evinde çalışıyordu. 6. ve 7. tabletleri tamamladım, dedi Lena. Yorgun görünüyordu ama gözleri parlıyordu. Sümerce kısımlar birbirini tamamlıyor. Şöyle anlat, 1. tabletten 4.'ye kadar metin anlayışsal, yani ne olduğunu, nerede olduğunu, neden önemli olduğunu açıklıyor. 5.'den 8.'ye kadar ise pratik, yani nasıl yapılacağını anlatıyor. Nasıl yapılacağı derken, nasıl girileceğini, Eridu'nun altına, 7 kata. Jonathan öne eğildi. Somut talimatlar mı? Evet, ama bazıları hala anlaşılmaz. Çünkü Sümerce kısım bazen spiral sembol sistemine atıfta bulunuyor, büyük sembolün işaret ettiği yöne git gibi ifadeler kullanıyor. Spiral sistemi çözemezsek Sümerce kısmın bazı adımlarını anlayamayız. Spiral sistem üzerinde ne kadar ilerleme var? Lena dudaklarını büzdü. Sami'nin algoritması 120 farklı sembol tespit etti. Bunların 56'sının tekrar sıklığı yüksek. En sık tekrarlanan 20 sembol için anlam önerileri geliştirdim. Ama doğrulamak için başka bir referans kaynağı gerekiyor. Indus Vadisi yazısıyla karşılaştırma? Evet. Ama Indus yazısı da çözülmedi. Yani elimde iki bilinmeyeni birbirleriyle karşılaştırıyorum. Yine de şunu söyleyebilirim, en sık tekrarlanan 5 sembol evrensel kavramları temsil ediyor gibi görünüyor. Su, ışık, yer, zaman ve, beşincisi için emin değilim. Bazen, ses, gibi görünüyor, bazen, nefes. Nefes kavramı Sümer'de önemli, dedi Jonathan. Mi kavramı, yani medeniyet unsurları, bazen nefesle ilişkilendiriliyor. Biliyorum, ama bu sembol o kadar merkezi ki. Jonathan, bu sembol spiral sistemin bel kemiği gibi. Diğer tüm semboller ona göre konumlandırılmış. Sanki dünyanın tüm dillerinin kökünde bu tek kavram var. Ses ya da nefes. Evet, ve düşünürsen, dil sesten oluşuyor. Yazıdan önce ses var. Bilginin taşıyıcısı önce sesti. Belki bu sistem tam olarak bunu anlatıyor, bilginin en köklü taşıyıcısı olan sesi. Jonathan bir süre sessiz kaldı. Lena, dedi sonunda, Al-Raşid'in babası notlarında, dil büyük sudan önce geldi, demişti. Ve 2. tablette de aynı fikir vardı. Belki bu sadece mitolojik bir ifade değil. Belki gerçekten kastettikleri şu, yazıdan önce, uygarlıktan önce, hatta Sümer'den önce, bir ses sistemi vardı. Bir dil. Ve o dil yalnızca konuşma dili değildi. Bilgi aktarım sistemiydi. Oral gelenek mi? Bundan daha sistematik. Bir ses kodu. Ve bu tabletler o ses kodunu yazıya döküyor. Lena uzun süre konuşmadı. Sonra yavaşça konuştu. Jonathan, bu doğruysa, bu dünyanın bilinen tüm dillerinin öncesine gidiyor. Proto-Hint Avrupa'dan önce, Afrasya dillerinden önce, her şeyden önce, evet. Bu akademik olarak kanıtlanabilir bir şey değil şu an. Hayır. Ama kanıtlamak zorunda değiliz henüz. Önce anlamalıyız. Öğleden sonra saat 2.30'da Patricia, Jonathan'ı alt kat arşivine götürdü. Burası depodan farklıydı. Daha eski, daha karanlık, daha nemli. Metal raflar yerine tahta dolaplardı burada. Yıllar önce düzensiz biçimde yerleştirilmiş kutu ve dosyalar, üstleri toz içindeydi. Patricia bir köşeye yürüdü.
Bir dolabın önünde durdu. Anahtarını çıkardı. 1985'ten 1990'a kadar alım kayıtları burada, dedi. Dolabı açtı. İçeride kalın kraft kağıdı dosyalar duruyordu. 1987 dediniz. Evet. Patricia dosyaları inceledi. Parmakları hızla sekme etiketleri üzerinde gezdi. Durdu. Jonathan onun durduğunu fark etti. Sorun mu var, diye sordu. Patricia yavaşça döndü. Gözlerinde şimdi farklı bir şey vardı. O düz sakinlik yerini çok hafif, neredeyse görünmez bir gerginliğe bırakmıştı. 1987 dosyası eksik, dedi. Eksik mi? Yok. Yani fiziksel olarak burada olması gereken dosya yok. Patricia dolabın içini gösterdi. Bakın, 1985, 1986, sonra 1988, 1989. 1987 yok. Jonathan dolabın içine baktı. Gerçekten de 1987 etiketi taşıyan dosya yoktu. Boşluk açıktı. Bu daha önce fark edilmedi mi? Ben fark etmedim. Bu bölüme ait alım kayıtlarını son kontrol etmem 10 yıl önce oldu. O zaman dijitalleştirme projesiydi. 1987'nin eksik olduğunu gördüm ama üstlerim, o yıl kayıtları zaten dijital aktarıldı, dedi. Ama dijital arşivde de yok. Yani bilerek silindi. Patricia cevap vermedi. Jonathan adama döndü. Patricia, siz bir şey biliyorsunuz. Kadın uzun süre dolaba baktı. Sonra yavaşça kapıyı kapattı ve Jonathan'a döndü. 1994'te, dedi alçak sesle, bölüme yeni geldiğimde, önceki sekreter Eleanor Marsh beni tanıştırıyordu her şeyle. Depoyu gezdirirken o mühürü göstermişti bana. Sadece geçerken söylemişti, bu mühürün evraklarına dokunma. Sorma da, ben de sormadım. Eleanor birkaç ay sonra emekliye ayrıldı. Bir daha görmedim onu. Eleanor Marsh hala hayatta mı? Bilmiyorum. 90 yaşında olur şimdi olsa. Peki siz neden bana bu bilgiyi veriyorsunuz şimdi? Patricia gözlükleri üzerinden Jonathan'a baktı. Uzun, değerlendirici bir bakıştı bu. Çünkü bu sabah ofise geldiğinizde, tam o mühürü soracağınızı hissettim, dedi. Ve 30 yılda ilk kez o mühür hakkında soru soran biri oldunuz. Bu tesadüf değildir. Başka biri sormadı mı hiç? Bir kez, 2003'te, Iraklı bir araştırmacıydı. Bağdat'tan, çok yaşlıydı, beyaz sakallıydı. Patricia durdu. Adını söylemedi. Mühürü görmek istedi. Gösterdim. Uzun süre baktı, fotoğrafladı, teşekkür etti ve gitti. Mahmud al-Raşid. Bağdat'ın bombalandığı yıl. Hayatını kaybettiği yıl. Jonathan yutkundu. O adam aynı yıl hayatını kaybetti, dedi. Patricia'nın yüzünde ince bir ifade belirdi. Üzüntü müydü? Korku muydu? İkisinin karışımı mıydı? Biliyorum, dedi alçak sesle. Haberlerde duydum. Mahmud al-Raşid. Tanınmış bir arkeologdu. Siz onu tanıyor muydunuz? Hayır. Ama bıraktığı not vardı. Patricia cebinden küçük, katlanmış bir kağıt çıkardı. Giderken masama bırakmıştı. Arapça. Yıllar sonra çevirtim. Jonathan kağıdı aldı. Açtı. İngilizceye çevrilmiş bir not vardı, Patricia'nın el yazısıyla. Bu mühür kutsal bir emanettir. Onu koruduğunuz için teşekkür ederim. Oğlum bir gün gelecek ya da oğlumun güvendiği biri. Onlara her şeyi gösterin. Zaman geldi. Jonathan kağıdı tutarken elleri hafifçe titriyordu. Mahmud al-Raşid ölmeden önce buraya gelmişti. Mühürü görmüştü ve bir not bırakmıştı. 30 yılı aşkın süredir Patricia bu notu saklamıştı. Sormadan, anlamadan ama bir gün birinin geleceğini bilerek. Zaman geldi, diye tekrarladı Jonathan fısıltıyla. Evet, dedi Patricia. Öyle görünüyor. O gece Jonathan otel odasında oturmuş al-Raşid'i aradı. Telefon ilk çalışta açıldı. Babanızın 2003'te Oxford'a geldiğini biliyor muydunuz, diye sordu Jonathan. Kısa bir sessizlik. Evet, dedi al-Raşid. Bana söyledi. Ve bir not bıraktığını da söyledi. Ama nereye bıraktığını tam hatırlamıyordum. Sekretere mi bıraktı? Evet, Patricia Owens hala burada. Ve notu hala saklıyor. Al-Raşid derin bir nefes aldı. Uzaktan, telefon hattından bile hissedilen bir nefesti bu. Babam, dedi yavaşça, ölmeden birkaç gün önce benimle konuştu. Hastanedeydi. Bağdat bombalanıyordu, her şey kaos içindeydi. Elimi tuttu ve şunu dedi, Tarik, mühür iki yerde. Biri Irak'ta, biri İngiltere'de. İkisini bir araya getirdiğinde kapı açılır.
O zaman ne demek istediğini anlayamadım. Şimdi anlıyorum. İkisi bir araya getirilmeli mi? Jonathan ayağa kalktı. Ama mühür Oxford'da. Tabletler Irak'ta. Mühür fiziksel değil, dedi Al-Raşid. Mühür üzerindeki bilgi ve tabletlerin üzerindeki bilgi. İkisi birleştiğinde ortaya çıkacak olan şey koordinatlar. Eridu'nun altına giden koordinatlar. Tam olarak. Jonathan odada bir tur attı. Kafasındaki parçalar oturuyordu ama her parça yerli yerine girdiğinde yeni sorular doğuyordu. Tarik, dedi durarak, babanızın notlarında, mühür kapıyı kapatır, mühür kapıyı açar, ikisi aynı mühürdür, diyordu. 5. tablette de aynı ifade vardı. Bu ne anlama geliyor? Babam bunu hiç açıklamamıştı, dedi Al-Raşid. Ama bir tahminim var. Eğer bu sistem gerçekten MÖ4000'li yıllara ait ve binlerce yıl aktarıldıysa, mühür hem kilidi hem de anahtarı temsil ediyor olabilir. Bilgiyi saklayan şey aynı zamanda onu ortaya çıkaran şey. Şifreli bir sistem, dedi Jonathan. Bilgiyi taşıyan nesne aynı zamanda onu kilit altında tutuyor. Evet, ve bunu çözmenin tek yolu iki tarafı bir araya getirmek. Jonathan telefonu tutarken aklında yeni bir fikir şekillendi. Tarik, dedi. Mühürün fotoğraflarını Lena'ya gönderdim. Ama onun dijital görüntüsünü Sami'nin sistemiyle tabletlerin spiral haritasıyla birleştirirsek, İki tarafı dijital olarak bir araya getirebilirsiniz, dedi Al-Raşid hemen. Evet, tam bunu düşünüyordum. Yarın sabah uçuyorum. Bekliyoruz. Telefonu kapattı. Jonathan pencereye gitti. Oxford'un gecesi dışarıdaydı, eski taş binalar, sarı sokak lambaları, ıslak kaldırımlar. Bu şehirde binlerce yıllık bilgi birikmişti. Kütüphanelerde, depolarda, katalog kartlarında. Ama bazı bilgiler kütüphanelere girmemişti. Toprak altında saklanmıştı. Ve şimdi o toprağa inmek için bir harita vardı. Jonathan soyunup yatağa geçti. Gözlerini kapattı. Ama uyumadan önce aklına bir şey geldi. Tepedeki silüet. Irak'ta, köyü geçerken gördüğü o silüet. Oturmuş onları izleyen adam. Kimdi o? Ve neden kimseye söylememişti? Gözleri açıldı. Karanlık tavana baktı. Biri onları takip ediyordu. Ve o an, geç saatte, yalnız otel odasında, bu düşünceyle birlikte Jonathan ilk kez gerçek anlamda korktu. Korku soyut bir endişe değildi. Somuttu, fizikseldi. Çünkü bu bilgi gerçekten önemliyse, onu istemeyenler de gerçekti. Ve onlar kim olursa olsun, zaten oradaydılar. Sabah erken saatlerde Heathrow'da check-in sırası beklerken Jonathan sürekli çevresine bakıyordu. Bu alışkanlık son geceden beri kendiliğinden gelişmişti, bir odaya girdiğinde kapıya bakmak, kalabalıkta yüzleri taramak, arkasından gelen seslere dikkat etmek. Paranoya mıydı bu? Belki. Ama tepedeki o silüet gerçekti. Hayal görmemişti. Bağdat uçuşu sabah 8.30'daydı. Jonathan güvenlik kontrolünden geçerken yanındaki adama dikkat etti. Orta boylu, kahverengi ceketli, siyah saçlı, 30'larının ortasında biri. Sıradan görünüyordu. Ama Jonathan onu daha önce görmüştü. Otel lobisinde. Dün gece geç saatte otele dönerken lobide oturuyordu bu adam. Telefona bakıyordu. Normal. Ama şimdi aynı adam aynı uçuşun güvenlik kontrol sırasındaydı. Tesadüf olabilirdi. Jonathan bunu aklının bir köşesine not etti ve devam etti. Uçakta pencere kenarına oturdu. Yanına kimse oturmadı. Kahverengi ceketli adam ise arka sıralarda bir yerde kayboldu. Kalkıştan sonra Jonathan dizüstü bilgisayarını açtı ve Sami'nin gönderdiği son analizleri incelemeye başladı. Genç bilgisayar mühendisi gece boyunca çalışmış olmalıydı. Spiral sistemin frekans analizini derinleştirmiş, yeni tablolar oluşturmuştu. Bir dosya özellikle dikkat çekiyordu. Sami bunu kırmızıyla işaretlemişti ve başlık şöyleydi: kritik bulgu acil oku. Jonathan dosyayı açtı. İçeride uzun bir analiz raporu vardı. Sami kendi üslubuyla yazmıştı, teknik ama anlaşılır, yer yer heyecanlı noktalama işaretleriyle dolu. Jonathan abi, bak şunu buldum. 16 tabletin spiral desenlerini üst üste bindirip yıldız haritasını oluşturduk ya. Ama ben bir şey daha denedim. Spiral desenleri sadece mekansal değil zamansal olarak da analiz ettim. Yani şöyle, her spiraldeki dönüş açısı ve adım genişliği aslında bir frekans değeri taşıyor. Bunu müzik teorisindeki harmonik oranlarla karşılaştırdım.
Ve bak ne çıktı, bu spiraller bir ses frekansı dizisi oluşturuyor. 16 tabletin her biri bir nota gibi. Hepsi birden çalındığında ortaya bir akor çıkıyor. Ama bu akor standart müzik skalasında yok. Araştırdım, bu frekans oranları antik Mezopotamya müziği ile ilgili bazı akademik çalışmalarda da geçiyor. Özellikle Ur'da bulunan Sümer lir notalarıyla ilgili araştırmalarda. Ama kimse bu bağlantıyı kurmamış. Jonathan abi, bu tabletler sadece okunan değil, aynı zamanda çalınan bir sistem. Ses bu işin merkezinde. Jonathan ekranı okurken Lena'nın dün söylediği şey aklına geldi. 5. sembol, ses ya da nefes. Ses bu işin merkezinde. Bilginin en köklü taşıyıcısı sesti. Parçalar oturuyordu ama henüz tam resim görünmüyordu. Jonathan bir şeyler yazmaya başladı. Düşüncelerini not defterine döktü. Tabletler bir sistem. Çok katmanlı. Görsel katman, spiral yıldız haritası ve koordinatlar. Dilsel katman, Sümerce talimatlar ve bilinmeyen dil. Müzikal katman, ses frekans dizisi. Üçü birden işlevsel olduğunda ne olur? Görsel koordinatlar nereye gidileceğini söylüyor. Dilsel katman ne yapılacağını söylüyor. Müzikal katman nasıl yapılacağını söylüyor. Ama neden ses? Neden koordinatların verilmesi yeterli değil? Durdu. Bir an düşündü. Sonra yazdı. Çünkü belki kapı mekanik değil. Belki ses ile açılıyor. Bağdat'a öğleden sonra indiler. Havalimanı çıkışında Al-Raşid'in adamı Velid bekliyordu. Jonathan'ı gördüğünde başını eğdi ve bavulu aldı. Araba yola çıkarken Jonathan arka koltuğa yaslandı ve gözlerini kapattı. Kahverengi ceketli adam havalimanında görünmemişti. Belki gerçekten tesadüftü. Ya da belki çok iyiydi işinde. Al-Raşid'in evi Bağdat'ın eski semtlerinden birindeydi. Kerpiç duvarlı, avlulu, ağaçlıklı bir yapıydı. İçerisi dışarıdan çok daha genişti, yüksek tavanlı odalar, kitaplarla dolu raflar, duvarlarda antik haritalar ve arkeolojik çizimler. Jonathan içeri girdiğinde Lena ve Sami zaten masanın başında çalışıyordu. Marco bir köşede kahvesini içiyor, yeni bir sigara sarıyordu. "Hoş geldin," dedi Lena. Güzel zamanlamaydı. Sami az önce yeni bir şey buldu. "Mühür fotoğraflarını gördünüz mü?" diye sordu Jonathan. "Evet, Sami dün gece boyunca üzerinde çalıştı." Jonathan Sami'ye döndü. Genç adam bilgisayar ekranının başından başını kaldırdı. Gözlerinin altında morluklardı ama enerjisi yerindeydi. "Abi, bakın şuna," dedi Sami ekranı döndürerek. Ekranda iki görüntü yan yana duruyordu. Sol tarafta mühürün silindirik yüzeyini düzleştirilmiş hali, yani sanki silindiri açıp düz bir kağıda yaymış gibi. Sağ tarafta ise tabletlerin birleşik spiral haritası. "Mühürün alt kısmındaki spiralleri tabletteki spirallerle hizaladım," dedi Sami. "Önce hiçbir şey çıkmadı, uyuşmadılar. Sonra döndürdüm, çevirdim, büyüttüm, küçülttüm. Hiçbir şey. Sonra şunu denedim, mühür bir silindir. Yani doğrusal bir yüzey değil. Onu üç boyutlu olarak düşününce ne olur diye baktım." Sami bir tuşa bastı. Ekrandaki görüntü değişti. Mühürün spiral deseni artık düz değil, kıvrımlıydı, sanki gerçekten bir silindir yüzeyinde dolanıyordu. Ve bu kıvrımlı hali tabletlerin spiral haritasıyla üst üste bindirildiğinde. Hepsi aynı anda gördü. Bir nokta. Tam ortada. Önceki analizde görünmeyen, tabletlerin tek başına gösterdiği Eridu noktasından farklı, çok daha spesifik bir nokta. "Bu," dedi Sami, "Eridu'nun içinde bir koordinat. Şehrin değil, şehrin altının koordinatı. Yani tabletler bize Eridu'ya git diyor, mühür ise tam nereye git diyor." Marco sigara sararken durdu. "Kaç metre derinlik?" Sami saydı. "Yaklaşık 14 metre. 14 metre. Marco sigarasını yakmadan masaya koydu. "Bu ciddi bir kazı. Resmi izin olmadan mümkün değil." "Kazı yapmayacağız," dedi Al-Raşid. Odanın kapısında duruyordu. Ne zaman girdiğini kimse fark etmemişti. En azından henüz değil. Masaya yürüdü ve oturdu. Herkese baktı. "Eridu'da şu an aktif bir Irak Kültür Bakanlığı koruma projesi var. Ben bu projenin danışmanlarından biriyim. Gelecek ay oraya resmi bir inceleme ziyareti yapacağız. Ben, siz ve bakanlık ekibi. Resmi ziyarette 14 metre aşağıya inemeyiz," dedi Marco. "Hayır. Ama etrafı görebiliriz. Yüzeyi inceleyebiliriz. Ve eğer orada gerçekten bir şey varsa,
Bu inceleme ziyareti sonrasında resmi kazı izni için başvuru yapabiliriz. Doğru kanallardan. Bu aylar alır. Biliyorum. Ama acelesi yok. Jonathan şimdiye kadar sessiz kalmıştı. Şimdi konuştu. Tarik, dedi. Sami'nin ses analizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Spirallerin frekans değerleri taşıdığını söylüyor. Al-Raşid'in yüzünde beklenen bir ifade belirdi. Şaşırmamıştı. Babam bunu da yazmıştı, dedi. Notlarının son bölümünde. Şunu yazmıştı, bu sistem sessizce anlaşılmaz. İşitilmeli. O da sessizleşti. Yani kapıyı açmak için gerçekten ses kullanılıyor, dedi Jonathan yavaşça. Ses ya da titreşim, dedi Sami. Teknik olarak fark var aslında. Ses havada yayılan titreşimdir. Ama toprak içinde, kaya içinde, farklı titreşim frekansları farklı etkiler yaratır. Bazı frekanslar kaya içindeki boşlukları bulabilir. Bazıları yapısal rezonansa neden olabilir. Pratik olarak ne demek bu, diye sordu Lena. Eğer 14 metre aşağıda bir boşluk varsa ve bu tabletlerdeki frekans dizisi o boşluğun rezonans frekansına karşılık geliyorsa, doğru ses uygulandığında bu boşluk tespit edilebilir. Hatta belki, Sami durdu. Hatta belki ne, diye sordu Jonathan. Hatta belki açılabilir, dedi Sami alçak sesle. Herkes birbirine baktı. Marco ayağa kalktı. Dur bir dakika, ben arkeologum. Kazı yaparım, stratigrafi analiz ederim, tabletleri sınıflandırırım. Ama, ses ile kapı açmaktan bahsedilince, durdu. Bu bilimsel değil. Rezonans fiziği bilimsel, dedi Sami. Biliyorum ama, Marco, dedi Jonathan sakin bir sesle. Mühür gerçek. Tabletler gerçek. Yıldız haritası gerçek. Koordinatlar gerçek. Bunlar bilimsel bulgular. Sonraki adım da bilimsel olabilir. Rezonans spektrometresi var mı yanında? Marco durdu. Sonra oturdu. Çantasını açtı ve içinden metalik, küçük bir cihaz çıkardı. Zemin analizi için getirdim. Ama, Eridu'da kullanabiliriz, dedi Jonathan. Koordinatın gösterdiği noktada zemin taraması yaparız. 14 metre aşağıda bir boşluk varsa cihaz gösterir. Bilimsel veri elde ederiz. Marco itiraz etmedi. Akşam yemeğinde beşi de masaya oturdu. Al-Raşid'in evi Bağdat'ın gürültüsünden uzak, sakin bir yerde ama dışarıdan zaman zaman araç sesleri ve uzak kuş ötüşleri geliyordu. Yemek esnasında Jonathan Sami'ye döndü. Sami, ses analizi üzerinde devam et. Tabletlerdeki frekans dizisini notasına çıkar. Eridu'ya gitmeden önce tam bir ses haritası istiyorum. Tamam abi. Lena, spiral sembol sisteminde ne kadar ilerleme var? 120 sembolden 80'ini bir şekilde kategorize ettim. Ama kesin anlam atayamıyorum çoğuna. Doğrulama kaynağım yok. Indus çalışmaları, Indus yazısı üzerine en kapsamlı çalışmaları Asko Parpola yapmış. Ama o çalışmalar bile semboller için kesin anlam veremiyor. Benzerlikler var ama kanıt değil. Başka bir yol var mı? Lena düşündü. Aslında var, ama riskli. Nedir? Oral gelenekler. Eğer bu sistem gerçekten binlerce yıl aktarıldıysa ve hiç kaybolmadıysa, bir yerlerde sözlü gelenekte izleri olabilir. Bazı topluluklar yazıya geçirilmemiş çok eski bilgileri kuşaktan kuşağa aktarır. Güney Irak'ta Mandayın toplulukları var, çok eski bir dini gelenek. Kökleri Mezopotamya'ya dayanıyor. Onlarla konuşmak istiyorum. Al-Raşid başını kaldırdı. Mandayanlara ulaşmak zor. Küçük ve kapalı bir topluluk. Ama bir adamı tanıyorum. Onlara güveniyor. Belki köprü olur. İyi olur, dedi Lena. Jonathan yemeğini yedi ama tadını almadı. Aklı yarı oradaydı. Kahverengi ceketli adam gözünün önüne geldi. Oxford'da, sonra havalimanında. Tesadüf mü değil mi hala çözemiyordu. Yemekten sonra Al-Raşid onu avluya davet etti. İkisi dışarıda otururken yaşlı adam tesbihini çevirdi. Gökyüzüne baktı. Bağdat'ın üzerinde yıldızlar vardı. Kirli, soluk ama vardı. Jonathan, dedi Al-Raşid. Seni uyarmalıyım. Jonathan döndü. Ne hakkında? Babam bu tabletleri neden sakladı biliyor musun? Saddam'dan korktuğu için değil. Başka bir nedeni daha vardı. Neydi? Babam 1988'de o gizli odayı kapatmadan birkaç ay önce ilginç bir şey fark etmişti. Kazı bölgesinin yakınında, defalarca, aynı insanları görmüştü. 2 ya da 3 kişi. Kazıyla ilgileri yoktu, köylü de değillerdi. Sadece izliyorlardı. Jonathan içi sıkıştı. Takip mi ediliyordu? Öyle düşündü.
Ve tabletleri sakladıktan sonra o insanlar kayboldu. Babam notlarına şunu yazmış, bu bilgiyi isteyenler her zaman olmuştur. Her nesilde birisi bu tabletlerin peşine düşmüş. Bazıları bilgiye ulaşmak için, bazıları onu yok etmek için. Jonathan bir süre sessiz kaldı. Yok etmek mi, dedi sonunda. Neden biri bunu yok etmek istesin? Çünkü, dedi Al-Raşid yavaşça, eğer bu sistem gerçekse ve gerçekten insanlığın ilk bilgi kaynağını gösteriyorsa, bu çok şeyi değiştirir. Tarih değişir. Dinlerin kökeni değişir. Medeniyetin nerede ve nasıl başladığına dair her şey değişir. Bazı insanlar için bu tehdit edici. Jonathan avlunun taş zeminine baktı. Oxford'da, dedi, Londra'dan buraya gelirken, bir adam beni takip etti gibi geldi. Belki paranoyaydı. Belki değildi, dedi Al-Raşid. Siz biliyor muydunuz? Şüpheleniyordum. Bu yüzden Voli'de söyledim. Bağdat'a gelişinizi dikkatle izledi. Kimse peşinizde yoktu. Ama Oxford'da elimiz uzanmıyor. Al-Raşid tesbihini durdurdu. Jonathan, şunu bil. Bu iş bundan sonra daha hassas bir hal alacak. Eridu'ya gideceğiz. Belki bir şeyler bulacağız. Ve bulursak, o zaman artık akademik bir proje olmaktan çıkıyor. Ne oluyor o zaman? Al-Raşid ona baktı. Gözlerinde o derin, ağır ışık vardı. O zaman, dedi, dünyaya açıklamanın yolunu bulmak zorundayız. Ve açıklamadan önce, onu yok etmek isteyenlerin önünde olmamız gerekiyor. Jonathan başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Yıldızlar yanıp sönüyordu. O yıldızların bazıları binlerce yıl önceki insanların da gördüğü yıldızlardı. Aynı gökyüzü, aynı noktalar. Ve o noktaları kil tabletlere kazıyan eller artık yoktu ama bıraktıkları iz hala duruyordu. Toprak altında, bekleyerek, gece geç saatte Jonathan odasına çekildi. Yatmadan önce telefona baktı. Bilinmeyen bir numaradan mesaj vardı. İngilizce, tabletleri bırakın, Eridu'ya gitmeyin, bu sizin için değil. Jonathan mesajı uzun süre okudu. Sonra ekran görüntüsü aldı. Al-Raşid'e iletti. Cevap hızlı geldi. Bekliyorduk bunu. Paniklemeyin. Yarın konuşuruz. Jonathan telefonu bıraktı. Odanın tavanına baktı. Karanlıkta, sessizlikte ve içinde iki duygu aynı anda vardı, korku ve merak. Ama şaşırtıcı biçimde merak daha güçlüydü. Çünkü kim olursa olsun, kim göndermiş olursa olsun, o mesaj bir şeyi kanıtlıyordu. Tabletler gerçekti. Gerçek olmasaydı kimse, bırakın, demezdi. Sabah erkendi. Bağdat henüz tam uyanmamıştı, sokaklar ıssız, dükkanlar kapalı, havada sabahın serin nemi vardı. Jonathan avluda çayını içerken Al-Raşid yanına geldi ve oturdu. İkisi bir süre sessiz kaldı. Sonra Al-Raşid konuştu. O mesajı gönderen kişiyi araştırdım, dedi. Numara kayıtlı bir hat değil. Türkiye üzerinden yönlendirilmiş. Daha ileriye gitmeye çalıştım ama iz orada kesiliyor. Türkiye mi? Jonathan bunu beklemiyordu. Neden Türkiye? Bilmiyorum. Ama Türkiye bu tür işler için sık kullanılan bir güzergah. Hem Avrupa hem Orta Doğu arasında köprü. Servislerin, özel grupların, pek çok farklı aktörün kullandığı bir hat. Peki kim olabilir? Al-Raşid çayını aldı. Babamın notlarında buna benzer bir şeyden bahsediliyor. 80 yıl öncesine kadar giden, Mezopotamya arkeolojisini yakından izleyen, resmi kurumlar dışında faaliyet gösteren bir ağadan. Babam onlara, bekçiler, diyordu. Kendi koyduğu bir isim, resmi bir örgüt adı değil. Ama şunu yazmıştı, bu insanlar bu bilgiyi biliyorlar. Ve ne bildiğinizi öğrendiklerinde sizi durdurmaya çalışacaklar. Çünkü onlar için bu bilgi bir güç kaynağı, paylaşılacak bir şey değil. Jonathan elindeki çayın buharına baktı. Yani bir çeşit gizli topluluk mu? Gizli mi, resmi mi bilmiyorum. Belki ikisi de, belki ne ikisi de. Ama gerçekler şu ki bu tabletlerin varlığından haberdar olan, bizi takip eden ve, bırakın, diyen biri var, bu yeterince somut. Ne yapıyoruz? Planı değiştirmiyoruz, dedi Al-Raşid kesin bir sesle. Bugün Lena'yı Manday'ın toplantısına götürüyorum. Sami çalışmaya devam ediyor. Marco stratigrafi notlarını hazırlıyor. Sen de benimle gel. Mandayanlara mı? Evet, senin orada bulunman faydalı olur. Lena dili biliyor ama sen bağlamı biliyorsun. Bağdat'ın güneyinde, Dicle'nin yakınında, küçük ve sessiz bir mahalle vardı. Evler alçaktı, sokaklar dardı, her köşede bir ağaç ya da küçük bir bahçe.
Mandayın toplumu burada yaşıyordu, yüzyıllardır aynı bölgede, dışarıya kapalı, içe dönük, kendi ritüelleri ve gelenekleriyle var olmaya devam eden küçük bir topluluk. Mandayanlık dünyanın en eski dini geleneklerinden biriydi. Kökleri Mezopotamya'ya, belki daha da öteye uzanıyordu. Gnostik bir inanç sistemiydi, bilgiyi, aydınlanmayı ve su ritüellerini merkeze alıyordu. Kutsal kitapları Ginza Erbay'dı, Aramice yazılmış, eski kozmolojik öğretiler içeren bu metin dünyada çok az kişinin okuduğu metinlerdendi. Al-Raşid onları küçük bir evin önünde durdurdu. Kapıyı tıklattı. Açan adam 50'li yaşlarındaydı. Uzun boylu, geniş omuzlu, siyah gözlü. Al-Raşid'i gördüğünde yüzü açıldı. Arapça selamlaştılar, sonra adam onları içeri davet etti. Evin içi beklenenden sıcaktı, renkli halılar, alçak masalar, duvarlarda el yazması metinlerin asılı olduğu çerçeveler. Bir köşede yaşlı bir kadın oturmuş bir şeyler dikiyordu. Başını kaldırmadı. Ev sahibi adını söyledi, Yahya Sabih. Mandayın cemaatinin öğretmenlerinden biriydi. Al-Raşid onu yıllar önce arkeolojik bir konferansta tanımıştı. Oturdular. Çay geldi. Yahya Arapça konuşuyordu, Al-Raşid çeviriyordu. Lena bazen doğrudan sorular sordu, Mandayın geleneğini yeterince biliyordu. Jonathan dinledi. Yahya önce genel konuştu. Mandayın inancının temellerini anlattı. Işık ve karanlık ikiliği, su ritüelleri, ölümden sonra ruhun yolculuğu. Sonra Lena konuyu yönlendirdi. Yahya, dedi dikkatli bir sesle, sizin geleneğinizde ilk dil kavramı var mı? Yani insanlara verilen, yazıdan önce var olan bir bilgi sistemi. Yahya bunu duyunca ilginç bir ifade takındı. Ne şaşkınlık ne de reddetme. Sanki soruyu bekliyordu. Uzun uzun konuştu. Al-Raşid çevirdi. Yahya şunu söylüyor, Ginzaba'da bir bölüm var, çok az kişinin bildiği bir bölüm. Zaten metnin tamamı dışarıya çıkmıyor, bir kısmı yalnızca öğretmenler arasında aktarılıyor. O bölümde şöyle geçiyor, başlangıçta ses vardı. Ses düşünceydi. Düşünce ışıktı. Işık suya indi ve sudan şekil doğdu. Şekil isim aldı. İsim dil oldu. Yahya bu bölümün çok eski olduğunu söylüyor. Ginza'nın geri kalanından bile eski. Diğer bölümlerin yazılı kaynakları var ama bu bölüm yalnızca sözlü aktarım. Lena öne eğildi. Peki o ilk ses hakkında daha fazla bir şey var mı? Nasıl bir sesti? Bir frekansı, bir ritmi var mıydı? Al-Raşid çevirdi. Yahya dinledi. Sonra kalktı. Odanın köşesine gitti. Yüksek bir raftan, dikkatlice sarılmış bir paket indirdi. Masaya koydu. Açtı. İçinde eskimiş, sararmış, elle yazılmış sayfalar vardı. Bu, dedi Al-Raşid çevirerek, Yahya'nın büyük babasından kalma. Mandayın öğretmenler arasında el yazması olarak aktarılan bir metin. Hiç yayınlanmamış. Dışarıya çıkmamış. Yahya sayfaları dikkatle çevirdi. Bulduğu sayfada durdu. Gösterdi. Lena bakıp dondu. Jonathan da baktı. Sayfanın alt kısmında küçük semboller vardı. El çizimi, titrek bir elle yapılmış ama net. Spiraller. Ve spirallerin arasında o sembol. Çember, çarpı, uçlarda noktalar. Jonathan yutkundu. Bu, dedi kontrol edemediği bir sesle. Evet, dedi Lena fısıltıyla. Aynı sembol. Al-Raşid Yahya'ya sordu. Yahya uzun uzun konuştu. Yahya şunu söylüyor, dedi Al-Raşid yavaşça. Bu sembol onların geleneğinde, manda olarak geçiyor. Manda bilgi demek. Mandayanlığın adı buradan geliyor. Manda dehiya, yani, yaşamın bilgisi. Bu sembol bilginin en saf halini temsil ediyor. Merkezde Tanrı, dört yönde dört temel unsur, uçlardaki noktalar ise bu bilgiye ulaşan dört büyük öğretmeni simgeliyor. Dört öğretmen kimler, diye sordu Lena. Al-Raşid çevirdi. Yahya cevap verdi. Adam, Sam, Nuh ve Al-Raşid durdu. Yahya'ya döndü, tekrar sordu. Yahya tekrarladı. Ve Enki. Sessizlik. Enki, Sümer'in bilgelik tanrısı, su tanrısı, yazının ve sanatın tanrısı. Ama burada bir tanrı olarak değil, bir öğretmen olarak geçiyordu. Yahya, dedi Jonathan, Al-Raşid'in aracılığıyla, bu metinde Enki'nin evi hakkında bir şey var mı? Eridu hakkında, Yahya bu soruyu duyunca yüzü değişti. İfadesi kapandı. Gözlerinde ihtiyatlı bir şey belirdi. Uzun bir sessizlik. Sonra konuştu. Yavaş, ölçülü bir sesle. Al-Raşid çevirdi.
Yahya şunu söylüyor, bu konu konuşulmaz. Bu konu yalnızca öğretmenler arasında, ritüel ortamında aktarılır. Ama şunu söyleyebilir, Eridu'da bir şey var. Ve o şey her zaman orada olmuştur. Ve orada olduğunu bilenler her nesilde birkaç kişidir. Mandayanlarda bu bilgi aktarılıyor. Ama nerede olduğunu ve nasıl ulaşılacağını asla yabancıya söylememişler. Peki neden bize söylüyor, diye sordu Jonathan. Al-Raşid çevirdi. Yahya gülümsedi. İlk kez gülümsüyordu. Ve cevap verdi. Çünkü, dedi Al-Raşid çevirerek, sen o mühürü taşıyorsun. Jonathan dondu. Ben mi? Mühür Oxford'da. Al-Raşid Yahya'ya çevirdi. Yahya başını salladı ve tekrar konuştu. Yahya mühürü kastetmiyor, dedi Al-Raşid. İzi kastediyor. Sen o mühürü elinde tutanın oğlusun, diyor. Mecazi olarak. Yani bu bilgiyi taşıyanların silsilesinden birisin. Bu saçma, dedi Jonathan. Ben İngilizim. Oxford mezunuyum. Ailemle Mezopotamya'nın hiçbir bağlantısı yok. Al-Raşid bunu çevirmedi. Sadece Jonathan'a baktı. Babanızın adı ne, diye sordu. Jonathan şaşırdı. Ne alakası var, Richard? Richard Hartwell. Ve annenizin kızlık soyadı? Jonathan daha da şaşırdı. Neden soruyorsunuz bunu? Cevap verin lütfen. Hamid. Annem Türk-Iraklı karışımıydı. Ama o öldü ben küçükken, babam İngilizdi ve ben. Durdu. Al-Raşid'in yüzüne baktı. Ve yaşlı adamın ifadesinde, o derin sakin gözlerinde, bir şey gördü. Bilgi. Önceden bilinen bir şey. Tarik, dedi Jonathan alçak ve sert bir sesle. Beni buraya rastgele seçmediniz, değil mi? Sessizlik. Uzun, ağır bir sessizlik. Yahya çayını yudumladı. Köşedeki yaşlı kadın dikişine devam etti. Dışarıdan sokak sesi geldi. Al-Raşid sonunda konuştu. Annenizin kızlık soyadı Hamid, dedi. Annenizin annesi, yani büyükanneniz, Güney Irak'tandı. Nasiriye yakınlarından. Ve büyükannenizin babası. Durdu. Büyükannenizin babası, diye devam etti, Mahmud Al-Raşid'in en yakın arkadaşıydı. Birlikte çalıştılar. 1980'lerde. Ve o adam, Manday'ın geleneğiyle bağlantılıydı. Jonathan nefes almayı unuttu. Bu, dedi. Bu nasıl mümkün olabilir? Ben hiç, bilmiyordunuz, dedi Al-Raşid. Anneniz küçük yaşta İngiltere'ye göç etti. Kökleri geride kaldı. Ama bağlantı kesilmedi. Sadece unutuldu. Jonathan sandalyeye yaslandı. Kafasındaki her şey altüst olmuştu. Buraya tesadüfen gelmemişti. Al-Raşid onu tesadüfen seçmemişti. Ve o mühür deposunda, yıllar önce lisans öğrencisiyken, o Seminol'ü tesadüfen fark etmemişti. Hiçbir şey tesadüf değildi. Eve dönerken arabada kimse konuşmadı. Lena pencereden dışarı bakıyordu. Al-Raşid gözlerini kapatmıştı. Jonathan ise ellerine bakıyordu. Annesini hatırlamaya çalıştı. Çok küçük yaşta ölmüştü, Jonathan 7 yaşındaydı. Hatırladığı şeyler kırık, belirsizdi. Bir yüz, bir ses, bir koku, sarı bir elbise, bir ninni. Ninni'nin dilini hatırlamıyordu. Ama ritmi aklındaydı hala. Düzenli, tekrarlayan, tuhaf biçimde huzur verici. Şimdi o ritmi düşündüğünde, Sami'nin ses analizindeki frekans dizisini düşündüğünde. Hayır, bu saçmaydı. Ama gene de düşündü. Eve vardıklarında Sami heyecanlı bir yüzle karşıladı onları. Abi, müthiş bir şey buldum, dedi. Frekans dizisini tamamladım. 16 tabletin tamamından çıkan ses dizisi, matematiksel olarak tam anlamıyla bir dizi. Yani sonuna kadar gidiyor ve başa dönüyor. Döngüsel bir yapı. Çalabiliyor musun bunu, diye sordu Jonathan. Sami duraksadı. Teorik olarak evet. Ama hangi enstrümanla? Bu frekanslar standart çalgı aralıklarında değil. Elektronik olarak üretilebilir mi? Evet, sinyal üreticiyle. O zaman üret. Kaydını al, Eridu'ya gitmeden önce tam ses dizisini elimizde olsun. Sami başını salladı ve bilgisayarına döndü. Jonathan odasına gitti. Kapıyı kapattı. Yatağın kenarına oturdu. Ellerini önünde tuttu. Baktı. Bu eller hangi mirasın elleriydiler? Cevap bilmiyordu. Ama öğreneceği belliydi. Gece geç saatte, herkes uyurken, Jonathan Al-Raşid'in çalışma odasına girdi. Işığı yakıp kütüphaneye baktı. Kitaplar, dergiler, haritalar, fotoğraflar. Masanın üzerinde babasının defteri vardı. Al-Raşid onu orada bırakmıştı. Jonathan oturdu. Defteri aldı. Açtı. Arapça yazılmış sayfalardı bunlar. Okuyamıyordu. Ama resimler vardı.
Çizimler, tabletteki semboller, spiraller, koordinatlar ve en son sayfalarda, defteri kapatan yapraklarda, bir çizim daha vardı. Bir insan silüeti ve o silüetin etrafında, helezon biçiminde dönen, semboller. Altta bir not vardı. Jonathan tanımak istedi ama Arapça bilmiyordu. Defteri kapattı. Ertesi sabah Al-Raşid'e soracaktı. Ama o geceyi uyuyamadan geçirdi. Çünkü annesinin ninnisnisi kafasında duruyordu. Tekrarlayan, döngüsel, tuhaf biçimde huzur verici. Ve şimdi, ses analizini dinledikten sonra, o ninninin tamamen aynı frekans dizisini taşıdığını fark ediyordu. Tesadüf olamazdı. Hiçbir şey tesadüf değildi. Sabah erkendi. Bağdat'ın üzerinde soluk bir güneş vardı, ne tam parlak ne tam bulutlu, gri ile sarı arasında bir renkte asılı kalmış gibiydi gökyüzü. Jonathan avluda Al-Raşid'i bulmak için çıktığında yaşlı adam zaten oradaydı. Her sabah yaptığı gibi tesbihini çeviriyordu ama bu sabah ayakta değil, oturuyordu. Sandalyesine öyle bir gömülmüştü ki yaşlanmış, yorulmuş, ağırlaşmış gibiydi. Jonathan karşısına oturdu. Babanızın defterinin son sayfasındaki çizimi gördüm, dedi doğrudan. Bir insan silüeti ve etrafında semboller. Altındaki notu çevirir misiniz? Al-Raşid ona baktı. Uzun bir bakıştı bu, değerlendiren, tartıp biçen bir bakış. Dün gece odama girdiniz, dedi. Evet, özür dilerim. Ama notu görmem gerekiyordu. Al-Raşid itiraz etmedi. Ayağa kalktı, içeri girdi. Birkaç dakika sonra defterle döndü. Oturdu ve son sayfayı açtı. Çizime baktı. Uzun süre baktı. Sanki o sayfayı yüzlerce kez görmüştü ama her seferinde yeniymiş gibi bakıyordu. Sonra okumaya başladı. Arapçadan İngilizceye geçerek, yavaş yavaş. Babam şunu yazmış, dedi. Bu sistemi taşıyan kişi bilgiyi dışarıdan almaz. Zaten içinde taşır. Tabletler ve mühür yalnızca kapıyı gösterir. Ama kapıyı açacak olan, o kapının sesini zaten bilen kişidir. Bu ses öğrenilmez, aktarılır. Kandan kana, nefesten nefese. Kim bu sesi içinde duyuyorsa o kişi anahtardır. Anahtarı bulmak, bilginin yarısıdır. Diğer yarısı Eridu'nun altındadır. Sessizlik. Jonathan defterdeki silüete baktı. Bu silüet kim, diye sordu. Babam isim yazmamış, dedi Al-Raşid. Ama altında şu var, o gelecek. Zaman geldiğinde o bulacak. Ve ben onu tanıyamayacak kadar yaşlıyım ya da artık burada olmayacağım. Ama o mühürü elinde tutacak ve sesi içinde taşıyacak. Onu bulun. Jonathan yutkundu. Babanız beni kastediyor muydu? Bilmiyorum, dedi Al-Raşid dürüstçe. Belki sizi, belki başka birini. Ama ben sizi seçtim çünkü anneannenizin kökü buraya dayanıyor. Ve çünkü o mühürü depodan çıkarmaya en yakın olan sizdiniz. Ve çünkü, durdu. Çünkü, diye sordu Jonathan. Çünkü Lena dün gece bana bir şey söyledi. Sami'nin ses analizini siz dinlediniz. Ve dinlerken ağladınız. Jonathan dondu. Doğruydu. Sami ona ses kaydını kulaklıkla dinletmişti. Ve o frekans dizisini duyduğunda gözlerinin dolduğunu hissetmişti. Bunu kimseye söylememişti. Ama Lena görmüş olmalıydı. Bu, dedi Jonathan. Bu duygusal bir tepkiydi. Müzikal frekanslar bazen böyle etki yapar. Evet, dedi Al-Raşid. Ya da başka bir şey. Tanıdıklık. Jonathan bir süre daha oturdu. Sonra ayağa kalktı. Tamam, dedi. Sesi beklenenden sakin çıkmıştı. Diyelim ki babanız haklıydı. Diyelim ki bu bilgi gerçekten kan yoluyla aktarılıyor ve ben bir şekilde bu zincirin içindeyim. Bu teorik olarak güzel. Ama pratik olarak ne değiştiriyor? Eridu'ya gideceğiz. Koordinatların gösterdiği noktayı inceleyeceğiz. Marco zemin analizi yapacak. Sami ses frekansını deneyecek. Bunlar bilimsel adımlar. Ve ben bir akademisyenim, bir arkeolog değilim. Kan bağım olsun ya da olmasın, bu işe katkım entelektüel. Al-Raşid başını salladı. Haklısınız. Ama şunu da bilin, orada, o noktada, bir şey olduğunda, entelektüel bağ yetmeyebilir. Ne olacak orada? Bilmiyorum. Babam da bilmiyordu. Ama şunu biliyordu, o noktaya ulaşmak için tabletler yeterli değil. Mühür yeterli değil. Ses dizisi yeterli değil. Birinin o sesi içselleştirmiş olması gerekiyor. Jonathan daha fazla konuşmadı. İçeri girdi. O sabah ekip masaya toplandı. Eridu ziyaretinin planını gözden geçirdiler. Ziyaret 5 gün sonraydı. Irak Kültür Bakanlığı'nın resmi inceleme programı kapsamındaydı,
Al-Raşid danışman sıfatıyla davet edilmişti ve ekibini de getireceğini bildirmişti. Resmi programda 2 günlük yüzey incelemesi, fotoğraflama ve ön değerlendirme vardı. Resmi programın dışında ne yapabiliriz, diye sordu Marco. İkinci günün öğleden sonrası serbest, dedi Al-Raşid. Bakanlık ekibi Nasiriye'ye dönecek, biz sahada kalacağız. O zaman dilimi bize ait. Kaç saat? 3, belki 4 saat. Yeterli mi? Zemin taraması için evet, dedi Marco. Eğer rezonans spektrometresi veri toplarsa ve o veri bir boşluk gösterirse, bu zaten büyük bir bulgudur. O bulguyla resmi kazı izni başvurusu yaparız. Ya boşluk göstermezse? Marco omuz silkti. O zaman tabletler ilginç ama doğrulanamaz belgeler olarak kalır. Lena elindeki notlara baktı. Spiral sembol sistemini bitiremedim. 58 sembolü kategorize ettim ama geri kalanlar hala belirsiz. Eridu'ya gitmeden önce Yahya ile bir kez daha görüşmek istiyorum. Düzenleyebilirim, dedi Al-Raşid. Bir de ses konusu var, dedi Sami. Frekans dizisini elektronik olarak ürettim. Ama bu frekansları zemin taramasıyla birlikte kullanmak için özel bir düzenek gerekiyor. Teoriyi biliyorum ama pratikte hiç denemedim. Yani sahada çalışıp çalışmayacağını bilmiyorum. En iyi ihtimalle ne olur, diye sordu Jonathan. En iyi ihtimalle, doğru frekansı doğru noktada uyguladığımızda, eğer orada gerçekten bir boşluk varsa, rezonans etkisi oluşur ve spektrometre bunu çok daha net gösterir. Sıradan zemin taramasından 10 kat daha hassas sonuç. En kötü ihtimalle hiçbir şey olmaz. Tamam, dedi Jonathan. Hazırlıklarını yap. Öğleden sonra Lena Yahya'nın evine gitti. Jonathan da gitti. Al-Raşid bu sefer kalmıştı, bakanlık ile son koordinasyonu tamamlayacaktı. Yahya onları aynı odada karşıladı. Bu kez daha hazırlıklı görünüyordu, masanın üzerinde çeşitli el yazması sayfalar düzenli biçimde yayılmıştı. Dün söylemediklerimi bugün söyleyeceğim, dedi Yahya Arapçayla. Lena çevirdi. Çünkü dün sizi yeni görüyordum. Bugün sizi biraz daha tanıyorum. Teşekkür ederiz, dedi Lena. Yahya bir sayfayı kaldırdı. Üzerinde Aramice metin vardı ve altında spiraller. Bu bölüm, dedi, Ginzaba'nın hiçbir baskısında yok. Yalnızca öğretmenden öğrenciye el yazmasıyla aktarılıyor. Ben bunu üstadımdan aldım, o da kendi üstadından. Kaç nesil geriye gittiğini bilmiyorum. Ne anlatıyor, diye sordu Lena. 7 kapı, bölümü. Yahya okumaya başladı. Lena çevirdi. 1. kapı kulaktır. Duymayan geçemez. 2. kapı dildir. Söyleyemeyen duramaz. 3. kapı nefestir. Nefessiz kalan döner. 4. kapı bellektir. Unutan yolunu şaşırır. 5. kapı görüdür. Görmek istemeyen karanlıkta kalır. 6. kapı sessizliktir. Konuşan kaybolur. 7. kapı ise kapı değildir. 7. kapı başlangıcın kendisidir. Lena çevirirken Jonathan not alıyordu. Bu, dedi Jonathan, tabletteki 7 katlı yapıyla örtüşüyor. 1. kat dili saklar. 2. kat sayıları saklar. Evet, dedi Lena. Ama bu versiyon farklı. Burada katlar değil, geçişler var. Bilgiyi almak için değil, ona ulaşmak için gerekli koşullar. Bir nevi inisiyasyon. Evet. Ve dikkat et, 1. koşul duymak. Kulak, ses. Jonathan durdu. Kalemini masaya koydu. Yahya, dedi, Lena aracılığıyla. Bu 7 kapıdan geçmek için ne gerekiyor pratik olarak? Yahya düşündü. Sonra konuştu. Gelenekte şöyle aktarılmış, dedi Lena çevirirken. 1. kapıyı geçmek için ilk sesi duymak gerekiyor. Bu ses öğretilmez, hatırlanır. Kim bu sesi içinde taşıyorsa 1. kapıyı geçer. Jonathan içini çekti. Babasının defteri, sesi içinde taşıyan. Ve bu ses, dedi, nasıl bir ses? Yahya güldü. Beklenmedik, içten bir gülüştü. Sonra bir şey yaptı ki Jonathan bunu beklemiyordu. Gözlerini kapattı. Nefes aldı. Ve bir ses çıkardı. Tek bir nota değildi bu. Birden fazla frekansın aynı anda titrediği, derin, tuhaf, fiziksel olarak hissedilen bir sesti. Göğse değdi, kafaya yayıldı, odanın duvarlarından yansıdı. Jonathan'ın tüyleri diken diken oldu. Yahya sesi kesti. Sessizlik. Sonra baktı. Bu ses, dedi Lena çevirirken, Mandayin ritüellerinde kullanılır. Ama yalnızca belirli törenlerde, başlatma törenlerinde. Öğretmen bu sesi yeni öğrenciye sunar ve öğrenci ya tanır ya da tanımaz. Tanıyanlar ne yapar? Ağlar.
Jonathan ellerini masanın altına sakladı. Titriyorlardı. Yahya devam etti. Yahya şunu söylüyor, dedi Lena, sesi hafifçe değişmişti. O sesi ilk duyduğunda ağlayanların kanında bu bilginin izi var, bunu öğrenemezsiniz. Ya taşırsınız ya taşımazsınız. Jonathan başını kaldırmadı. Masanın yüzeyine baktı. Dizinin üzerindeki notlara baktı. Sonra yavaşça başını kaldırdı ve Yahya'nın gözlerinin içine baktı. Ben dün gece ses kaydını dinlerken ağladım, dedi. İngilizce söylemişti bunu ama Yahya anlamamıştı. Lena çevirdi. Yahya başını salladı. Şaşırmış görünmüyordu. Sadece şunu söyledi. Lena çevirdi. Biliyordum. Gece Al-Raşid'in evinde herkes kendi odasına çekilmişti. Jonathan çalışma odasında oturmuş notlarını düzenliyordu. Dışarıdan Bağdat'ın gece sesleri geliyordu. Uzak bir müezzin sesi, ara sıra araç, bazen bir köpek. Kapı tıklandı. Girin. Marco girdi. Elinde bir kadeh vardı. Yüzünde alışılmadık bir ifade vardı. O sürekli gergin, eleştirel, bilimci maskesi yoktu bu kez. Yorgun ve biraz savunmasız görünüyordu. Konuşabilir miyiz, diye sordu. Oturun, dedi Jonathan. Marco oturdu. Bir süre kadehine baktı. Ben bu işe inanan biri değilim, dedi sonunda. Bunu biliyorsunuz. Tabletlerin gerçek olduğuna inanıyorum. Tarih açısından son derece önemli olduklarına inanıyorum. Ama, durdu. Ama bugün Sami ses kaydını yüksek sesle çaldı. Test için. Ve ben. Jonathan bekledi. Ve ben garip bir şey hissettim, dedi Marco. Fiziksel bir şey. Göğsümde. Sanki o ses bir yeri titreştirdi. Ve aklıma annem geldi. Annem çocukken bir şarkı söylerdi. İtalyanca değildi. Kendi annesi öğretmişti. Ben o şarkının dilini hiçbir zaman anlamamıştım. Jonathan öne eğildi. O şarkıyı mırıldatabilir misiniz? Marco garip baktı. Ama yaptı. Alçak, utangaç bir sesle mırıldandı. Birkaç nota. Jonathan duyunca içi burkuldu. Frekans yapısı aynıydı. Ritim aynıydı. Marco, dedi yavaşça. Anneniz nerelidir? Güney İtalya. Sicilya. Sicilya'dan önce, ailenizin kökü, Marco şüpheli baktı. Neden soruyorsunuz? Sadece merak. Marco düşündü. Babaannem hep şunu söylerdi, bizim kanımızda Akdeniz'in her rengi var, kim bilir. Göçler, ticaret yolları, Güney İtalya'da Arap, Fenike, Yunan hepsi karışmış. Fenike, dedi Jonathan. Doğu Akdeniz, Orta Doğu kıyıları. Marco durdu. Ne ima ediyorsunuz? Hiçbir şey ima etmiyorum. Sadece bu ses dizisinin neden bu kadar evrensel olduğunu düşünüyorum. Belki o kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış ki izleri farklı kültürlerin müzikal hafızasında kalmış. Marco bir süre sessiz kaldı. Sonra ayağa kalktı. Eridu'da ne bulacağımızı bilmiyorum, dedi. Ama zemin taramasını dikkatlice yaparım. Buna söz verebilirim. Bu yeterli, dedi Jonathan. Marco çıktı. Jonathan yalnız kaldı. Notlarına baktı. Masanın üzerine yazdığı şeylere. Annesinin ninnisi. Marco'nun annesinin şarkısı. Yahya'nın ritüel sesi. Sami'nin frekans analizi. Hepsi aynı yapıyı taşıyordu. Bir ses binlerce yıl boyunca, farklı dillere, farklı kültürlere, farklı coğrafyalara yayılmış ve her birinde farklı biçimde yaşamış ama özünü korumuştu. Bu ses öğrenilmez, aktarılır. Kandan kana, nefesten nefese. Jonathan kalemi bıraktı. Gözlerini kapattı. Ve ilk kez, bilinçli olarak, o sesi içinde aramaya çalıştı. Sessizlikte oturdu. Bağdat'ın gece gürültüsü uzakta kaldı. Nefes aldı. Ve duydu. Çok zayıftı. Neredeyse yoktu. Ama vardı. Göğsünün tam ortasında, sanki orada her zaman mıymış gibi, titreyen küçük bir şey. Bir ses. Başlangıcı ve sonu olmayan, döngüsel, sarmal bir ses. Annesinin sesi. Gözleri doldu. Bu kez ağlamadı. Ama çok az kaldı. 5 gün sonra gideceklerdi Eridu'ya. Ve Jonathan artık biliyordu, ne bulacaklarını tam olarak bilmiyordu. Ama o noktaya vardıklarında ne yapması gerektiğini hissediyordu. Ses. Her şey sesle başlamıştı. Ve belki her şey sesle açılacaktı. 5 gün geçti. 5 gün boyunca herkes kendi işine gömüldü. Sami ses dizisini mükemmelleştirdi, frekans üreticini sahada kullanılabilir, taşınabilir bir sisteme dönüştürdü. Marco zemin spektrometresini kalibre etti ve Eridu'nun mevcut jeolojik haritalarını inceledi. Lena spiral sembol sisteminde 84. sembole ulaştı ve sistemi artık %67 doğrulukla okuyabiliyordu.
Jonathan ise her gece odasında oturdu, notlarını düzenledi ve içindeki o sesi dinlemeye çalıştı. Her gece biraz daha netti. Sabah erken saatte yola çıktılar. İki araç. Bağdat'tan güneye, Nasiriye'ye oradan Eridu'ya. Toplam 4 saat yol. Irak Kültür Bakanlığından 2 yetkili de vardı, Doktor Ferit Hamdan ve genç asistanı Rania. Dostane, profesyonel, meraklı. Resmi program çerçevesinde düşünüyorlardı, yüzey incelemesi, fotoğraflama, rapor. Jonathan araçta pencereye yaslandı ve dışarıya baktı. Güney Irak manzarası uzanıyordu, düz, geniş, zaman zaman hurma bahçeleri, zaman zaman sulama kanalları, zaman zaman uzakta görünen köyler. Dicle ve Fırat'ın bu bölgede bir zamanlar çok daha yakın aktığını biliyordu, antik dönemde Eridu bir liman şehriydi, denize yakındı, sulak arazilerin ortasındaydı. Şimdi ise çöl ona hakimdi. Nasiriye'den sonra yol daha da daraldı. Sonra Eridu göründü. Uzaktan bakınca sıradan bir tel gibiydi, alçak, kum renkli, çevresinden çok da yüksek olmayan bir tepecik. Ama yaklaştıkça ölçek değişti. Tel aslında oldukça büyüktü, yüzlerce metre uzanıyordu. Ve üzerinde, antik Sümer tapınağının kalıntıları hala duruyordu. Enki'nin tapınağı, yüzyıllarca, katman katman üst üste inşa edilmiş, her yeni Sümer hanedanı bir öncekinin üzerine yeni bir tapınak yapmış, böylece yapı yükselmişti. Şimdi yalnızca temel kalıntıları duruyordu. Ama duruyordu. Binlerce yıldır. Araçlar durdu. Herkes indi. Jonathan ayağa kalktığında toprak altından bir şey hissetti. Fiziksel değildi bu, titreşim değildi, ses değildi. Ama hissetti. Sanki toprak onu tanıyormuş gibi. Sanki burada daha önce bulunmuş gibi. Saçmaydı. Ama hissetti. İlk gün resmi programa göre geçti. Bakanlık yetkilileri Doktor Ferit ve Rania ekibi tapınağın kalıntıları arasında gezdirdi. Fotoğrafladılar, not aldılar, ölçüm yaptılar. Marco stratigrafi gözlemleri yaptı. Lena bazı yüzey parçalarını inceledi. Sami kamerasıyla her açıdan görüntü aldı. Jonathan ise yürüyerek tüm alanı dolaştı. Koordinatın gösterdiği noktayı aklında tutuyordu. Tapınağın güneydoğu köşesinden yaklaşık 70 metre. Aktif koruma alanının tam sınırında. O noktaya yaklaşırken yerde hiçbir şey farklı değildi. Düz, kum renkli, taşlı zemin. Başka bir fark yoktu. Ama Jonathan o noktada durduğunda içindeki ses güçlendi. Biraz, çok az, ama güçlendi. Kimseye söylemedi. Gün battı. Nasiriye'ye döndüler. Otelde kaldılar. Herkes yorgundu. Jonathan yatmadan önce Sami'ye mesaj attı. Yarın öğleden sonra, o noktada, hazır ol. Hem spektrometre hem ses cihazı. Sami hemen cevap verdi. Hazırım abi. İkinci gün öğlene kadar yine resmi program. Doktor Ferit tapınağın iç kısımlarını anlattı, kazı geçmişini, buluntuları, tarihlendirme çalışmalarını. Jonathan dinledi ama aklı öğleden sonradaydı. Öğle yemeğinde Doktor Ferit ve Rania Nasiriye'ye döndüklerini söylediler. Sizi sahaya bırakıyoruz, akşama kadar serbest çalışın, dediler. Resmi prosedür buydu. Araçları gözden kaybolunca Al-Raşid ekibe döndü. Hazır mısınız, diye sordu. Herkes başını salladı. Koordinata yürüdüler. Marco spektrometreyi sırtına almıştı. Sami ses üreticini ve hoparlörü taşıyordu, küçük ama güçlü bir sistemdi. Lena notlarını getirmişti. Al-Raşid babasının defterini cebinde taşıyordu. Jonathan yalnızca kendisini getirmişti. Noktaya geldiklerinde hepsi durdu. Zemin sıradan görünüyordu. Marco spektrometreyi kurdu. Zemine sensörü yerleştirdi. Birkaç dakika bekledi. Ekrana baktı. İlginç, dedi alçak sesle. Ne var, diye sordu Jonathan. 4 metre aşağıda bir yoğunluk değişikliği var, kaya katmanı. Beklenebilir. Ama, Marco ekranı döndürdü. 8 metre aşağıda bir anomali var, boşluk gibi görünüyor. Küçük ama belirgin. 14 metre, diye sordu Sami. Oraya kadar okuyamıyor cihaz. Maksimum derinlik 10 metre. Ama 8 metredeki anomali gerçek. Marco doğruldu. Boşluk var, doğal oluşum mu yapay mı söyleyemem. Ama var. Herkes sessizleşti. Al-Raşid gözlerini kapadı. Lena notlarına baktı. Sami ses üreticine baktı. Deneyelim mi, diye sordu. Jonathan ona baktı. Dene. Sami ses üreticini açtı. Küçük ekranda frekans değerlerini ayarladı. 16 tabletin ses dizisini yüklemiş,
başlangıç frekansından itibaren sıralı biçimde çalınacak şekilde ayarlamıştı. "Hoparlörü zemine yerleştireyim mi?" diye sordu. "Evet, koordinatın tam üzerine." Sami hoparlörü toprağa koydu. Bağlantıları kontrol etti. Marco spektrometreyi tekrar zemine bağladı. "Hazır," dedi Sami. "Başlat," dedi Jonathan. Sami düğmeye bastı. İlk başta hiçbir şey olmadı. Ses insanın duyamayacağı kadar alçak bir frekanstı, hoparlörden titreşim geliyordu ama kulakla duyulmuyordu. Zemin hafifçe titriyordu belki ama bu da belirsizdi. Sonra Marco spektrometreye baktı. "Bekle," dedi. Sesi değişmişti. "Bekle, bekle." Ekrana yaklaştı. Kaşları çatıldı. "Ne oldu?" diye sordu Jonathan. 8 metredeki anomali büyüdü. Boyutsal olarak değil, sinyal gücü olarak. Sanki ses o boşluğa ulaşıyor ve yansıyor. Rezonans etkisi. "Sami, tam tahmin ettiğin gibi." Sami'nin yüzü açıldı. "Gerçekten mi?" "Gerçekten. Ve bak." Marco ekranı gösterdi. 10 metre sınırını aştım. Yazılımı zorluyorum ama bir şeyler görünüyor. 12, 13. Hepsi nefesini tuttu. 14 metre, dedi Marco. Sesi titriyordu. 14 metrede çok büyük bir boşluk var, çok büyük. Bu doğal bir boşluk değil. Boyutları düzgün, geometrik. Biri yapmış bunu. Sessizlik. Sami sesi durdurmak için uzandı. "Dur," dedi Jonathan. Sami durdu. "Sesi devam ettir," dedi Jonathan. "Ama abi, yeterli veriyi aldık, artık. Devam ettir." Bir şey oluyordu. Jonathan hissediyordu. İçindeki ses, o döngüsel, sarmal ses, dışarıdaki ses cihazının frekansıyla rezonansa giriyordu. Bu metafor değildi. Gerçekten fiziksel bir histi, göğsünün ortasında, nefesinin dibinde, bir titreşim. Gözlerini kapattı. Toprak altından bir şey geliyordu. Ses değildi bu. Titreşim değildi. Daha farklı bir şeydi. Tanıdıklık. Sanki aşağıda bir şey uyanıyordu ve onları fark ediyordu. "Jonathan," dedi Lena. Sesi gerginleşmişti. "Jonathan, zemine bak." Gözlerini açtı. Koordinatın tam üzerinde, hoparlörün yanında, ince bir çizgi belirmişti. Toprağın yüzeyinde. Düz bir çizgi değildi. Kıvrımlıydı. Spiraldi. Ve genişliyordu. "Bu," dedi Marco. "Bu termal genleşme mi? Titreşim etkisi mi? Ne bu?" "Fotoğrafla," dedi Jonathan hızla. "Her şeyi fotoğrafla." Sami zaten telefonu çıkarmıştı. Çekmeye başladı. Spiral zemin üzerinde sanki çiziliyormuş gibi belirginleşmeye devam etti. Yüzey tozu hareket ediyordu, ince kum taneleri titreşimle yer değiştiriyordu ve ortaya çıkan desen net ve belirgin bir spiral oluşturuyordu. "Tam tabletin üzerindeki spiral gibi. Chladni deseni," dedi Sami titreyerek. "Daha önce videolarda gördüm. Belirli frekanslarda titreşen yüzeyler üzerinde ince toz şekiller oluşturur. Ama bu o frekanstan," dedi Jonathan. "Tabletlerdeki ses dizisinden. Spiral tamamlandığında, tam merkez noktasında, toz taneleri bir araya gelerek küçük bir desen oluşturdu. Hepsi yaklaştı. Baktı. Çember, çarpı, uçlarda noktalar. Aynı sembol. Al-Raşid dizlerinin üzerine çöktü. Elleri titriyordu. Gözleri dolmuştu. "Baba," dedi Arapça. Sadece o kelimeyi söyledi. Lena eğildi ve sembole baktı. "Bu," dedi. "Bu sahte olamaz. Hiçbir rüzgar, hiçbir tesadüf bu deseni oluşturamaz." Marco spektrometre ekranına bakıyordu. 14 metredeki boşluk, boyutları değişti. Yani ses bunu etkiledi. Fiziksel olarak, yapı ses frekansına tepki veriyor. Jonathan ayakta duruyordu. Herkesi görüyordu, Al-Raşid yerde, Lena eğilmiş, Marco ekrana bakıyor, Sami fotoğraflıyor. Güneş batmaya başlamıştı. Uzaktan tapınağın kalıntıları görünüyordu, binlerce yıllık taşlar sarı ışıkta parlıyordu. Ve o an bir şey hissetti. Bu hissi tarif etmek zordu. Açık kapı gibiydi. Gerçek bir kapı değil, ama fırsatın tam önünde duruyordu. İçindeki ses en güçlü halindeydi şimdi. Göğsünü dolduruyor, nefesinin içinden akıyordu. Ve Jonathan fark etti ki bu sesi yalnızca içinde duymak yetmiyordu. Dışarı çıkması gerekiyordu. Yahya'nın söylediği söz döndü aklında. Birinci kapı kulaktır. Duymayan geçemez. İkinci kapı dildir. Söyleyemeyen duramaz. Söylemek. Jonathan gözlerini kapattı. Nefes aldı. Ve sesi içinden dışarıya bıraktı. Hoparlörden çıkan mekanik frekansla aynı değildi bu. Daha ham, daha insani, daha titrekti.
Ama aynı yapıyı taşıyordu. Aynı harmonik oranları, aynı döngüsel ritmi. Başlangıçta çok alçaktı. Neredeyse duyulmuyordu. Sonra güçlendi. Lena başını kaldırıp ona baktı. İfadesi donmuştu. Marco döndü. Sami kamerayı indirdi. Al-Raşit yavaşça ayağa kalktı. Jonathan sesi sürdürdü. Hangi notalarda, hangi ritimde söylediğini bilmiyordu. Bilinçli bir kontrol değildi bu, içinden geliyordu, kendiliğinden akıyordu, annesinin ninnisinden Marco'nun annesinin şarkısına, Yahya'nın ritüel sesinden Sami'nin frekans analizine kadar uzanan o uzun, derin, kaybolmamış bilginin sesi. Zemin titredi. Hafifçe, çok hafifçe, ama titredi. Ve spiral desende, tam merkezde, çember çarpı sembolünün olduğu noktada, toprak hafifçe çöktü. Küçük bir çöküntüydü. Birkaç santimetre. Ama zemin orada boştu. Hepsi gördü. Jonathan sesi kesti. Sessizlik. Sami yavaşça hoparlörü geri çekti. Baktı. Koordinatın tam üzerinde, sembolün merkezinde, taş büyüklüğünde bir çukur açılmıştı. Marco dizinin üzerine çöktü ve toprağı elleriyle kenara sürdü. Altında taş vardı. Düz, işlenmiş, döşeme taşı gibi düzgün bir yüzey. Bu doğal değil, dedi kısık sesle. Bu zemin yapay. Altında boşluk var ve bu taş onu kapatıyor. Al-Raşit geldi ve yanına çöktü. Eliyle taşın yüzeyini yokladı. Burada bir şey var, dedi. Oyulmuş. Bakın. Hepsi eğildi. Taşın yüzeyinde, yılların tozu altında, bir sembol görünüyordu. Mühürdekiyle aynı. Tabletle aynı. Zemin deseniyle aynı. Çember, çarpı, uçlarda noktalar. Ve sembolün tam ortasında oyulmuş, küçük bir delik. Silindir mühürün tam boyutunda. Bu bir kilit, dedi Lena fısıltıyla. Hepsi aynı anda Jonathan'a döndü. Jonathan onlara baktı. Sonra Al-Raşid'e baktı. Mühür burada olmalıydı, dedi. Oxford'dan getirmeniz gerekirdi. Biliyordum, dedi Al-Raşid sessizce. Ama getirmedim. Neden? Çünkü mühür buraya ait değil artık. Mühür bir anahtarsa ve kilit burada duruyorsa, anahtarın Oxford'da kalması tesadüf değildi. Birisi onu oraya götürdü ve orada bıraktı. Ve ben şunu düşündüm, belki anahtar buraya getirilmemeli. Belki bu kapı başka bir şekilde açılıyor. Jonathan onu anlayışla baktı. Sesle, dedi. Evet. Ama ses yetmedi. Zemin çöktü ama taş kalktı. Henüz yetmedi, dedi Al-Raşid. Çünkü sen yalnız söyledin. Jonathan duraksadı. Sonra anladı. İkinci kapı dildir. Söyleyemeyen duramaz. Tek kişi değil. Hepimiz mi, diye sordu. Evet. Lena çantasından notlarını çıkardı. Yahya'nın söylediği frekanslı biliyorum. Ritüel sesini gösterdi. Marco, dedi Jonathan. Marco göğsünü geçirdi. Annemin şarkısı aynı yapıyı taşıyordu dediniz. Evet. O zaman denerim. Sami, genç adam yutkundu. Ben bu tür şeylere hiç, yani müzisyen değilim abi. Müzisyen olmanı istemiyorum. Sadece içinden geleni çıkarmanı istiyorum. Sami uzun süre baktı. Sonra başını eğdi. Tamam. Al-Raşid konuşmadı ama zaten biliyordu kendisi. Yıllardır bu anı beklemiş birisinin hazırlığı vardı onda. Beşi koordinatın etrafına dizildi. Çukurun üzerindeki taşı ortada bırakarak yarım daire oluşturdular. Jonathan başladı. İçinden geleni, o döngüsel sesi, dışarı bıraktı. Sonra Lena katıldı. Yahya'nın ritüel frekansı. Farklı ama uyumlu. Sonra Marco. Kısık, utangaç, ama gerçek. Annesinin şarkısı. Sonra Al-Raşid. Derin, ağır, yıllarca saklanmış bir ses. Babasının sesiydi bu sanki. En son Sami. Titreyerek, tereddütle, ama katıldı. 5 ses. 5 farklı kökten. Ama aynı yapıyı taşıyan. Zemin titredi. Bu kez daha güçlüydü. Ayaklarının altından hissettiler. Taş hareket etti. Santim santim. Yavaşça. Ağır. Ama hareket etti. Spiral desenin merkezindeki taş, yavaşça, hiçbir el değmeden, sanki kendi içindeki bir mekanizmayla, kaydı. Ve altından karanlık bir delik açıldı. Hepsi sesi kesti. Sessizlik. Rüzgar yoktu. Güneş neredeyse batmıştı. Gökyüzü kızıl turuncu bir renk almıştı. Deliğin içinden serin bir hava yükseldi. Yeraltının nefesi. Binlerce yıldır kapalı kalmış bir mekanın havası. Jonathan diz çöktü ve içeriği görmek için eğildi. Karanlıktı. Ama derinse bir ışık yoktu ama derinlik hissediliyordu. Basamaklar vardı. Taştan, oyulmuş, düzgün.
Aşağıya inen basamaklar. Al-Raşid yanına geldi. İkisi birlikte aşağıya baktı. Baba, dedi Al-Raşid Arapçayla, çok alçak sesle. Bulduk. Jonathan kalktı. Ekibe döndü. İçeri girmiyoruz, dedi. Bugün değil. Neden, diye sordu Sami şaşkınlıkla. Çünkü hazır değiliz. Ekipman yok. Işık yok. Hava kalitesi bilinmiyor. Ve daha önemlisi, durdu. Bunu kayıt altına almamız lazım. Fotoğraf, video, koordinatlar, zemin verileri. Her şey belgelenecek. Sonra resmi kazı izni alacağız. Doğru yapacağız. Marco gözlerini kıstı. Ya bu delik kapanırsa tekrar? Kapanırsa aynı şekilde açarız, dedi Jonathan. Ses hala bizde. Marco bir an düşündü. Sonra başını salladı. Sami kamerasını çıkardı ve deliklerin etrafını, taşın konumunu, spiral deseni, her şeyi belgelemeye başladı. Jonathan ise bir adım geri çekti. Baktı. Toprak altında bir yer vardı. Belki M.Ö. 4000'li yıllara ait. Belki daha da eski. Belki içinde tabletlerin anlattığı 7 katlı yapının ilk izleri. Belki insanlığın en eski bilgi sisteminin kalıntıları. Belki hiçbiri. Ama delik gerçekti. Basamaklar gerçekti. Ve serin hava, o kadim hava, hala yüzünde hissediliyordu. Güneş battı. Eridu'nun üzerinde yıldızlar belirdi. Tam olarak tabletlerdeki yıldız haritasındaki gibi. Ve Jonathan gökyüzüne bakarken, içindeki ses sustu. Görevini yapmıştı. Kapı açılmıştı. Gerisi başka bir zamanın, başka bir hazırlığın, başka bir cesaretinin işiydi. Ama bu gece, bu toprakta, 5 farklı kökten gelen 5 insan, binlerce yıllık bir sırrın kapısını açmıştı. Ve o kapıdan yükselen serin hava, antik ve derin, dünyaya ilk kez nefes veriyormuş gibi geldi Jonathan'a. Yeni bir başlangıç gibi. O gece Nasiriye'ye dönmediler. Kimse dönmek istemedi. Kimse konuşmadı bunu ama hepsi biliyordu. O deliği, o açık kapıyı, o basamakları bırakıp gitmek mümkün değildi. Al-Raşid araçlardan battaniyeleri ve erzakları çıkardı. Eridu'nun kalıntıları arasında, tapınağın eski duvarlarına yakın bir yerde kamp kurdular. Deliğin başına Sami'nin getirdiği küçük bir ışıklı şamandıra koydu. Yerini kaybetmesinler diye. Ateş yakmadılar. Lambalarla oturdular. Kimse fazla konuşmuyordu. Marco spektrometre verilerini tekrar inceledi. 14 metredeki boşluğun boyutlarını hesaplamaya çalıştı. Elindeki veriyle kesin bir şey söylemek zordu ama tahmin ettiği yapı dikdörtgenin yakındı, yaklaşık 12 metre genişliğinde, 8 metre uzunluğunda. Bunu not ettiğinde elindeki kalem durdu. Bu bir oda, dedi alçak sesle. Kimse cevap vermedi ama hepsi duymuştu. Jonathan battaniyesine sarılmış, diz çökmüş, yere bakıyordu. Deliğin şamandıra ışığı uzaktan görünüyordu, küçük, sarı, sabit. Sanki aşağıdan bir şey bakıyordu yukarıya. Al-Raşid yanına geldi ve oturdu. Babanızın notlarında 7 kat geçiyordu, dedi Jonathan. Ama Marco'nun verileri tek bir oda gösteriyor. 14 metrede. Belki 7 kat yatay, dedi Al-Raşid. Dikey değil, yani odalar birbirinin altında değil, yan yana. Jonathan bunu düşünmemişti. Bir koridor sistemi mi? Belki. Ya da tek bir büyük alan, içi bölünmüş. Bu nasıl inşa edildi? M.Ö. 4000 yılında 14 metre derinlikte bu kadar büyük bir yapı. Mezopotamya'nın yeraltı suyu vardı, dedi Al-Raşid. Abzu, efsanede değil, gerçekte. Güney Irak'ta belirli bölgelerde yeraltı suyu seviyesi çok yüksektir. O dönemde belki daha yüksekti. Ve su bazen oyuklar, mağaralar oluşturur. Belki doğal bir boşluk vardı. Ve biri onu buldu, genişletti, düzenledi. Enki ya da Enki'nin adını taşıyan biri. Ya da bir grup, bir topluluk. Jonathan başını kaldırdı ve gökyüzüne baktı. Yıldızlar net görünüyordu, bu bölgede ışık kirliliği azdı. Samanyolu bir şerit halinde uzanıyordu. Tarik, dedi. Bu gece sahiden düşündüm. İçeri girmeliyiz. Dedik ki resmi izin alırız. Ama önce içeriği görmemiz gerekiyor. Ne olduğunu bilmeden izin başvurusu yapamayız. Ve biri bizi takip ediyorsa, o kişi bu deliği önce görebilir. Al-Raşid sessizleşti. Bir gece bekleyebilir miyiz, dedi sonunda. Evet, ama yalnızca bir gece. Al-Raşid başını salladı. Sabah güneş doğmadan önce herkes uyanıktı. Kimse uyuyamamıştı. Jonathan sabahın erken saatlerinde deliğin başına gitti. Şamandıra hala yanıyordu.
Eğildi ve içeriye baktı. Basamaklar seçilebiliyordu. Dar, dik, düzgün oyulmuş. Taş duvarlara bakınca oyma izleri vardı. Alet izleri, eski ve derin. Birisi burayı yapmıştı. El emeğiyle, büyük bir özenle, çok uzun zaman önce. Sami yanına geldi. Hava ölçümü yaptım, dedi. Küçük bir gaz sensörü var çantamda. Metan, karbonmonoksit, oksijen seviyesi. Oksijen normal, tehlikeli gaz yok. Hava dolaşımı var. Nasıl? Muhtemelen başka bir girişi var ya da ince bir havalandırma kanalı. Ama hava sağlıklı. Jonathan doğruldu ve ekibe döndü. Hepsi toplanmıştı. Giriyoruz, dedi. Marco itiraz etti. Resmi izin. Marco, Jonathan sesi yükseltmedi ama kesin bir tonu vardı. 14 metre aşağıda belki insanlık tarihinin en önemli bulgusu duruyor. Ve birisi bizi, bırakın gidin, diye tehdit etti. Şu an o delik açık. Ne kadar açık kalır bilmiyoruz. Ve eğer oraya inmeden dönürsek, sonra izin başvurusu yapar aylarca bekler ve döndüğümüzde delik kapanmışsa, ya da başka biri girmişse. Marco cevap vermedi. Giriyoruz, dedi Jonathan. Fotoğraflıyoruz, belgeliyoruz ve doğrudan çıkıyoruz. Hiçbir şeye dokunmuyoruz. Sadece bakıyoruz. Uzun bir sessizlik. Marco omuz silkti. Tamam. Sami öne geçti. Başlık lambası, gaz sensörü, kamera. Arkasından Lena. Sonra Jonathan. Sonra Marco. En son Al-Raşid. Basamaklar dardı, tek sıra halinde iniliyordu. Her adımda taşın soğukluğu hissediliyordu, elle dokunulduğunda taş nemli ve serin geliyordu. Derin bir soğuktu bu, mevsimsiz, zamanın dışında bir soğukluk. Jonathan basamakları sayıyordu. 10, 20, 30. Derinleştikçe ışık azalıyordu ama Sami'nin başlık lambası yolu aydınlatıyordu. 40, 50. Duvarlar daralmıştı. Artık iki kişi yan yana geçemezdi. Ama üst yükseklik artmıştı, başlarını eğmek gerekmiyordu. 60 basamak. Ve basamaklar bitti. Düz bir zemine adım attılar. Sami lambayı öne tuttu. Herkes nefesini tuttu. Önlerinde bir koridor uzanıyordu. Tavanı yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde. Genişliği 2 metre. Duvarlar düzgün, işlenmiş taştan. Ve o duvarların her santiminde semboller kazınmıştı. Semboller. Her yerde. Tavanda, duvarlarda, zeminde. Yüzlerce, binlerce sembol. Tanrım, dedi Lena fısıltıyla. Jonathan yavaşça öne adım attı. Sol duvara yaklaştı. Lambayı tuttu ve baktı. Semboller tanıdıktı. Tabletlerdeki spiral sistem. Ama çok daha kapsamlıydı burada, tabletler bu sistemin küçük bir parçasını taşıyordu. Duvarlar ise bütün bir kütüphaneyi. Ve Sümerce değildi bunlar. Tamamen ikinci dildeydi. O bilinmeyen, o çözülemeyen, o spirallerin dili. Lena, dedi Jonathan. Görüyorum, dedi Lena. Zaten duvara yaklaşmış, gözlerini kısmış, notlarını çıkarmıştı. Tanıdık semboller var, ama çoğunluğunu ilk kez görüyorum. Parmağını uzattı ama dokunmadı. Bu bir metin. Uzun bir metin. Belki tek bir metnin devamı. Ne kadar uzun? Lena koridorda gözlerini ilerletti. Koridorun sonu görünmüyordu. Çok uzun. Sami kamerayı çıkardı ve çekmeye başladı. Sistematik hareket ediyordu. Soldan sağa, tavandan zemine, her bölümü kaplıyordu. Marco eğildi ve zemine baktı. Zemin de sembollerle kaplıydı ama farklı biçimde, daire içine alınmış, bölünmüş. Sanki bir harita gibiydi zemin. Bu zemin deseni, dedi Marco, bir plan. Bina planı gibi. Bak, burada odalar var. Burası giriş. Burası, durdu. Parmağıyla ilerleyen çizgiyi takip etti. 7 bölüm. 7 kapı, dedi Jonathan. Evet, bu zemin haritası koridor sistemini gösteriyor. Ve her bölümün başında farklı bir sembol var. Muhtemelen o bölümün içeriğini ya da işlevini belirtiyor. Jonathan koridorun sonuna doğru ilerledi. 10 metre, 15 metre. Semboller devam ediyordu. Her adımda yeni bir bölüm açılıyordu, sanki her duvarlık farklı bir konu, farklı bir bilgi. 20 metre sonra ilk kapı göründü. Gerçek bir kapı değildi bu, açıklık vardı, sütunlarla çerçevelenmiş. Ve sütunların üzerinde büyük semboller kazınmıştı. Solda bir sembol, sağda bir sembol. Jonathan Lena'ya döndü. Bunları okuyabiliyor musun? Lena yaklaştı. Sağ sütuna baktı. Sol sütuna baktı. Notlarını karıştırdı. Sağdaki, dedi yavaşça. Frekans analizinde 80. sıradaydı. Düşük frekanslı, yani nadir kullanılan.
Anlam önerim, başlangıç ya da ilk. Soldaki ise, durdu. Soldaki tanımadığım bir sembol. Tahmin, karşıtı olabilir. Son ya da kapanış. Kapının iki yanında, başlangıç ve son yazıyor olabilir. Ya da, dedi Al-Raşid sessizce arkadan, açılış ve kapanış. Jonathan o açıklıktan içeri baktı. İçeride daha büyük bir alan vardı. Sami lambayı içeriye tuttu. Ve hepsi gördü. Ortada, yüksek bir taş platform üzerinde, bir şey duruyordu. Taştan bir kutu değildi. Ahşap değildi. Metal de değildi. Görünüşüyle hiçbir şeye benzemeyen bir malzemeydi. Koyu, mat, hafifçe translüsent, sanki içinden ışık geçebilirdi ama şu an içi karanlıktı. Boyutu bir sandık gibiydi. Dikdörtgen. Kapağı yoktu görünürde. Ve üzerini, tamamını, o semboller kaplıyordu. Bu ne, diye sordu Sami fısıltıyla. Kimse cevap vermedi. Jonathan içeri adım attı. Platformun yanına yürüdü. Nesneye yaklaşırken fark etti. Yüzeyi soğuktu ama taş soğukluğu değil. Daha farklı, daha canlı bir soğukluk. Elini uzattı. Jonathan, dedi Lena. Dokunma. Dedik ki. Biliyorum, dedi Jonathan. Dokunmayacağım. Elini geri çekti. Sadece yakından baktı. Nesnenin yüzeyindeki semboller tabletlerden, duvarlardan farklıydı. Çok daha ince, çok daha yoğun, sanki her milimetrekareye sembol sıkıştırılmıştı. Ve bütünü bir arada bakınca. Spiral. Tüm yüzey tek bir büyük spiral oluşturuyordu. Tıpkı 16 tabletin spiral haritası gibi. Ama bu çok daha büyüktü, çok daha karmaşıktı. Bu, dedi Jonathan yavaşça, bütün sistem. Tabletler bu nesnenin kopyası. 16 tablet bu nesnenin bölümlerini taşıyordu. Asıl kaynak bu. Peki ne bu, diye sordu Marco. Jonathan baktı. Uzun süre baktı. Bilmiyorum, dedi. Ama birisi bunu buraya çok dikkatli koydu. Platformun üzerinde. Hiçbir şeyle desteklenmeden, ama düşmeden, yıkılmadan. Binlerce yıl. Nasıl mümkün, dedi Marco. Bilmiyorum. Lena nesnenin etrafını dolaştı. Arkasına geçti, yana geçti, yakından inceledi. Hiç eklem yeri yok, dedi. Tek parça. Ama bu boyutta tek parça nasıl yapılır? Ve hangi malzeme, dedi Marco. Elini nesneye doğru uzattı. Marco, dedi Jonathan hızlıca. Marco elini geri çekti. Tamam, tamam. Al-Raşid odanın ortasında duruyordu. Nesneye bakmıyordu. Tavana bakıyordu. Ve tavanda, tam nesnenin üzerinde, diğer sembollerden farklı, çok daha büyük, çok daha derin kazınmış bir sembol vardı. Jonathan, dedi Al-Raşid. Yukarıya bak. Jonathan baktı. Tavandaki sembol. Çember. Çarpı. Uçlarda noktalar. Ama bu versiyon çok daha büyüktü. Ve çemberin içi boş değildi, içinde spiral bir desen vardı. Ve o spiralin tam ortasında, çok küçük ama seçilebilir, bir nokta. Bu sembolün altında duruyoruz, dedi Al-Raşid. Ve bu sembol bütün sistemin merkezi. Tabletlerde, mühürde, zemin deseninde, şimdi burada. Her yerde. Bir koordinat gibi, dedi Sami. Ya da bir imza, dedi Lena. Bunu yapanın imzası. Jonathan tavana bakarken aklında bir şey döndü. Birinci kapı kulaktır. İkinci kapı dildir. Üçüncü kapı nefestir. Bu birinci kapıydı. Girmişlerdi. Duymuşlardı. Söylemişlerdi. Ve nefes almaya devam ediyorlardı. Ama 7 kapı vardı. Bu yalnızca başlangıçtı. Geri dönmemiz lazım, dedi Jonathan. Neden, diye sordu Sami. Daha içerisi var. Koridorda 7 bölüm vardı. Biliyorum. Ama bugün yeterliydi. Jonathan nesneye son bir kez baktı. Her şeyi fotoğrafladınız mı? Evet abi. Her şeyi. O zaman yukarı çıkıyoruz. Kayıtlarla beraber Bağdat'a dönüyoruz. Ve yarın sabah resmi başvuruyu yapıyoruz. Marco itiraz etmedi. Lena son bir kez duvara baktı. Gözleri sembollerde gezdi, sanki ayrılmak istemiyordu. Al-Raşid ise nesnenin yanına geldi ve çok alçak sesle Arapça bir şeyler söyledi. Dua mıydı, selam mıydı, Jonathan bilmiyordu. Ama yaşlı adamın sesi titriyordu. Bir ömürlük aramayı tamamlamanın titremesiydi bu. Babasının görmek istediği ama göremediği şeyi görmüş birisinin titremesi. Basamakları çıkarken Jonathan en sonda kaldı. Arkasına döndü. Karanlık. Ama o karanlıktan, çok alçaktan, neredeyse işitilmez biçimde, bir şey geliyordu. Ses miydi? Titreşim miydi? Bilmiyordu. Ama vardı. Ve içindeki ses ona karşılık verdi.
Kısa, hafif, neredeyse farkında olmadan. Sonra Jonathan döndü ve basamakları çıktı. Yukarıya çıkınca güneş yükselmiş, hava ısınmıştı. Çöl sabahının sıcaklığı yüzlerine çarptı. Hepsi bir süre oturdu. Kimse konuşmadı. Sonra Marco sigara çıkardı. Yaktı. 2 nefes çekti. Söndürdü. "Ben bu işe inanmayan adamdım," dedi. "Hala tam olarak ne gördüğümü anlayamıyorum. Ama bir şey gördüm. Ve bu bir şey çok büyük." "Evet," dedi Lena. Sami kamerasına bakıyordu. Görüntüleri kontrol ediyordu. "Hepsi var," dedi. "Net, temiz, her şey. Duvardaki semboller, zemin deseni, o nesne, tavan sembolü. Her şey." Al-Raşid ayağa kalktı. Yavaşça, diz sızlıyormuş gibi. Eridu'nun ufkuna baktı. "Babam," dedi Türkçeyle değil Arapçayla ama Jonathan anladı, "seni buraya kadar getirdim." Jonathan da ayağa kalktı. Deliğin başına gitti. Taş hala aynı yerdeydi, kaymıştı ama kapanmamıştı. Yarım açık duruyordu. Eğildi ve içeri baktı. Karanlık, serin hava ve bir yerlerde, çok derinde, nesnenin üzerindeki o sembol. Çember, çarpı, noktalar, başlangıç. Jonathan doğruldu. "Tamam," dedi. "Bağdat'a dönüyoruz. Ve bu işi doğru yapıyoruz." Araçlara binerken Sami Jonathan'a yaklaştı. Kulağına eğildi. "Abi," dedi alçak sesle. "Görüntüleri kontrol ederken bir şey fark ettim." "Ne?" "O nesne var ya, platform üzerindeki. Onu fotoğrafladım. Her açıdan. Ama bir açıda, ışığın tam doğru düştüğü açıda, yüzeyde bir şey göründü." "Ne göründü?" Sami telefonu çıkardı. Büyütülmüş bir fotoğrafı gösterdi. Nesnenin yan yüzeyi, semboller ve o semboller arasında, çok ince, hemen hemen görünmez ama vardı. Bir el izi. İnsan eli. Küçük, ince parmaklar. Çok eski. Ama oradaydı. Birisi o nesneye dokunmuştu. Çok uzun zaman önce. Ve eli orada kalmıştı. Jonathan fotoğrafa uzun süre baktı. "Kimse," dedi sonunda, "bu fotoğrafı henüz görmesin. Yalnızca sen ve ben biliyoruz." Sami baktı. "Neden?" "Çünkü bu el izi analiz edilebilir. Ve analiz edilmeden önce doğru ellere gitmesi lazım. Yanlış ellere giderse." "Yanlış eller kim?" Jonathan arabanın kapısını açtı. "Henüz bilmiyorum," dedi. "Ama öğreneceğiz." Bağdat'a dönerken arabada herkes sessizdi. Jonathan camdan dışarı bakıyordu. Güney Irak'ın düzlükleri geride kalıyordu. Önde şehir başlıyordu. Binaların silüeti, trafik, hayat. Telefonu titredi. Bilinmeyen numara. Aynı numara. Türkiye üzerinden gelen. Mesaj açıktı. "Aşağı indiniz. Görüyoruz. Son uyarımız bu." Jonathan mesajı okudu. Silmedi. Ekran görüntüsü aldı. Sonra pencereye döndü. Dışarıda Irak manzarası akıp gidiyordu. Ve Jonathan içinde ilk kez hem korku hem de öfke hissetti aynı anda. Korku tanıdıktı. Ama öfke yeni bir şeydi. Ve öfke, korkudan daha güçlüydü. Bağdat'a öğleden sonra ulaştılar. Al-Raşid'in evine girer girmez Jonathan mesajı gösterdi. Herkese, sakladı değil, doğrudan masaya koydu telefonu ve hepsinin görmesini bekledi. Sami okuyunca yüzü gerildi. Lena ikinci kez okudu. Marco sigarasını yakmadan tuttu. Al-Raşid ise mesajı okurken hiçbir ifade değişikliği olmadı yüzünde, sanki beklediği bir şeyin nihayet görmüştü. "Görüyoruz," dediler, dedi Jonathan. "Yani Eridu'daydılar. Bizi izlediler. Ya da orada birileri var," dedi Sami. "Yerel biri, ihbarcı. Nasiriye'den bakanlık ekibi," dedi Marco hızlıca. "Doktor Ferit ve Rania. Onlar ayrıldıktan sonra içeri girdik. Ama ayrılmadan önce de oradaydılar." "Ferit'i tanıyorum," dedi Al-Raşid. 15 yıldır. Dürüst bir adam. Rania. Al-Raşid durdu. "Rania yeni. Bu yıl bakanlıka girdi." Sessizlik. "Rania'yı araştıralım," dedi Jonathan. "Nasıl?" diye sordu Sami. "Sen bul bir yolunu." Sami bilgisayarına geçti. Jonathan ise masanın başına oturdu ve düşündü. Bekçiler. Al-Raşid'in babasının koyduğu isim. Bu bilgiyi izleyen, saklayan, paylaşılmasını engelleyen insanlar. Kim olabilirlerdi? Devlet aktörü müydüler? Bir istihbarat servisi mi? Özel bir grup mu? Dini bir yapı mı? "Tarik," dedi Jonathan. "Babanızın notlarında bekçiler hakkında başka ne var?" Al-Raşid ayağa kalktı ve çalışma odasına geçti. Birkaç dakika sonra babasının defterini getirdi. Oturdu ve sayfaları çevirdi. "Babam onları ilk 1982'de fark etmiş," dedi okurken.
O dönem Irak'ta birçok kazı yapılıyordu. Resmi ve gayri resmi. Babam bir gün Nippur'daki kazı bölgesine gittiğinde orada başka bir ekip gördü. Resmi belgeleri yoktu ama kimse durdurmuyordu onları. Sormaya çalışmış, cevap alamamış. Sonra o ekibi başka bir yerde daha görmüş. Urda. Babam onları takip etmiş ve şunu fark etmiş, bu insanlar kazı yapmıyordu. Yüzey taraması yapıyorlardı. Ama çok sistematik, çok hedefli. Sanki ne aradıklarını tam olarak biliyorlardı. Tabletleri mi arıyorlardı? Belki. Ya da ona benzer bir şeyi. Al-Raşid sayfayı çevirdi. Babam bir ara bu ekipten birine yaklaşmış. Adam Arapça konuşmuyordu. İngilizce konuştu. Kısa cevaplar verdi. Akademik araştırma, dedi. Babam o adamın elinde bir şey gördü, küçük, metalik bir nesne. Bir rozet gibi. Üzerinde bir sembol vardı. Jonathan dikkat kesildi. Hangi sembol? Al-Raşid deftere baktı. Babasının çizimi vardı orada. Küçük, hızlı bir karalamayı gösterdi Jonathan'a. Çember, çarpı, uçlarda noktalar. Jonathan gözlerini kırptı. Aynı sembol. Evet, babam bunu görünce şok olmuş. O sembolü zaten tabletlerden biliyordu. Ama bir yabancının rozetinde görmek. Bu adamlar o sembolü kullanıyordu, dedi Lena. Yani sembolün anlamını biliyorlardı. Ya da en azından sembolü sahiplenmişlerdi. Ya da, dedi Jonathan yavaşça, o sembolü taşıyarak o bilginin koruyucuları olduklarını düşünüyorlardı. Masada sessizlik oldu. Sonra Sami bilgisayardan seslendi. Rania buldum. Herkes döndü. Rania Caburi. Bağdat Üniversitesi Arkeoloji mezunu. Yüksek lisans Londra'da. King's College. Sonra Irak'a dönmüş, bakanlıka girmiş. Standart özgeçmiş. Londra, dedi Marco. Oxford'a yakın. King's College bağlantısı var mı Oxford ile, diye sordu Jonathan. Akademik dünyada herkes birbirini tanıyor, dedi Lena. Bu zayıf bir bağlantı. Başka ne var Sami? Sosyal medyası yok. Kamuya açık hiçbir şey yok neredeyse. Ama, Sami durdu. Ama tez danışmanı ilginç. King's College'dan Profesör Edwin Marsh. Jonathan dondu. Marsh, dedi. Evet, Oxford deposunda, dedi Jonathan yavaşça, o mühürle ilgili, dokunma, sorma, diyen eski sekreter Eleanor Marsh'tı. Herkes birbirine baktı. Marsh soyadı, dedi Lena. Tesadüf mü? Bu kadar tesadüf olmaz, dedi Jonathan. Sami, Edwin Marsh'ı araştır. Sami döndü. Birkaç dakika geçti. Klavye sesi. Edwin Marsh. 67 yaşında. King's College Antik Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, emekli öğretim üyesi. Uzmanlık alanı Mezopotamya dini metinleri ve erken yazı sistemleri. Yayınları var, akademik, standart. Durdu. Ama şu ilginç. 2003'te, yani Bağdat'ın bombalandığı yıl, kısa bir süre Irak'taydı. Bağlam yok, detay yok, sadece bir konferans katılımcı listesinde adı var. 2003, dedi Jonathan. Mahmud al-Raşid'in hayatını kaybettiği yıl. Ve Oxford'a geldiği yıl, dedi al-Raşid alçak sesle. Jonathan ayağa kalktı. Odada yürüdü. Kafasındaki bağlantılar örülüyordu, hızlı, zorlu, ama giderek netleşen bir örüntü. Eleanor Marsh. Oxford'daki eski sekreter. Mühürü koruyan. Edwin Marsh. King's College profesörü. Rania'nın danışmanı. 2003'te Irak'ta. Rania Caburi. Bakanlık yetkilisi. Eridu'da bizimle. Ve o rozet. Babam al-Raşid'in 1982'de gördüğü, üzerinde o sembolü taşıyan rozet. Bu bir aile, dedi Jonathan durarak. Ya da en azından bir örgüt. Kuşaklar boyu aktarılan. Eleanor'dan Edwin'e. Edwin'den Rania'ya. Bekçiler, dedi al-Raşid. Bekçiler. Ve onlar da o sembolü kullanıyorlar. Yani bu bilgiyi biliyorlar. Ya da bilginin bir kısmını biliyorlar. Neden engellesinler o zaman, diye sordu Lena. Eğer kendileri bu bilgiyi taşıyan insanlarsa, neden biz bulsak sorun olsun? Jonathan durdu. Bu soru önemliydi. Çünkü, dedi yavaşça, belki onlar için bu bilginin kapalı kalması gerekiyor. Belki bu bilginin açığa çıkması onların güç kaybetmesi demek. Ya da, dedi al-Raşid, başka bir şey var. Babamın notlarında şöyle geçiyor. Bu insanlar bu bilgiyi korumak için değil, zamanı geldiğinde ortaya çıkarmak için bekliyor. Ama zamanın ne zaman geleceğini onlar belirliyor. Yani onlar, dedi Jonathan, bu bilginin kapı bekçisi. Ve biz izin almadan kapıyı açtık. Tam olarak, dedi al-Raşid.
O gece Jonathan odasında oturmuş düşünürken kapısı tıklandı. "Girin." Lena girdi. Elinde notları vardı ama onlara bakmıyordu. Kapıyı kapattı ve sandalyeye oturdu. "Konuşmam gerekiyor," dedi. "Buyurun." Lena bir süre ellerindeki kağıtlara baktı. "Ben bu işe dil bilimci olarak katıldım. Bir dil sistemi çözmek için. Bu benim uzmanlık alanım. Ama şimdi," durdu. "Şimdi ne? Şimdi bu sadece dil bilim değil. Ve ben bunu görmek istemiyordum." Başını kaldırdı. Ama içeri girince, o duvarları görünce, o nesneyi görünce ve sen o sesi çıkarınca. Lena, ağladım. Kimse görmedi çünkü karanlıktı. Ama ağladım. Ve neden ağladığımı bilmiyorum. Yani biliyorum, o ses, o frekans. Marco'nun annesinin şarkısı gibi. Benim büyükannem de bir şey söylerdi. Macaristan'da, küçük köyde. Kilisede değil, evde, kendi kendine. Hiçbir dinin ilahisi değildi. Ne olduğunu sormadım çocukken. Şimdi düşünüyorum ve. "Aynı yapı," dedi Jonathan. "Evet, aynı yapı." Lena derin bir nefes aldı. "Bu ne demek Jonathan? Gerçekten ne demek? Eğer bu ses Macaristan'a, İtalya'ya, İngiltere'ye, Irak'a kadar ulaşmışsa ve hala insanların hafızasında yaşıyorsa. Bu bilgi hiç kaybolmadı," dedi Jonathan. "Sadece biçim değiştirdi. Yazıya geçmeden önce sesle taşındı. Ve ses o kadar derine işledi ki nesilden nesile, kültürden kültüre geçerken bile özünü korudu. Bu bilimsel olarak kanıtlanabilir mi? Şu an hayır. Ama Eridu'daki bulgularla birlikte, duvarların analizleriyle, ses frekansı verileriyle, belki." Lena bir süre sessiz kaldı. "Edwin Marsh'ı arıyorum," dedi sonunda. Jonathan şaşırdı. "Ne? Doğrudan. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Eğer o bekçilerin bir parçasıysa ve bekçiler bu bilgiyi anlıyorsa, belki onlarla karşı karşıya oturmak düşmanca oturmaktan daha iyi. Ya tehlikeli çıkarsa? Her şey tehlikeli olabilir. Ama şimdi elimizde belgeler var, kayıtlar var, veriler var, bizi durdurmak için artık çok geç." Jonathan bunu düşündü. King's College'daki adresi var mı? Sami buldu. Emekli ama hala ofisini kullanıyor hafta 2 gün. "Yarın Londra'ya gitmeyi düşünüyor muydunuz?" Lena gülümsedi. Yorgun ama kararlı bir gülüşü. "Bilet baktım. Sabah uçuşu var." Jonathan sabaha kadar uyumadı. Masasında oturdu ve Sami'nin gönderdiği fotoğrafları inceledi. Eridu'nun duvarları. Her kareyi dikkatle inceledi. Semboller, spiral desen, o nesne. Ve o el izi. El izini büyüttü. Küçük, ince parmaklar. Bilek hizasına kadar görünüyordu. Renk yoktu, taş yüzeyinde kalan basınç izi sadece. Ama belirgin. Birisi o nesneye elini koymuştu. Son kim koymuştu? Ne zaman? Ve neden? Bu soruların cevabı belki duvarların sembollerindeydi. Belki o nesnenin üzerindeydi. Belki de bekçilerin bildiği şeylerdeydi. Jonathan bir kağıt aldı ve yazmaya başladı. "Bildiklerimiz. MÖ 4000 civarında, Eridu'nun altında bir yapı inşa edilmiş. Bu yapıda bir nesne var. Tüm sistemin ana kaynağı gibi görünüyor. 16 tablet bu sistemin kopyası. Mühür bir kilit ya da koordinat anahtarı. Bir ses sistemi var. Bu ses kuşaklar boyu aktarılmış. Farklı kültürlerde izleri var. Bekçiler adını verdiğimiz bir grup bu bilgiyi en az 100 yıldır izliyor. Muhtemelen çok daha uzun süredir. Bilinmeyenler. O nesne ne? Ne işlevi var? Neden o malzemeden yapılmış? Bekçiler tam olarak kim? Kaç kişiler? Nerede örgütleniyorlar? El izi kimin? Ne zaman bırakıldı? 7 kapının geri altısı ne? İlk kapıdan geçtik ama devamı? Jonathan kalemi bıraktı. En büyük soru buydu. 7 kapı. Birinci kapı kulaktır. Geçtiler. İkinci kapı dildir. Geçtiler, sesle. Üçüncü kapı nefestir. Dördüncü kapı bellektir. Beşinci kapı görüdür. Altıncı kapı sessizliktir. Yedinci kapı ise kapı değildir. Yedinci kapı başlangıcın kendisidir. Bu kapılar metafor muydu? Soyut kavramlar mıydı? Yoksa gerçekten geçilmesi gereken, belki fiziksel olarak mevcut eşikler miydi? Jonathan bunları düşünürken dışarıdan bir ses geldi. Avludan. Çok alçak, çok kısa bir ses. Ama vardı. Jonathan kalktı. Kapısını açtı ve dışarı çıktı. Koridor karanlıktı. Evin her yeri sessizdi. Avluya bakan pencereye gitti. Dışarıya baktı. Avlu boştu. Ama kapı hafifçe açıktı. Sokak kapısı. Az önce kilitliydi. Jonathan geri döndü. Al-Raşid'in odasına gitti ve kapıyı tıklattı. Cevap gelmedi.
İkinci kez tıklattı. Yine ses yok. Kapıyı açtı. Oda boştu. Yatak toplanmamıştı, yatılmamıştı. Ama Al-Raşid yoktu. Jonathan hızla diğer odalara baktı. Lena uyuyordu. Marco uyuyordu. Sami bilgisayarının başında uyuyakalmıştı. Al-Raşid evde değildi. Jonathan telefona sarıldı ve aradı. Cevap yok. Tekrar aradı. Yine cevap yok. Jonathan derin bir nefes aldı. Paniği baskıladı. Düşündü. Al-Raşid nereye gidebilirdi gece yarısı? Avlunun kapısı açıktı. Yani kendi iradesiyle çıkmıştı. Zorla götürülmüş olsaydı bir şey kırılır, ses çıkardı. Ama neden? Jonathan avluya çıktı. Sokak kapısından dışarı baktı. Dar sokak, loş lambalar, uzakta bir araba sesi. Ve yerde, kapının hemen önünde, küçük bir şey vardı. Eğildi ve aldı. Tesbih. Al-Raşid'in tesbihiydi. Her gün taşıdığı, her sabah avluda çevirdiği, cebinden hiç çıkarmadığı tesbih. Burada bırakmıştı. Ya da düşmüştü. Ya da bıraktırılmıştı. Jonathan tesbihini avucuna sıktı. Döndü ve içeri girdi. Lena'yı uyandırdı. Sonra Marco'yu. Sonra Sami'yi. Hepsi mutfakta toplandı. Yüzleri uykulu ama endişeli. Jonathan tesbihini masaya koydu. Al-Raşid kayıp, dedi. Saat gece 2:30'tu. Dördü mutfakta oturuyordu. Masanın üzerinde Al-Raşid'in tesbihiydi. Kimse ona dokunmamıştı. Sami dizüstüne sarılmıştı. Telefonuna bakıyorum, dedi. Son konum paylaşımı burası. Ama telefonu kapalı şimdi ya da sinyal yok. Ne zaman kapandı? Gece 1:30. Yaklaşık 1 saat önce. 1 saat, dedi Jonathan. Nereye kadar gidebilir 1 saatte? Bağdat'ta 1 saat, 100 kilometre içinde her yer. Marco ellerini masaya koydu. Polis aramalıyız. Hayır, dedi Jonathan hemen. Neden? Çünkü bilmiyoruz kim bekçilerin içinde. Eğer polis içinde biri varsa, Al-Raşid'in kaybolduğunu bildirmek onu daha tehlikeli duruma sokar. Ama kayıp ihbarı. Marco, Jonathan sesi yükseltmedi ama net konuştu. Şu an elimizdeki en değerli şey kimsenin bizim ne yaptığımızı bilmemesi. Eridu bulgularını kimse görmedi. O nesneyi kimse bilmiyor. Ve Al-Raşid kayboldu tam bu kritik anda. Bu tesadüf değil. O zaman ne yapıyoruz, diye sordu Lena. Jonathan düşündü. Al-Raşid'in evini, bağlantılarını, Bağdat'taki insanlarını düşündü. Hakim, Velid, 2 şoför. Hakimi arayın, dedi. Al-Raşid'in en güvendiği adam. Eğer Al-Raşid gece kendi isteğiyle çıktıysa, muhtemelen hakime söylemiştir ya da hakim bir şey biliyordur. Sami hemen aradı. 3 çalışta cevap geldi. Hakimin sesi uykuluydu ama endişe hızla sızdı içine. Arapça konuştular. Sami çevirdi. Hakim, Tarik Bey'i gece 11'de gördüğünü söylüyor. Eve geldiğinde ışık yanıyordu. Ama gece dışarı çıkacağını söylemedi. Hakimin bilgisi yok. Velid. Sami tekrar sordu. Volide mesaj atmış. Cevap bekliyor. Jonathan ayağa kalktı ve avluya çıktı. Hava sıcaktı, gece bile. Bağdat'ın kokusu vardı. Biraz toz, biraz dizel, biraz bahçe. Tesbihle yaptığı şeyi düşündü. Bırakmış mıydı yoksa kaçarken mi düşmüştü? Eğer bilerek bırakmışsa bu bir mesajdı. Ben buradaydım ve gittim, demek. Ya da, beni takip edin, demek. Ama nereye? Jonathan geri döndü. Masaya oturdu ve Al-Raşid'in defterini açtı. Sayfaları hızla çevirdi. En son sayfalar. Okunamamış, Arapça yazılmış notlar. Sami, dedi. Bu son sayfaları çevirebilir misin? Sami aldı ve okumaya başladı. Yüzü değişti. Ne yazıyor, diye sordu Lena. Tarik Bey yazmış bunları, dedi Sami yavaşça. Bağdat'a döndükten sonra, bu gece. Çünkü mürekkep taze. Durdu. Şunu yazmış, onlar Eridu'ya gelmişlerdi. Ranya değil. Farklı biri. Onu gördüm ama tanıyamadım. Ama rozeti gördüm. Babamın tarif ettiği rozet. Yani bekçiler oradaydı ve bizi izlediler. Ve şimdi bana ulaştılar. Mesaj bıraktılar evin kapısına. Konuşmak istiyoruz, diyor. Adres veriyorlar. Bu gece, tek başıma. Jonathan'a söylersem gelmek ister. Ama bu buluşma tehlikeli olabilir. Ben gidiyorum. Eğer dönmezsem, bu defteri Jonathan'a verin. Ve devam edin. Sessizlik. Uzun, ağır bir sessizlik. Lena gözlerini kapattı. Marco masaya yumruk vurmak istedi ama durdu. Jonathan hiç kıpırdamadı. Adres var mı, diye sordu sonunda. Sami son sayfaya baktı. Evet, Bağdat'ın eski semti. Karadağlı mahallesi. Bir han adresi. Ne kadar uzakta?
15-20 dakika. Jonathan kalktı. Ceketini aldı. Bekleyin burada, dedi. Nereye gidiyorsun, diye sordu Lena hızla ayağa kalkarak. O adrese. Yalnız mı? Jonathan bu. Tarik yalnız gitti. Ben de yalnız gidiyorum. Eğer hepimiz gidersek bu toplantı olmaktan çıkar, kuşatmaya benzer. Ve onları korkutursak Tarik'in ne durumda olduğunu öğrenemeyiz. Ama tehlikeli. Lena. Jonathan durdu ve döndü. Siz burada Eridu görüntülerini ve tüm verileri güvenli bir sunucuya yükleyin. Her şey. Duvar fotoğrafları, zemin deseni, ses kayıtları, Marco'nun spektrometre verileri. Hepsi. 3 farklı yere. Bulut, yerel disk ve bir yere e-posta atın. Oxford'daki bir meslektaşıma, Paris'teki birine, Budapeşte'ye. Bu veriler kaybolmasın. Lena durdu. Sonra başını salladı. Tamam. Marco, hakimi bekle. Volid'den haber gelirse bana mesaj at. Anlıyorum. Sami, telefonu takipte tut. Eğer 1 saat içinde haber vermesem, hakimi çağır ve o adrese gitsin. Sami yutkundu. Tamam abi. Jonathan kapıya yürüdü. Durdu. Döndü. O tesbih masada kalıyor, dedi. Tarik döndüğünde kendisi alsın. Sokaklar boştu. Gece Bağdat'ı gündüzünden farklıydı, sessiz değildi tam olarak, ama yavaşlamıştı. Uzaktan ezan sesi geliyordu, sabah ezanı yaklaşıyordu. Birkaç taksi geçti. Bir fırın açmıştı erken, içinden ışık ve ekmek kokusu yayılıyordu. Jonathan yürüdü. Adres aklındaydı. Karadağlı Mahallesi eski Bağdat'ın dar sokaklarından birindeydi. Hanlar, küçük dükkanlar, köhnemiş binalar. Gündüz kalabalık ama gece ıssız. Han binanın girişinde küçük bir levha vardı. Soluk, okunması güç. Jonathan içeri girdi. Koridorda loş bir ampul yanıyordu. Eski ahşap merdivenler. Duvarlar sararmış sıvalı. Ayak seslerinin yankısı. Daire numarası 7, YDI. Merdiveni çıktı. 1. kat, 2. kat, koridorda yürüdü. Kapıların önünden geçti. 7. kapı. Durdu. Tıkladı. İçeriden ses geldi. Arapça. Girin. Kapıyı açtı. Küçük bir odaydı. Tek ampul, alçak masa, 2 sandalye. Penceresiz. Masanın karşı tarafında biri oturuyordu. Yaşlıydı. 70'lerin üzerinde. Beyaz saçlı, gözlüklü, düzgün giyimli. Yüzü tanıdık değildi ama duruşu tanıdıktı, sakin, hesaplanmış, her şeyi zaten bilen biri gibi. Ve masanın üzerinde, yan yana, 2 şey duruyordu. Al-Raşid'in cüzdanı ve Al-Raşid'in telefonu. Jonathan dondu. Oturun lütfen, dedi adam. İngilizce konuşuyordu. Aksansız, düzgün, eğitimli bir İngilizce. Tarik nerede, dedi Jonathan. Güvende. Bu cevap yeterli değil. Biliyorum. Ama şimdilik verdiğim cevap bu. Adam masaya eğildi. Oturun, Doktor Hartwell. Konuşmak için geldim, tehdit için değil. Jonathan oturdu. Gözleri odayı taradı. Çıkış tek kapıydı. Siz kimsiniz, diye sordu. Adam küçük bir gülümseme yaptı. Edmund Hale, emekli. Eskiden British Museum'da çalıştım. Mezopotamya koleksiyonu küratörüydüm. Bekçilerden misiniz? Hale biraz durdu. Bekçiler. İlginç bir isim. Tarik'in babasından öğrendiniz herhalde. Mahmud iyi bir adamdı. Ama dramatik bir zihin yapısı vardı. Cevap vermediniz. Hayır, bekçi değilim. En azından siz bu kelimeye ne anlam yüklüyorsanız o anlamda değilim. Hale gözlüklerini düzeltti. Ben bu bilginin korunmasına inanan bir grubun üyesiyim. Ama, bekçi, kelimesi bize düşman gibi bir anlam yüklüyor. Biz düşman değiliz. O zaman neden tehdit mesajı gönderdiniz? Uyarı mesajı. Fark var. Tarik nerede? Biraz önce söyledim. Güvende. Ve bu konuşma bittiğinde sizi birleştiririm. Jonathan masaya yaslandı. Peki konuşalım. Ne konuşmak istiyorsunuz? Hale ellerini masada birleştirdi. Siz Eridu'ya gittiniz. İçeri girdiniz. Nesneyi gördünüz. Evet. Bunu beklemiyorduk. Yani bu kadar hızlı olmasını beklememezdik. Ses sistemi, ses yoluyla açılacağını teorik olarak biliyorduk. Ama pratikte hiç olmamıştı. Siz denediniz mi? Defalarca. Doğru sesi taşıyan insan yoktu bizde. Jonathan bunu duyunca bir şey hissetti. Doğrulama gibiydi. Ve bizde vardı. Sizde vardı. Özellikle sizde. Hale Jonathan'a baktı. Anneniz hakkında biliyor musunuz? Jonathan içi gerildi. Yeterince, annenizin annesi, yani büyükanneniz, Güney Irak'tan geliyordu. Ve büyükannenizin ailesi nesiller boyu bu sesi taşıdı. Mandayın kökenli bir aile.
Çok eski bir köken. Bunu nasıl biliyorsunuz? Çünkü biz bu insanları yıllarca izledik. Sizi de. Siz Oxford'dayken o mühürü fark ettiğinizde, depodan geçerken, o günden beri sizi biliyorduk. Jonathan donmuş gibiydi. 1999'dan beri mi? Evet. 20 yılı aşkın süredir. Evet. Ve Oxford'daki Eleanor Marsh sizin insanınızdı. Hale başını eğdi. Eleanor ailemi yakından tanıyordu. Evet. Jonathan derin bir nefes aldı. Kafasında her şey yeniden düzenleniyordu. Tarik'i neden aldınız, diye sordu. Almadık. Davet ettik. Kapıya not bıraktık, geldi. Hale durdu. Tarik bu buluşmada sizin olmamanızı istedi aslında. Sizi korumak istedi. Ama siz yine de geldiniz. Elbette geldim. Evet, bunu da biliyorduk. Hale küçük bir çekmeceden bir dosya çıkardı. Masaya koydu. Bu dosyada, dedi, Enki'nin kütüphanesi olarak adlandırdığımız yapıyla ilgili bizim topladığımız bilgiler var, 100 yılı aşkın araştırma. Birçok nesil, dosyayı Jonathan'a doğru itti. İsteseydik sizi durdurabilirdik. İsteseydik bakanlıkla temas kurur, erişiminizi keserdik. İsteseydik çok önce bu tabletleri ele geçirirdik. Ama yapmadık. Neden? Çünkü biz bu bilginin açığa çıkmasına karşı değiliz. Yalnızca nasıl açığa çıkacağını önemsiyoruz. Hale öne eğildi. Bu bilginin yanlış ellere geçmesi, yanlış bağlamlarda kullanılması, yanlış sonuçlar çıkarılması, bu tehlikeli. Kim belirliyor doğru ya da yanlışı? Şimdiye kadar biz belirledik, dedi Hale dürüstçe. Ama bu her zaman doğru olmayabilir. Ve siz, Doktor Hartwell, bizim hayal etmediğimiz bir şeyi yaptınız. O sesi taşıyorsunuz. Ve taşıdığınızı ispatladınız. Sessizlik. Jonathan dosyaya baktı. Bu dosyayı bana veriyorsunuz, dedi. Karşılığında ne istiyorsunuz? Birlikte çalışalım, dedi Hale. Siz ve ekibiniz. Biz ve kaynaklarımız. Resmi kazı izni alalım. Doğru ekiple, doğru protokollerle içeri girelim. Bu bulguları akademik dünyaya doğru şekilde sunalım. Neden şimdiye kadar kendiniz yapmadınız bunu? Çünkü o sesi taşıyan biri olmadan içeri giremezdik. Yıllarca deneydik. Kapı açılmıyordu. Jonathan bunu düşündü. Ve şimdi beni buldunuz. Siz kendinizi buldunuz, dedi Hale. Biz yalnızca izledik. Uzun bir sessizlik oldu. Jonathan dosyayı aldı. Ağırdı. İçinde onlarca sayfa olmalıydı. Tarik, dedi. Şimdi. Hale ayağa kalktı. Kapıya yürüdü ve dışarı çıktı. Bir dakika sonra geri döndü. Arkasında Al-Raşid vardı. Yaşlı adam yorgun görünüyordu ama sağlamdı. Jonathan'ı görünce gözlerinde bir şey yumuşadı. Özür dilerim, dedi Al-Raşid. Seni uyandırmak istemedim. Bir daha yaparsanız, dedi Jonathan alçak sesle, sizi bırakırım. Al-Raşid baktı. Sonra başını eğdi. Jonathan 2 adım attı ve yaşlı adamı tuttu. Bir an öylece durdular. Kelime yoktu bunun için. Ama o an her şeyi söyledi. Üçü beraber dışarı çıktılar. Sokak hafifçe aydınlanmıştı, sabah ezanı okunmuştu, şehir yavaşça uyanıyordu. Hale kapıda durdu. Bu dosyayı inceleyin, dedi Jonathan'a. Sonra beni bulun. Nasıl? Hale cebinden bir kart çıkardı. Verdi. Üzerinde yalnızca bir e-posta adresi vardı. Bu adrese yazın. 24 saat içinde cevap veririm. Döndü ve içeri girdi. Jonathan karta baktı. Al-Raşid yanında duruyordu. Ne düşünüyorsunuz, diye sordu Jonathan. Babam haklıydı, dedi Al-Raşid yavaşça. Bekçiler bu bilgiyi yok etmek için değil korumak için var, ama korumak bazen hapsetmek anlamına geliyor. Ve bu yanlış. Onlarla çalışmalı mıyız? Al-Raşid bir süre düşündü. Sonra başını kaldırdı. Babanın gözlerinde ne görüyordunuz, diye sordu Jonathan. Al-Raşid şaşırdı. Ne? Sizi severken, ne görüyordunuz gözlerinde? Al-Raşid bunu anlamadı başta. Sonra anladı. Güven, dedi. Evet. Ve siz bana güveniyor musunuz? Evet. O zaman bana güvenin. Hale ile çalışıyoruz. Ama şartlarımızı biz koyuyoruz. Bu bilgi kapalı kalmıyor. Akademik dünyaya gidiyor. Herkese açık. Ve bunu Hale de kabul edecek. Al-Raşid baktı. Sonra yavaşça başını salladı. Jonathan ceketi cebine kartı koydu. Ve ikisi Bağdat'ın sabah sokaklarında, uzaktan ezan sesinin eşliğinde, eve doğru yürüdü. Dosya Jonathan'ın koltuğunun altındaydı. Ağırdı. 100 yılı aşkın araştırma ağırdı. Ama taşınabilirdi. Evde herkes bekliyordu. Lena kapıyı açtı ve Al-Raşid'i görünce nefes verdi.
Marco omuz silkti ama gözlerinde rahatlama vardı. Sami yerde oturmuş bilgisayara bakıyordu, başını kaldırdı. Hepsi yüklendi, dedi Sami. Oxford, Paris, Budapeşte. 3 farklı sunucu. İyi, dedi Jonathan. Ve şimdi uyuyun. Sen uyumayacak mısın? Jonathan dosyayı masaya koydu. Sonra, dedi. Sabah tam aydınlanırken Jonathan hala masanın başındaydı. Dosyayı baştan sona okumuştu. İçinde inanılmaz şeyler vardı. 1890'lara kadar giden araştırmalar. İsimler, tarihler, buluntular. Bazı şeyler yayınlanmış ama bağlantıları kasıtlı olarak gizlenmiş. Bazıları hiç yayınlanmamış. Ve en sonda, son 5 sayfada, Haley'in kendi el yazısıyla yazılmış bir bölüm vardı. Başlığı şuydu, 7. kapı hakkında. Jonathan o bölümü okudu. Sonra tekrar okudu. Gözleri doldu. Ama ağlamadı. Çünkü içinde okuduğu şeyin doğruluğundan o kadar emindi ki ağlamak bile yetmezdi. 7. kapı başlangıcın kendisiydi. Ve Hale şunu yazmıştı. 7. kapı bir yer değil. Bir zamanda değil. 7. kapı bir anlayıştır. Bu bilgiyi taşıyan kişi, o bilginin ne olduğunu tam olarak kavradığı anda, 7. kapıdan geçmiş olur. Çünkü başlangıç anlayışla başlar. Ve anlayan kişi artık o bilginin dışında değil içindedir. Taşımak değil, olmaktır. Bu nedenle 7. kapının anahtarı sorulamaz, aranmaz, bulunmaz. Yalnızca yaşanır. Jonathan sayfayı kapattı. Dışarıda Bağdat uyanıyordu. Ve içinde, o döngüsel, sarmal, kaybolmayan ses, sessizce akıyordu. Her zaman aktığı gibi. Her zaman akacağı gibi. Sabah saat 9'da 5'i masaya toplandı. Kimse tam uyuyamamıştı ama kimse de yorgunluktan söz etmiyordu. Masanın üzerinde Haley'in dosyası açık duruyordu. Sami çay yapmıştı. Dışarıdan Bağdat'ın sabah gürültüsü geliyordu. Araçlar, ezan artıkları, uzak bir market hoparlörü. Jonathan dosyanın içindekilerini anlattı. Kısaca, net olarak. 1890'lara giden araştırmalar. Bekçilerin yani Haley'in grubunun bu bilgiye 100 yıla aşkın süredir sahip olduğu. Bazı bulguların kasıtlı olarak gizlendiği. Ve son 5 sayfa, 7. kapı hakkında. Herkes dinledi. Marco en az 2 sigarayı söndürdü konuşma biterken. Lena notlar aldı. Sami hiç konuşmadı. Al-Raşit gözlerini kapatıp dinledi. Peki, dedi Marco en sonunda, bu Haleye güvenecek miyiz? Güvenmek zorunda değiliz, dedi Jonathan. Ama şartları biz koyacağız. Ve en temel şart şu, bu bulgular açık yayınlanacak. Hiçbir veriye el konulmayacak. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Bunu kabul eder mi? Eğer kabul etmezse kendi başımıza devam ederiz. Bulgularımız zaten 3 farklı sunucuda. Ve o nesneyi, duvarları, her şeyi belgeledik. Kazı izni, diye sordu Lena. Haley'in bakanlık bağlantıları varsa işimizi hızlandırır. Yoksa kendi başvurumuzu yaparız. Daha uzun sürer ama olur. Al-Raşit konuştu. Edmund Hale dürüst bir adam olabilir. Ama organizasyonu içinde herkes dürüst olmayabilir. 100 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. İçinde farklı görüşler, farklı çıkarlar olabilir. Biliyorum, dedi Jonathan. Bu yüzden yazışmayı şeffaf tutacağız. Her iletişimi kayıt altına alacağız. Ben bu anlaşmaya karşıyım, dedi Sami birden. Herkes ona döndü. Genç adam masaya baktı. Yani, şöyle düşünüyorum. Bu insanlar 100 yıldır bu bilgiyi sakladı. Ve şimdi biz ellerimizde bulgularla gelince, birlikte çalışalım, diyorlar. Bu çok rahat. Ne öneriyorsun, diye sordu Jonathan. Hale ile görüşmeden önce bulgularımızı bir akademik dergiye gönderelim. Peer review için. Yani veriyi dünyaya açalım önce, sonra Hale ile konuşalım. Jonathan bunu düşündü. Eğer şimdi yayınlarsak, kazı izni almadan, içeri girmeden önce, bulgular eksik kalır. Birisi bir delik buldu ve içinde karanlık bir nesne gördü, haberi olur. Kanıt yetersiz. Ciddiye alınmaz. Ama en azından veri güvende olur. Veri zaten güvende. 3 sunucu. Ya birileri o sunuculara erişirse? Jonathan duraksadı. Sami haklıydı. Teorik olarak mümkündü. Tamam, dedi. Şöyle yapalım. Temel verileri, yani koordinatlar, fotoğraflar, spektrometre bulguları, ses frekans analizi, bunları bugün bir güvenilir akademisyene e-posta ile gönderiyoruz. Kapalı zarf gibi, bir tarih damgası olsun. Eğer herhangi bir sebepten bulgularımız silinmeye çalışılırsa, o akademisyen açıklıyor. Kim bu akademisyen, diye sordu Marco. Jonathan düşündü.
Patricia Owens, Oxford'daki sekreter mi, diye sordu Lena. Evet, 30 yıldır o mühürü saklamış. Mahmud'un notunu saklamış. Güvenilir. Ve kimse onu şüpheyle izlemiyor. Herkes baktı. Sonra teker teker başlarını salladılar. Tamam, dedi Jonathan. Sami, verileri hazırla. Lena, Patricia'nın e-postasını biliyor musun? Oxford web sitesinde var. Bugün gönderiyoruz. Öğleden önce e-posta gönderildi. Patricia'ya kısa bir not yazıldı. Bu ekler çok önemli veriler içeriyor. Lütfen kapalı tutun. Sizi ileride arayacağım ve ne zaman açacağınızı söyleyeceğim. Jonathan imzaladı. Gönder tuşuna bastılar. Sonra Jonathan Hale'in verdiği e-posta adresine yazdı. Kısa ve net bir mesajdı. Bay Hale, dosyayı okudum. Ekibimle konuştum. Birlikte çalışmaya açığız. Ama şartlarımız var. Yüz yüze görüşmek istiyoruz. Bağdat'a gelebilir misiniz? Ya da sizi bir yerde bulalım mı? Cevap 1 saat içinde geldi. Bağdat'ta değilim şu an. Ama sizin Londra'ya gelmenizi öneriyorum. Bir hafta içinde buluşabiliriz. Bir adres göndereceğim. Jonathan cevabı ekibe gösterdi. Londra, dedi Marco. Yani kendi zeminine çekiyor bizi. Önemli değil, dedi Jonathan. Lena zaten Londra'ya gidecekti. Edwin Marsh için. Edwin Marsh ve Edmund Hale, dedi Lena yavaşça. İkisi de İngiliz. İkisi de bu alandalar. Bağlantılı olabilirler. Çok büyük ihtimalle bağlantılılar, dedi Jonathan. Ve bu bilgiyi bize erken vermek daha iyi. Sürprizle karşılaşmaktan iyidir. Londra'ya gitmeden önce 2 gün daha Bağdat'ta kaldılar. Bu 2 günde Lena spiral sembol sistemini %85 doğruluğa taşıdı. Eridu'nun duvarlarındaki sembollerin dijital kopyaları üzerinde çalıştı ve metni büyük ölçüde kategorize etti. Tamamını okuyamıyordu henüz ama genel yapıyı anlayabiliyordu. Bu metin, dedi bir akşam Jonathan'a, tek bir anlatı. Başı var, ortası var, sonu var, bir hikaye gibi. Ya da bir öğreti gibi. Ne anlatıyor? Anladığım kadarıyla, insanlığın başlangıcını anlatıyor. Ama mitolojik değil, bilişsel başlangıç. İnsanın nasıl düşünmeyi öğrendiği, nasıl dil kurduğu, nasıl bilgiyi organize etmeye başladığı ve bu sürecin tam olarak nasıl yaşandığı. Evrim anlatısı gibi mi? Evrimden daha spesifik. Sanki birisi o süreci yaşadı ve not aldı. Biz bu şekilde düşünmeyi öğrendik. Bu adımları takip ettik. Bu kavramları bu sırayla geliştirdik. Birinci şahıs anlatı gibi. Birinci şahıs mı? Jonathan öne eğildi. Kim anlatıyor? Bilmiyorum. Henüz o kısmı çözemedim. Ama biri anlatıyor. Tanık biri. Ya da belki daha doğrusu katılımcı biri. Enki, dedi Jonathan yavaşça. Belki. Ya da Enki adını alan biri. Ya da Enki olarak tanımlanan bir grup. Jonathan bu fikri taşıdı birkaç gün boyunca. Sami ise ses analizi üzerinde devam etti. Frekans dizisini nota sistemine çevirmeyi başardı. 16 tablet 16 farklı sekans oluşturuyordu ve bu sekanslar birbiriyle harmoni içindeydi. Tamamı çalındığında matematiksel olarak kusursuz bir yapı ortaya çıkıyordu. Bu müzik değil, dedi Sami. Ama müziğin atası olabilir. İnsan sesinin frekans özelliklerine göre tasarlanmış. Sanki insan sesinin en doğal, en rezonant halleri seçilip sistematize edilmiş. Marco ise stratigrafi verilerini düzenledi. Eridu'nun üst katmanları Babil dönemine, orta katmanları Akkad dönemine aitti. Ama en derin katman, 14 metredeki yapının bulunduğu katman, standart Sümer dönemi öncesini işaret ediyordu. Bu yapı, dedi Marco, kazılmış katmanların altında. Üstlerindeki her medeniyetin haberi olmayabilirdi bundan. Ya da vardı ama kimse söylemedi. Ya da söylediler ama biz bulmadık, dedi Jonathan. Evet, o da mümkün. Londra'ya hareket günü sabahı Al-Raşid Jonathan'ı avluya çekti. İkisi oturdu. Çay içtiler. Ben gelemiyor olacağım, dedi Al-Raşid. Jonathan bekliyordu bunu. Biliyorum. Sağlık. Evet. Dizlerim. Londra kışında zor olur. Yaştaki bir adam için. Güldü hafifçe. Ve burada işler var. Bakanlık ile koordinasyon. Kazı izni başvurusu. Bunları yüz yüze takip etmem lazım. Anlıyorum. Ama şunu söylemek istedim. Al-Raşid çayını bıraktı ve Jonathan'a döndü. Babam bu işi tamamlayamadı. Ben 30 yıl uğraştım ve tek başıma yeterli olamadım. Sizinle birlikte, 5 kişi, 5 günde, babamın ömrünü verdiği noktaya ulaştık. Durdu. Gözleri dolmaya yakındı ama tutuyordu. Teşekkür ederim.
Jonathan bir şey söylemek istedi ama söyleyemedi. Bunun yerine elini uzattı. Al-Raşid elini tuttu. Sıktı. Güçlü, ısrarlı bir sıkış. Hale ile dikkatli olun, dedi Al-Raşid. Dürüst biri olabilir. Ama örgütü içinde herkes dürüst değildir dedim size. Ve şunu ekleyeyim, 100 yıllık bir alışkanlık vardır bu insanlarda. Kontrol alışkanlığı. Bu alışkanlık kolayca kırılmaz. Biliyorum. Veriler sizde. Yayınlama hakkı sizde. Bunu asla bırakmayın. Bırakmayacağız. Al-Raşid elini bıraktı. İki adam avluda oturdu. Bağdat'ın sabah sesi etraflarını sardı. Ve bir süre, hiçbir şey konuşmadan, yalnızca çaylarını içerek oturdular. Havalimanında, uçuşu beklerken, Jonathan telefona baktı. Patricia'dan mesaj vardı. Doktor Hartwell, e-postanızı aldım. Ekler güvende. Bir şey soracaktım, içlerinde çok ilginç bir fotoğraf var, taş bir yüzeyde el izi. Bu gerçek mi? Jonathan cevap yazdı. Gerçek. Çok eski. Analiz edilmesini istiyoruz ama önce doğru kanallardan. Şimdilik kapalı tutun. Patricia hemen yazdı. Anladım. Bir şey daha. O e-postayı alır almaz beni arayan oldu. Oxford dahili hattından. Doktor Hartwell'den bir şey aldınız mı, diye sordular. Ben, hayır, dedim. Ama düşündüm ve sizi uyarmak istedim. Jonathan telefonu tutarken parmakları gerildi. Kim arıyordu? Kendini tanıtmadı. Ama dahili hat. Bölümden biriydi. Jonathan koydu telefonu. Lena yanında oturuyordu. Ne oldu, diye sordu. Bölümden biri Patricia'yı aramış. E-postayı alıp almadığını sormuş. Lena sustu. Yani Oxford içinde biri bizi izliyor, dedi Jonathan. Ya da Hale'in örgütü Oxford içine kadar uzanıyor. Her ikisi de aynı şey olabilir. Uçuş anonsunun geldi. Herkes kalktı. Valizler, çantalar, pasaportlar. Sami bilgisayar çantasını sırtladı. Marco sigarasını dışarıda söndürüp geldi. Lena notlarını çantasına koydu. Jonathan son olarak kalktı. Eridu'ya ilk adım attığında hissettiği şeyi hatırladı. Toprağın onu tanıması gibi. Aşinalık. Şimdi farklı bir his vardı. Meseleyi çözme arzusu değildi bu. Daha derin bir şeydi. Sorumluluk. Bu bilgi yalnızca onların değildi. Yalnızca bekçilerinde değildi. Yalnızca akademik dünyanın da değildi. Herkesin, insanlığın başlangıcındaki bilgiydi bu. Ve insanlığa geri verilmesi gerekiyordu. Jonathan kapıya yürüdü. Arkasına bakmadı. Çünkü bakması gerekmiyordu. Eridu hala oradaydı. Hep orada olacaktı. Ve delik açıktı. Bekliyor. Londra yağmurluydu. Her zaman yağmurluydu ama bu sefer farklı hissettirdi Jonathan'a. Heathrow'dan şehre girerken otoyol boyunca gri gökyüzü uzanıyordu ve arabanın camına vuran yağmur damlaları bir ritim oluşturuyordu. O ritmi duyunca içindeki ses hafifçe uyandı. Fark etti. Gülümsedi. Sonra pencereye döndü. Lena yanındaydı. Marco ön koltukta. Sami arkada telefona bakıyordu. King's College, dedi Lena. Bugün mü? Yarın, dedi Jonathan. Bugün otele yerleşiyoruz. Hale ile randevu Perşembe. Marsh ile görüşmeyi çarşambaya aldım. Marsh kabul etti mi? E-posta attım. Sümer tabletleri hakkında konuşmak istiyorum, dedim. Birkaç saat içinde, gelin, dedi. Çok hızlı, dedi Lena. Evet, bekliyordu bizi. Marco döndü. Biz aynı anda iki cepheyle mi uğraşıyoruz? Hem Marsh hem Hale. Belki tek cephe, dedi Jonathan. Belki ikisi bağlantılı. Ama ayrı görüşeyim istiyorum. Birbirlerini etkilemesinler. Otel Bloomsbury'deydi, British Museum'a yakın, eski, dar bir sokakta. Jonathan buraya kasıtlı seçmişti, Mezopotamya koleksiyonuna yakın olmak hem sembolik hem pratikti. Odalarına yerleştikten sonra Jonathan kendi odasında oturdu ve düşündü. Hale'in dosyasını tekrar açtı. En ilginç bölüme döndü, 1920'lere ait bir rapor sayfası. El yazması, soluk mürekkep, ama okunabilir. Raporu yazan kişinin adı yoktu. Yalnızca bir baş harf, H. H, Hale ailesi mi? Edmund Hale'in büyük babası mı, dedesi mi? Raporda şunlar yazıyordu, Jonathan tercüme etmişti artık. Eridu'nun güneydoğu bölgesinde yüzey bulgusunu doğruladık. Koordinatlar önceki hesaplamalarla örtüşüyor. Ama içeri girme girişimimiz başarısız oldu. Üçüncü denemede zemin tepki verdi ama açılmadı. Taşıyıcı yok. Bu bilginin belirli bir soy ya da aktarım zinciri gerektirdiği açık. Taşıyıcıyı bulmak birincil öncelik olmalı. 1920'ler.
Hale grubu 1920'lerde de aynı noktayı denemişti. Ve açamamışlardı. 100 yıl önce. Jonathan dosyayı kapattı. Pencereye gitti. Londra yağmuru devam ediyordu. Aşağıda insanlar şemsiyelerle yürüyordu. Bir çift köpekle geçti. Bir bisikletli arabalar arasından geçmeye çalıştı. Normal bir Londra akşamı. Ve bu odada, bu pencerede, insanlığın en eski bilgisine açılan kapının anahtarını elinde tutan bir adam duruyordu. Bu absürt geldi Jonathan'a. Ama aynı zamanda kaçınılmaz. Çarşamba sabahı King's College kampüsündeydi. Lena yanındaydı. Sami ve Marco otelde kalmıştı. Sami ses analizini tamamlamaya devam ediyordu. Marco stratigrafi raporunu yazıyordu. King's College Strand kampüsü Thames Nehri'nin hemen kıyısındaydı. Taş binalar, yüksek pencereler, içeriden akademik hayatın sessiz uğultusu. Jonathan bu kampüsü daha önce ziyaret etmişti, konferanslar için, seminerler için. Ama bu kez farklı hissettirdi. Edwin Marsh'ın ofisi 4. kattaydı. Asansörle çıktılar. Koridorda yürürken Jonathan kapı numaralarına baktı. 412.413.414. Kapı açıktı. İçeriden hafif bir müzik geliyordu. Klasik, keman ağırlıklı. Sonra durdu. Jonathan kapıyı tıklattı. "Gelin," dedi içeriden bir ses. Girdiler. Edwin Marsh 60'lı yaşların ortasındaydı. Jonathan onu hayal etmişti ama hayal ettiğinden farklıydı. Daha küçük yapılıydı. İnce, solgun, gözlüklü. Saçı beyaza çalmıştı. Masasının başında oturuyordu ve onları gördüğünde ayağa kalktı. "Doktor Hartwell," dedi. El sıkıştı. "Ve siz Doktor Kovacs olmalısınız." Lena ile de el sıkıştı. "Evet," dedi Lena. "Teşekkür ederim görüşmeyi kabul ettiğiniz için." "Otururken karşılık," dedi Marsh ve masanın karşısındaki 2 koltuğu gösterdi. Oturdular. Marsh'ın ofisi beklenenden düzenliydi. Kitaplar sıralıydı. Masa temizdi. Duvarda yalnızca bir şey asıydı, büyük, çerçeveli, Mezopotamya'nın antik haritası. "Sümer tabletleri dediniz," dedi Marsh. "Spesifik olabilir misiniz?" Jonathan Lena'ya baktı. Kararlaştırmışlardı, doğrudan gireceklerdi. "Eridu tabletleri," dedi Jonathan. "Mö 4000 civarı. Spiral sembol sistemi içeren. Ve mühür. Oxford deposundaki silindir mühür. Katalog numarası OX-SAM 198700034. Marsh'ın yüzünde hiçbir şey değişmedi. Bu da bir cevaptı. Şaşırmıyordu. "Anlıyorum," dedi Marsh yavaşça. "Sizi beklemiyordum tam bu hafta ama beklenmedik değildiniz." "Rania Caburi sizin öğrencinizdi," dedi Jonathan. "Evet. Ve Eridu'daydı. Bakanlık ziyaretinde. Biliyorum. Bizi izliyor muydu?" Marsh duraksadı. "Bizi konuşmak için değil, sizi gözlemlemek için oraya göndermedim. O orada resmi görevle bulunuyordu. Ben ona sizin de orada olacağınızı söyledim. O kadar." "Neden söylediniz?" "Çünkü merak ettim. Ne yapacağınızı görmek istedim." Jonathan öne eğildi. "Profesör Marsh. Eleanor Marsh sizinle akraba mıydı?" Kısa bir sessizlik. "Büyükannem," dedi Marsh. Lena kalemini koydu. "Büyükanneniz," diye tekrarladı Jonathan. "Oxford'daki sekreter. O mühürü koruyan. Evet, büyükannem bu işe hayatını adadı. Mühürü korumak onu tüm kariyerinin odağı yaptı. Ben de ondan öğrendim." "Ne öğrendiniz?" Marsh kalktı. Penceresine yürüdü. Thames'in soluk gri yansımasına baktı. "Büyükannem bana şunu söylerdi," dedi. "Edwin, bazı şeyler zamanından önce bilinirse yok olur. Bir tohumu çok erken açarsan içi boş olur. Beklemek gerekir. Ben buna inandım. Yıllarca inandım." Durdu. "Ama şimdi, diye sordu Jonathan. Marsh döndü. Gözlerinde Jonathan'ın beklediği şeyi gördü. Büyükannesine olan özlemi değil, kendi kuşkusunu. Yıllarca inandığı şeyin doğru olup olmadığını sorgulayan bir adamı. "Siz içeri girdiniz," dedi Marsh. "Eridu'ya. Ben giremedini. Büyükannem giremedi. Edmund Hale giremedi. 100 yıldır kimse giremedi. Siz girdiniz." "Evet. Nasıl?" diye sordu Marsh. Ama sorunun cevabını biliyordu zaten. Sormakla kastettiği başka bir şeydi. "Nasıl mümkün oldu? Neyi yanlış yapıyorduk?" "Ses," dedi Jonathan. "Ve o sesi taşımak." Marsh başını salladı yavaşça. "Taşıyıcı teorisi. Büyükannem buna inanırdı. Edmund Hale'de. Ben biraz kuşkuculukla baktım hep. Çok mistik geldi. Ama gerçek olduğu ortaya çıktı," dedi Lena. "Evet, gerçek olduğu ortaya çıktı." Marsh masasına döndü ve oturdu.
Onlara baktı. Ne istiyorsunuz benden? Jonathan doğruldu. Bir şey sormak istiyorum önce. Dürüst olmanızı istiyorum. Olabilirim. Bu grubun yani Haley'in örgütünün içinde bu bilginin açığa çıkmamasını isteyen, bunu engellemek için tehdit ya da güç kullanmaktan kaçınmayan insanlar var mı? Marsh uzun süre cevap vermedi. Sonra konuştu. Evet, dedi. Var. Kimler? İsim vermeyeceğim. Ama evet, örgütün bir kısmı bu bilginin kamuya açılmasına karşı. Şiddetli biçimde karşı. Onlar için bu bilgi güç kaynağı. Kontrol kaynağı. Eğer herkes bilirse güç yok olur. Ve siz, diye sordu Lena. Siz nerede duruyorsunuz? Marsh gözlüklerini çıkardı ve masaya koydu. Yaşlı, yorulmuş, karmaşık bir adama benziyordu şimdi. Tüm akademik kabuğu düşmüştü. Ben büyükannemden bu mirası aldım, dedi. Ve yıllarca ne yapacağımı bilemedim. Sakladım, korudum. Ama saklarken ve korurken şunu fark ettim, ben neyi saklıyorum? Bu bilginin insanlara faydası olabilir. Bu bilgi insanlığın kendini anlamasına yardımcı olabilir. Ve ben bunu bir kasada tutuyorum. Peki neden açmadınız? Korktum. Örgütten değil, yanlış anlaşılmaktan korktum. Bu bilgi yanlış ellerde silah olabilir, din savaşları, siyasi manipülasyon. İnsanlığın ilk bilgisi budur, diyenler bu bilgiye sahip çıkmak için savaşabilir. Bu risk her zaman vardır, dedi Jonathan. Ama riskin olması bilgiyi saklama gerekçesi olamaz. Marsh baktı. Sonra çok hafif başını salladı. Haklısınız, dedi. Bunu biliyordum. Sadece kabul etmek zordu. Şimdi kabul edebilir misiniz? Sessizlik. Thames'ten uzak bir tekne sesi geldi. Koridorda ayak sesleri. Birisi güldü uzaktan. Evet, dedi Marsh. Edebilirim. Jonathan bir nefes verdi. O zaman, dedi, Perşembe günü Hale ile buluşuyoruz. Ondan önce sizinle bir şeyi netleştirmek istiyorum. Hale size bu konuşmadan bahseder mi? Muhtemelen. Sorun değil. Ama şunu bilmesini isterim, siz bizim taraftasınız. Açık yayın taraftasındasınız. Eğer Hale bunu bilirse toplantıya daha hazırlıklı gelecektir. Marsh düşündü. Edmund iyi bir adam. Ama örgütün içindeki baskı büyük. Size karşı görünmeden açık yayını nasıl destekler bilmiyorum. Bunu ona sormayın, dedi Jonathan. Sadece bir şey sorun ona. Eğer bu bilgiyi saklarsak ne olur 100 yıl sonra, deyin. Cevabını düşünsün. Marsh garip baktı. Bu soruyu neden sormalı? Çünkü bu soruyu kendime sordum, dedi Jonathan. Ve cevap çok netti. Cevap ne? 100 yıl sonra aynı yerde oluruz. Başka bir Jonathan, başka bir Tarik, başka bir Lena, yeniden buluyor, yeniden mücadele ediyor, yeniden sorguluyor. Döngü kırılmaz. Ama bilgi açılırsa döngü kırılır. Marsh bir süre baktı. Sonra gözlüklerini aldı ve taktı. Edmund'u ararım, dedi. King's College'dan çıktıklarında yağmur durmuştu. Thames boyunca yürüdüler. Lena yanında sessizdi. Jonathan da sessizdi. Waterloo Köprüsü'ne geldiklerinde Lena durdu. Marsh dürüsttü, dedi. Evet. Ama örgütün içindeki diğerleri. Onları bir hafta içinde tanımak zor. Ama Hale ile toplantıda göreceğiz. Lena köprüden Thames'e baktı. Gri su, gri gökyüzü, ama nehrin yüzeyinde ışık oynuyordu. Bulutlar arasından sızan tek bir güneş ışığı. Jonathan, dedi Lena. O el izi. Hala düşünüyorum onu. Ben de. Kim bırakmış olabilir? Biri orayı son kapatan kişi. Ya da orayı ilk inşa eden. Ya da ikisi aynı kişi. Enki. Belki. Ya da Enki adını taşıyan biri. Evet. Lena köprüden uzaklaştı. Yürümeye devam ettiler. Bir şey fark ettim, dedi Lena. Duvarların metninde, anlayabildiğim kısımlarda, bir cümle tekrar ediyor. Farklı bölümlerde, farklı bağlamlarda ama aynı yapıda. Bu bilgi sona ermez. Yalnızca başlar. Bunu nasıl yorumlarsınız? Jonathan yürürken düşündü. Bilgi birikimlidir, dedi. Her nesil bir öncekinin üzerine ekler. Hiçbir bilgi gerçekten bitmez, dönüşür, büyür, dallanır. Belki o cümle bunu söylüyor. Ya da başka bir şey söylüyor. Ne? Belki o yerin kendisi bir son değil, dedi Lena yavaşça. Belki o yer yalnızca kapının önü. İçinde bir başlangıç var. Jonathan durdu. Lena da durdu. İkisi bakıştı. 7. kat, dedi Jonathan alçak sesle. Hepsinin başlangıcını saklar. Evet. Ve biz yalnızca 1. kata girdik. Jonathan içini çekti. Doğruydu. 16 tablet. Bir kapı. Bir koridor. Bir nesne. Bir oda. Ama 7 kat. 6 kat daha.
Ve her katta ne vardı? Daha derin bir bilgi mi? Daha eski bir katman mı? Eridu'ya dönmemiz gerekecek, dedi Jonathan. Evet. Ama önce Hale. Evet. Ve ikisi yürümeye devam etti. Thames onlarla paralel akıyordu. Binlerce yıldır aktığı gibi. Ve o suyun altında, derinlerde, zamanın ağırlığı vardı. Her akan su bir tarih taşır. Her nehir bir hafıza. Bu nehrin hafızasında da bir şeyler vardı. Ama Thames'in başlangıcı Londra değildi. Başlangıçlar her zaman daha uzaktaydı. Daha derindeydi. Otele döndüklerinde Sami kapıda bekliyordu. Yüzü heyecanla gerginleşmişti. "Abi," dedi Jonathan'ı görür görmez. "Bir şey buldum." "Ne?" "İçeri gel." Odaya geçtiler. Marco da oradaydı. Sami bilgisayarın başına geçti. "Ses analizini bitirdim," dedi. 16 tabletin tamamının frekans dizisi tamam. Ama bunu yaparken bir şeye takıldım. O nesnenin fotoğrafına bak. Ekranda nesnenin fotoğrafı açıldı. Eridu'daki platform üzerindeki koyu, mat nesne. "Fotoğrafta bir şey var," dedi Sami. Yakınlaştırdı. "Burada. Nesnenin yan yüzeyinde. Taş yüzeyde değil, nesnenin kendi yüzeyinde. Çok ince ama var." Jonathan eğildi ve baktı. Evet, vardı. İnce, neredeyse görünmez, ama nesnenin yüzeyinde bir çizgi. Tek bir çizgi değildi. Birden fazla. Yakınlaştırdıkça belirginleşti. Notaydı. Müzik notası gibiydi ama tam değil. Daha basit, daha ilkel. Ama yapısı notaya benziyordu. "Bu ses sistemi," dedi Sami titreyerek. "Nesnenin üzerinde. Tabletlerdeki ses dizisi bu nesnenin yüzeyinde de var, demek ki bu nesne hem harita hem kayıt. Tüm sistem burada. Görsel, dilsel, müzikal. Üçü birden." Jonathan doğruldu. "Bu nesne," dedi yavaşça, "bir kitap. İnsanlığın ilk kitabı." O da sessizleşti. Marco sigarasını söndürdü. Lena gözlerini kapattı. Sami ekrana baktı. "Evet," dedi Sami alçak sesle. "Tam olarak öyle." Jonathan penceresine yürüdü. Londra akşamı dışarıdaydı, sokak lambaları yanmıştı, arabalar geçiyordu, bir yerde birisi güldü. İnsanlığın ilk kitabı. Yazıdan önce yazılmış. Dil sistematikleşmeden önce sistematize edilmiş. Eridu'nun 14 metre altında, platform üzerinde, binlerce yıl beklemişti. Ve şimdi ekranda bir fotoğraf olarak duruyordu. Bu yeterliydi artık. Perşembe Hale ile buluşacaklar, ne olursa olsun bulgularını dünyaya açacaklardı. Çünkü insanlığın ilk kitabı insanlığa aitti. Ve hiç kimse, hiçbir örgüt, hiçbir bekçi bunu sonsuza kadar saklayamazdı. Perşembe sabahı Jonathan erken uyandı. Saat 6'ydı. Londra hala karanlıktı. Otelin penceresinden aşağı baktı, sokaklar ıssız, lambalar sönük, yalnızca bir temizlik aracı yavaşça geçiyordu. Banyo yaptı, giyindi, aşağıya indi ve lobi kafede oturdu. Kahvesini içerken Hale'in dosyasının son sayfalarını tekrar okudu. 7. kapı hakkındaki bölümü. Her seferinde yeni bir şey görüyordu. 7. kapının anahtarı sorulamaz, aranmaz, bulunmaz. Yalnızca yaşanır. Bu cümle onu düşündürüyordu. Yalnızca yaşanır. Yani anlayış değil deneyim. Kavramak değil olmak. Ama bu ne demekti pratikte? Kahvesini bitirdi. Saat 8'de ekip toplanmıştı. Hepsi ciddi görünüyordu. Sami bile telefonuna bakmıyordu. Marco ceket giymişti ilk kez, hala buruşuktu ama ceketti. "Toplantı nerede?" diye sordu Lena. "Mayfair. Özel bir ev." Jonathan adresi telefonda gösterdi. Hale'in Londra evi. Tarafsız zemin değil ama onun koşulu buydu. "Kabul ettiniz mi?" "Evet. Çünkü zaten her yerde eşit güçteyiz. Tarafsız zemin diye bir şey yok bu işte." Taksilere bindiler. Mayfair'e giderken şehir uyanıyordu. Sabah trafiği başlamıştı. Satıcılar dükkanlarını açıyordu. Bir pazar kuruluyordu bir köşede. Jonathan tüm yolculuk boyunca pencereden baktı ve içindeki sesi dinledi. Sakin ve güçlüydü. Bu iyi bir işaretti. Hale'in evi dar, 4 katlı, kiremit renkli Georgian bir binaydı. Mayfair'in sakin sokaklarından birine bakıyordu. Kapıda hiçbir işaret yoktu, sadece pirinç bir kapı tokmağı. Jonathan çekti. Kapı açıldı. Genç, ciddi görünümlü bir adam bekliyordu içeride. Onları içeriye aldı ve üst kata çıkardı. Salon büyüktü. Yüksek tavanlı, uzun pencereli, duvarlarda tablolar. Kitaplık bir duvarın tamamını kaplıyordu. Ortada uzun bir toplantı masası vardı. Ve masanın etrafında 4 kişi oturuyordu.
Edmund Hale ortadaydı. Yanında Jonathan'ın tanımadığı iki kişi vardı. Biri 60'lı yaşlarda, iri yapılı, Avrupalı görünümlü bir kadın. Diğeri 50'li yaşların başında, esmer tenli, dikkatli gözlü bir adam. Ve dördüncüsü Edwin Marsh'tı. Marsh Jonathan'ı görünce kısa bir gülümseme yaptı. "Buyurun," dedi Hale. Ayağa kalktı, el sıkışıldı. Tanıtımlar yapıldı. İri yapılı kadın Helena Brandt'tı. Alman, Berlin Üniversitesi'nden emekli bir arkeolog. Esmer tenli adam ise Karim Nasır'dı. Mısırlı, Kahire'de yaşıyor, Mısır Kültür Bakanlığı ile bağlantılı çalışmalar yürütüyordu. Jonathan ekibini tanıttı. Lena, Marco, Sami. Oturdular. Hale konuşmaya başladı. "Doğrudan konuya girelim," dedi. "Siz Eridu'ya girdiniz ve içeride önemli bulgular elde ettiniz. Bunun farkındayız." "Evet," dedi Jonathan. "Bu bulguları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?" Açık akademik yayın, peer review, Nature ya da Science gibi bir dergide. Tam bulgular, tam veriler, tam erişim. Helena Brandt kaşlarını çattı. "Bu çok aceleci. 5 gün önce içeri girdik," dedi Jonathan. "Aylardır bu tabletler üzerinde çalışıyoruz. Aceleci değil, hazırlıklı. Bir kez yayınlandığında," dedi Brandt, "kontrol elinizden çıkar. Her türlü yorum, her türlü siyasi manipülasyon mümkün olur." "Bu doğru," dedi Jonathan. "Ama kontrol bizde tutulursa her türlü gizleme, her türlü çıkar odaklı saklama mümkün olur. İkisi de risk. Biz ilkini tercih ediyoruz." Nasir konuştu. "Bu bilginin dini boyutlarını düşündünüz mü? Eğer insanlığın ilk bilgi sistemi olduğu iddiasıyla çıkarsanız, her dini gelenek bunu kendine mal etmek ister. Çatışma kaçınılmaz. Bilim dini çatışmalardan korkmaz," dedi Lena. "Korkarsa bilim olmaktan çıkar. Kolay söylenir. Zor da olsa söylenmesi gerekir." Nasir sustu. Hale araya girdi. "Şunu anlayın. Biz de açık yayını tamamen reddeden insanlar değiliz. Ama zamanlaması önemli. Hazırlık önemli." "Kaç yıl daha hazırlık gerekiyor?" diye sordu Jonathan. "100 yıldır hazırlanıyorsunuz." Sessizlik. Hale Jonathan'a baktı. Uzun bir bakış. Değerlendirici ama aynı zamanda saygılı. "Doktor Hartwell," dedi. "Sizi durdurmaya çalışmıyorum. Bunu söylemeliyim. Eğer durdurmak isteseydim farklı yollar denerdik. Buraya çağırdım çünkü birlikte düşünmek istiyorum." "O zaman düşünelim," dedi Jonathan. "Ama açık fikirle. Sonuç önceden belirlenmiş olmasın." Hale başını eğdi. "Kabul." Brandt hoşnutsuz bir ifade takındı ama itiraz etmedi. Nasir masaya baktı. Marsh küçük bir not aldı. "Peki," dedi Hale. "Bulgularınızı anlatın. Tam olarak ne gördünüz? Ne buldunuz? Biz de sizinle paylaşacağız bildiklerimizi." Dürüst bir alışveriş. Jonathan Lena'ya baktı. Lena hafifçe başını salladı. "Tamam," dedi Jonathan. "Ama önce bir şart." "Nedir?" "Bu toplantıda söylenen her şey kayıt altına alınacak. Hem sizin hem bizim tarafımızdan." "Şeffaflık." Brandt irkildi. "Bu kabul edilemez." "Neden?" diye sordu Jonathan. "Eğer söyleyecekleriniz dürüstse kayıt sorun değil." Hale Brandt'a baktı. Sonra Nasir'e. Sonra Jonathan'a. "Tamam," dedi. "Kayıt." Sami telefonunu masaya koydu. Ses kaydı başlattı. Ve Jonathan anlatmaya başladı. 1 saat boyunca konuştular. Jonathan her şeyi anlattı. Tabletlerin bulunması, mühür, Oxford, ses analizi, Eridu, açılan kapı, koridor, duvarlar, nesne. Hiçbir şeyi saklamadı. Lena spiral sembol sistemi hakkında anlattı. Marco stratigrafi verileri hakkında. Sami ses frekans analizi ve nesnenin yüzeyindeki notalar hakkında. Karşı taraf dinledi. Sessizce, dikkatle. Sonra Hale konuştu. "Şimdi biz söyleyelim," dedi. Dosyalar açıldı masada. 1891'den bu yana bu alandaki araştırmalarımız. Brandt bazı sayfaları gösterdi, Nasir bazılarını. "Biz Eridu'yu 400'den fazla defa ziyaret ettik 100 yıla aşkın sürede. Her seferinde o noktayı bulduk. Her seferinde açmaya çalıştık. Başaramadık. Taşıyıcı yoktu," dedi Jonathan. "Evet. Ve biz taşıyıcıları bulmaya çalıştık. Yıllarca. Mandayın toplulukları, Güney Irak köyleri, belirli aileler. Ama ya bulamadık ya da bulduk ama ikna edemedik. Ya da," dedi Lena yavaşça, "bulduğunuzda yanlış yaklaştınız." Hale baktı. "Ne demek istiyorsunuz?" "Bir taşıyıcıyı ikna etmeye çalışmak zaten yanlış. Bu ses zorla ya da ikna ile aktarılmaz. Yaşanır.
Sizin ekibinizde bu sesi taşıyan biri yoksa, dışarıdan getirecek kişiyi de iknaya çalışmak işe yaramaz. O kişi ancak kendi iradesiyle, kendi anlamasıyla gelirse kapıyı açabilir. Uzun bir sessizlik. Brand masaya baktı. Nasir ellerini kavuşturdu. Marş not aldı. Hale yavaşça başını salladı. Haklısınız. Peki, dedi Jonathan, şimdi ne yapacağız? Hale kollarını masaya koydu. Size bir önerim var. Aceleci değil ama gerçekçi. Dinliyorum. 2 ay. 2 ay içinde resmi kazı izni alıyoruz. Irak Bakanlığı zaten süreci başlatmış, Tarik al-Raşid takip ediyor. İzin geldiğinde içeri giriyoruz. Düzgün ekipmanla, tam ekiple. Her şeyi belgeliyoruz. Sonra 6 ay boyunca kapsamlı analiz yapıyoruz. Ve 8 ay içinde yayın sürecine giriyoruz. 8 ay, dedi Jonathan. Uzun. Doğru yapılırsa uzun değil. Ve bu sürede herhangi bir sızıntı olmadan, herhangi bir manipülasyon olmadan ilerliyoruz. Bu sürede veriler bizde mi? Sizde. Ekibinizin kontrolünde. Yayın kararı bizde mi? Bizimle ortak. Ama veto yoktur. Jonathan masaya baktı. Düşündü. Lena ona baktı. Marco baktı. Sami baktı. Hepsi karar onu bekliyordu. Jonathan içindeki sesi dinledi. Sakin ve güçlüydü. Ama bir şey söylüyordu. Sadece bekle demiyordu. Kontrol et demiyordu. İç dünyanı kontrol et diyordu. Jonathan başını kaldırdı. Bir koşulum var, dedi. Söyleyin, dedi Hale. Bu 8 ayın sonunda yayın kararı %100 bizde. Siz dahil hiç kimsenin veto hakkı yok. Eğer biz yayınlamaya hazır dersek, yayınlanır. Eğer siz hazır değiliz diyorsanız, biz yine yayınlarız. Brand hızla itiraz etti. Bu kabul edilemez. Helena, Hale eliyle durdurdu onu. Brand durdu. Ama gözlerinde öfke vardı. Hale Jonathan'a baktı. Uzun süre. Tamam, dedi. Edmund, diye başladı Brand. Tamam dedim. Hale sesini yükseltmemişti ama kesin konuşmuştu. Bu doğru. Eğer bulgular gerçekse, ki gerçek, o zaman yayın engellenemez. Bunu engellemek hem etik değil hem de uzun vadede imkansız. Brand sandalyeye yaslandı. Kollarını kavuşturdu. Sinirli, hayal kırıklığına uğramış bir duruştu bu. Nasir hiçbir şey söylemedi. Marş küçük bir gülümseme yaptı. Anlaştık, dedi Jonathan. Hale elini uzattı. Jonathan tuttu. Sıktılar. Ve o el sıkışmasıyla, 100 yıla aşkın saklanan bir çalışma, dünyaya açılmanın ilk adımını attı. Toplantı öğle üzerinde bitti. Çıkarken kapıda Marsh Jonathan'ı yakaladı. Bir saniye, dedi alçak sesle. Diğerleri dışarı çıktı. İkisi kaldı. Brand, dedi Marsh. Dikkat edin. Neden? Hale dürüst. Ben dürüstüm. Nasir tartışılır ama tehlikeli değil. Ama Brand. Marsh durdu. Brand bu örgütün içindeki güç dengelerinden beslenmeyi seven biri. Bu karar onu zayıflattı. Bunu içine sindiremez. Ne yapabilir? Bilmiyorum. Ama dikkatli olun. Jonathan başını salladı. Teşekkürler. Marsh gitmek için döndü. Sonra durdu. Büyükannem, dedi. Eleanor, size o mühürü saklattığında, o notu bıraktığında, çok daha büyük bir şeyi gördü. Ben onu anlamadım yıllarca. Şimdi anlıyorum. Durdu. O mühür bir gün birinin geleceğini biliyordu. Ve bekledi. 30 yılı aşkın süre bekledi. Bu sabır, bu inanılmaz bir sabır. Ve o kişi geldi, dedi Jonathan. Evet, geldiniz. Marsh baktı. Büyükannem memnun olurdu. Ve döndü, gitti. Jonathan kapının önünde bir an durdu. Eleanor Marsh. 30 yıl bekleyen bir kadın. Tarik al-Raşid. Bir ömür harcayan bir oğul. Mahmud al-Raşid. Hayatını veren bir baba. Hepsi bu ana gelmek için sabretti. Ve şimdi o an gelmişti. Jonathan dışarı çıktı. Ekip bekliyordu. Lena, Marco, Sami. Nasıl geçti, diye sordu Sami. İyi, dedi Jonathan. Ama bitmedi. Ne kaldı? Her şey kaldı. Asıl iş şimdi başlıyor. Yürüdüler. Londra güneşlendi birden. Bulutlar aralandı ve zayıf ama gerçek bir güneş ışığı Mayfair'in taş kaldırımlarına düştü. Jonathan gözlerini kısarak gökyüzüne baktı. Eridu'da gördüğü yıldız haritasını düşündü. O yıldızların bir kısmı burada da görünürdü. Aynı gökyüzü, aynı başlangıç noktaları ve insanlık hala o noktalardan anlam çıkarmaya çalışıyordu. Her nesil, her çağ, her dil. Yeni araçlarla, yeni yöntemlerle ama aynı soru. Biz kimiz? Nereden geldik? Ne biliyoruz? Bu soru hiç bitmemişti. Ve bu yüzden bilgi de hiç bitmemişti. Yalnızca başlamıştı.
8 ay geçti. Kısa değildi. Ama o 8 ay boyunca hiçbir gün durulmadı. İlk 2 ayda resmi kazı izni çıktı. Irak Kültür Bakanlığı ile uzun görüşmeler, teknik belgeler, stratigrafi raporları, çevresel etki değerlendirmeleri. Al-Raşid, Bağdat'tan tüm süreci koordine etti. Hale örgütünün bakanlık bağlantıları işe yaradı, izin beklenenden hızlı çıktı. 3. ayda ekip genişledi. Hale'in önerisiyle 3 yeni isim eklendi. Bir jeolog, bir biyokimyacı, bir dijital arkeoloji uzmanı. Jonathan her birini titizlikle değerlendirdi. Jeolog ve dijital arkeoloji uzmanını kabul etti. Biyokimyacıyı reddetti, Brandt'ın önerdiği ismiydi ve Jonathan güvenmedi. Brandt itiraz etti. Hale Jonathan'ı destekledi. Brandt bir daha öneri yapmadı. Ama toplantılarda giderek daha az konuşmaya başladı. Bu sessizlik Jonathan'ı rahatsız ediyordu. Öfkeli insan konuşur, planlı insan susar. 4. ayda gerçek kazıya başlandılar. Eridu'ya döndüklerinde, tam ekiple ve tam ekipmanla, o delik hala açıktı. Taş yarım kaymış halindeydi. Kimse girmemişti aralarında. İlk gün yalnızca güvenlik değerlendirmesi yapıldı. Yapı mühendisi tavan ve duvar bütünlüğünü inceledi. Jeolog zemin istikrarlılığını ölçtü. Hava kalitesi analiz edildi. Her şey sağlamdı. 2. gün girdiler. Bu sefer farklıydı. Işık vardı, profesyonel kazı lambaları, uzun uzun aydınlatıyordu her köşeyi. Koridor ilk görüldüğünden daha uzun ve daha zengin görünüyordu. Duvarlar yeniden karşıladı onları. Lena duvarlara yaklaştığında titredi. Orada olduğunu bilmek ile tekrar orada olmak farklıydı. Koridor boyunca yürüdüler. İlk odaya geldiler. Nesne hala oradaydı. Platform üzerinde. Değişmemiş, bozulmamış, tam bıraktıkları gibi. Yeni ekip üyeleri onu görünce dona kaldı. Dijital arkeoloji uzmanı Keiko Yamamoto 3 farklı kamera açtı ve çekmeye başladı. Jeolog Pierre Dumont zemin altı sensörlerini yerleştirdi. Ve Sami bu kez hazırlıklıydı. Ses ekipmanını getirmişti. Daha güçlü, daha hassas. "Diğer odalara geçelim mi?" diye sordu Marco. "Evet," dedi Jonathan. "Ama önce bu odayı tam belgeleyin. Her santim." 4 saat sonra ilk odayı tamamladılar. Sonra ikinci odaya geçtiler. 7 oda vardı. Her biri farklıydı. İkinci odada semboller daha yoğundu, ama farklı bir sistem içindeydi. Spiral değil ızgara. Ve bu ızgara deseninde sayılar vardı. Sayı sistemi. 60'lık taban. Ama daha da öncesi, ilkel sayma işaretleri. Sanki insanın ilk saymayı nasıl öğrendiğini adım adım gösteren bir ders notuydu bu oda. Marco dondu orada. "Bu," dedi. "Bu bir matematik eğitimi. Sıfırdan başlıyor. Tek tek, 2, 3, sonra gruplamaya geçiyor, sonra çarpma, bu modern bir ders kitabından daha sistematik." 3. odada astronomi vardı. Yıldız haritaları, gezegen hareketleri, mevsim döngüleri. Tabletlerdeki yıldız haritasının çok daha kapsamlı hali. Ve onların yanında takvim sistemi, günleri, ayları, yılları organize eden ilk yapı. 4. odada biyoloji vardı denebilirdi. Bitki çizimleri, hayvan figürleri, insan vücudu şemaları. Ama çizimsel değil, sembolik. Sanki canlı sistemleri kategorize eden bir sınıflandırma alfabesi. 5. odada mimari. 6. odada hukuk. Kural sistemleri, anlaşmalar, toplumsal örgütlenme prensipleri. Ve 7. oda. 7. odaya girdiklerinde kimse konuşmadı. Çünkü orada farklı bir şey vardı. Diğer odalarda semboller duvarlardaydı. Ama 7. odanın duvarları boştu. Tam ortada küçük bir platform vardı. Ve platform üzerinde, çok daha küçük, çok daha ince, neredeyse kırılacakmış gibi görünen, tek bir tablet duruyordu. Tek bir tablet. Üzerinde yalnızca bir sembol vardı. Çember, çarpı, uçlarda noktalar. Ve altında tek bir cümle. Spiral sistemde. Lena'nın artık okuyabildiği dilde. Lena eğildi ve baktı. Uzun süre baktı. Jonathan bekledi. Lena doğruldu. Gözleri dolmuştu. "Ne yazıyor?" diye sordu Jonathan alçak sesle. Lena yutkundu. "Başlangıç burada değil," diye okudu. "Başlangıç sende." O gece çadırda Lena Jonathan'a döndü. "Anlıyor musun bunu?" diye sordu. "Düşünüyorum," dedi Jonathan. "Bütün bu sistem, bütün bu odalar, bütün bu bilgi, bunlar bir yer değil. Bir ayna. İnsanlığın kendi başlangıcını görebileceği bir ayna. Yani bilgi dışarıda değil. Bilgi her zaman içerideydi.
Bu yer yalnızca onu hatırlatıyor. Gösteriyor. O zaman 7. kapı. 7. kapı anladığın an, dedi Jonathan. Ve anlayış içeri değil, senden geliyor. Lena sessiz kaldı. Sonra çok alçak sesle şunu söyledi. Büyükannem o şarkıyı söylerken ne düşünüyordu acaba? Belki hiçbir şey, dedi Jonathan. Belki her şeyi, belki ikisi aynı şeydi onun için. 6. ve 7. aylarda analizler sürdü. Keiko'nun dijital modelleri tamamlandı. 7 odanın 3 boyutlu haritası oluşturuldu. Her sembol kataloglandı. Sayı, 17.342 ayrı sembol. Lena spiral sistemi %98'e taşıdı. Kalan %2'si hala belirsizdi, muhtemelen o çözülemeyen kısım çözülmeyecekti. Ama %98 yeterliydi. Metnin büyük çoğunluğu artık okunabiliyordu. Sami ses analizini tamamladı ve bir şey keşfetti, 7 odanın her biri farklı bir akustik özellik taşıyordu. Duvarların geometrisi, taşın kalınlığı, tavanın yüksekliği birbirinden farklıydı. Her oda belirli frekansları daha iyi rezonans ediyordu. Sanki her oda belli bir ses dizisi için tasarlanmıştı. Bu, dedi Sami, Mezopotamya müziğinin ilk biçimi olabilir. Her oda bir nota, 7 oda 7 nota ve bütünü çalındığında, oktav, dedi Jonathan, 7 nota bir oktav oluşturur. Evet abi, tam olarak. Marco stratigrafi analizini tamamladı. Kesin tarih vermek zordu ama M.Ö. 3900 ile M.Ö. 4300 arasında bir yapım tarihi güçlü bir olasılıktı. Bu, yazının, tekerin, şehir planlamasının henüz sistematikleşmediği dönemdi. Ama bu yapı o dönemde vardı. Bu nasıl mümkün, diye sordu Marco bir gün kendi kendine. Cevap yoktu. Ya da cevap vardı ama bilim henüz o cevaba yetişememişti. 8. ayın sonunda Jonathan Londra'daydı. Nature dergisinin editörüyle görüşmüştü. Bulgular ön değerlendirmeyi geçmişti. Peer review süreci başlayacaktı. Hale bu kararı öğrendiğinde bir şey söylemedi. Yalnızca başını salladı. Anlaşmaya sadık kaldı. Brand ise Jonathan'a son bir e-posta attı. Bu hata olacak. Hazır değilsiniz. Jonathan kısa cevap verdi. Belki. Ama artık karar bizde. Brand bir daha yazmadı. Yayın öncesi gece Jonathan odasında oturmuş makaleyi son kez okudu. Başlık şuydu, Eridu'nun altında, M.Ö. 4000 öncesine tarihlenen çok katmanlı bilgi sistemi üzerine bir ön rapor. Ortak yazarlık sırasıyla şöyleydi, Hartwell, Kovacs, Bellini, Haddad, Al-Raşid. Tarik Al-Raşid'in adı son sıradaydı. Ama Jonathan bunu kasıtlı yapmıştı. Son sıra genellikle kıdemli araştırmacı içindi. Ve Tarik hem en kıdemli hem de başlangıcın ta kendisiydi. Al-Raşid'i aradı. Telefon ilk çalışta açıldı. Jonathan, dedi yaşlı adam. Yarın yayınlıyoruz, dedi Jonathan. Sessizlik. Uzun, derin bir sessizlik. Baba, dedi Al-Raşid sonunda. Ve o kelimede her şey vardı. Teşekkür, hüzün, gurur, huzur. Evet, dedi Jonathan. Baba. Telefonu kapattı. Makaleyi kapattı. Pencereye gitti. Londra gecesi dışarıdaydı. Lambalar, arabalar, insanlar. Milyonlarca insan bu şehirde yaşıyordu ve hiçbiri şu an ne olduğunu bilmiyordu. Ama yarın sabah, makalenin yayınlanmasıyla birlikte, bu bilgi artık tüm insanlığa aitti. Ve bu yalnızca bir başlangıçtı. Çünkü 7 oda vardı. Ve her oda yalnızca bir anahtardı. Daha derine, daha eskiye, daha temele açılan. İnsanlığın kendini anlamasına uzanan. Jonathan içindeki sesi dinledi. Sakin, güçlü, döngüsel. Hep orada olmuştu. Hep orada olacaktı. Ve sabah olduğunda dünya biraz daha anlamış olacaktı. Sadece biraz. Ama bu yeterliydi. Başlangıç için. Son.